Arkadaşlar merhaba. Basit bir e-ticaret sitesi geliştirdim. Bu e-ticaret sitesini geliştirirken Directus ve Next.js kullandım. Daha önce yorumlarda bana Directus'la ilgili yorumlar gelmişti. Directus'u kullandınız mı vesaire gibi. Bununla ilgili bir video çekersiniz diye. İnternette baktığımda da pek fazla bir içerik göremedim açıkçası Directus'la ilgili. O yüzden dolayı da ben de kullanarak hem kendim öğreneyim hem de çekeyim istedim. Bu videoyu aynı zamanda hem Türkçe hem Almanca olarak hazırlamaya karar verdim. Aşağı tarafta Almanca kanal linkim de büyük bir ihtimal olacaktır. Eğer ki bana destek olmak isterseniz o kanalda abone olursanız sevinirim. Amacım sadece Almancamı geliştirmek. Bu yüzden de eğlenceli bir yöntem bulmak. Belki başarılı olurum, belki başarısız olurum. Açıkçası şu an için pek bir fikrim yok. Dediğim gibi destek olmak isterseniz Almanca kanalıma abone olursanız sevinirim. İleride yapmayı planladığım bazı projeleri sadece Türkçe, bazı projeleri sadece Almanca, bazılarını da iki taraf için de aynı şekilde yaparak devam edeceğim. Dediğim gibi destek olmak isterseniz abone olursanız sevinirim. Şimdi birlikte projemizi inceleyelim. Projemizi inceledikten sonra da birlikte yazmaya başlayalım. Evet, web sitemizde neler var? Şimdi web sitemize baktığımız zaman web sitemiz yine responsive bir yapıda, görmüş olduğumuz gibi ve buraya tıkladığımız zaman bir mobil menümüz ve burada bir sepet alanımızın olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kullanıcı girişi kaydı gibi alanlarımız var. Üst taraftaki header'ımızda search alanımız ve buradaki menülerimizin bazıları çalışmıyor. Bunları dediğim gibi hazırlamadım. Diğer videolarda isterseniz yine aynı şekilde bakabilirsiniz. All kategoriler bölümümüz görmüş olduğumuz gibi şöyle bir tasarım yaptım. Bu tasarımda herhangi bir kategoriye tıkladığınız zaman, ana kategoriye tıkladığınız zaman ana kategorinin ürünleri ya da alt kategorilerde yine aynı şekilde seçerek o alt kategoriye ilgili ürünleri getirebiliyoruz. Onun dışında herhangi bir ürünü sepete ekleyip yine aynı şekilde kullanabiliyoruz. Öncelikle bir user kaydıyla başlayalım. Zaten şu an herhangi bir ürünü add to cart deyip sepete eklemek istediğimiz zaman bize diyor ki giriş yapman gerekiyor diyor. O yüzden dolayı giriş yapıyoruz. Bir de tabii ki register page sayfamız var. Register page sayfamızda da yine aynı şekilde bakarak kullanabiliriz. Giriş işlemi için bu arada next out kullandık. Direct cookie'lere kaydettiği için session olarak kaydettiği için sayfamızı F5 yaptığımız zaman düştüğü için en mantıklısı ve en güvenilir olanı next out ile birlikte kullanması olacağı için ne yaptık? Next out kullanarak giriş işlemimizi gerçekleştirdik. Giriş yaptıktan sonra buradaki resmimiz değişiyor ve profil ve logout gibi alanlarımız var. Profil alanımız çalışmıyor. Logout'a bastığımız zaman yine aynı şekilde çıkış yapabiliyoruz. Onun dışında aşağı doğru geldiğimiz zaman ürünlerden herhangi birini sepete eklemek istediğimiz zaman buradaki fiyatı arttırdığımız zaman buranın da aynı şekilde arttığını görüyoruz ve add to cart diyerek ürünümüzü sepetimize ekliyoruz ve sayfamız yenilenmeden buradaki miktarda güncelleniyor. Bu verilerin hepsi görmüş olduğumuz gibi Directus'ta tutuyor. Directus'ta bütün işlemlerimizi data model bölümünden yapıyoruz ve buradan da ne yapıyoruz işte? Ekleme işlemini yapıyoruz. Eğer eklememiz gereken bir şey varsa ya da burada modellerimizi görebiliyoruz. Onun dışında user rol bölümünde user'larla ilgili rollerimizi tanımlayabiliyoruz. Access Policies bölümünde bir policy hazırlayıp user'ın yetkilerini belirleyebiliyoruz. Settings bölümünde user register gibi bölümler var. Mesela verify email yani kullanıcı giriş yaptıktan sonra eğer ki Directus'un ayarlarını yaptıysanız kullanıcıya onay maili göndertebiliyorsunuz. Bence oldukça güzel bir özellik. Ama bazı özelliklerinden yana benim açıkçası çok fazla hoşuma gitmedi Directus. Bir daha video çeker miyim pek zannetmiyorum. Kullanır mıyım? Açıkçası ihtiyacım olmazsa kullanmam diye de düşünüyorum. Bu tamamen benim kişisel kendi yorumum. Belki ileride daha da güzel bir şey geliştiği zaman belki kullanılabilir. Dediğim gibi zaten reklam değil. Ben olumlu olumsuz bir şekilde kendi yorumum neyse onu söylüyorum. Onun dışında başka ne gibi güzel özellikleri var? Flow özelliği oldukça güzel bir özellik. Bence diğer CMS'lerde görmediğim bir özellik. Cron job yani zamanlanmış görevler işlemlerini burada tanımlayabiliyoruz. Bir hata olduğu zaman mesela burada create flow diyerek kendimize bir şey oluşturabiliyoruz. Görev oluşturabiliyoruz ve bize duruma göre bilgi verebiliyor. Açıkçası kullanmadım. Bir iki tane YouTube kanalında hatta bir tane Türk YouTube kanalı var. O da çekmiş. Aynı şekilde bir iki tane de yabancı kanalda gördüm. İstiyorsanız siz birazcık karıştırabilirsiniz. Onun dışında başka eklentiler bölümü ve Marketplace'in şu an beta bölümünde olduğunu vesaire söylüyor. Şimdi onun dışında başka nelerimiz var? Buraya yeniden bakacak olursak herhangi bir ürünü sepete ekleyebiliyoruz. Herhangi bir ödeme yöntemi eklemedim. Buraya tıkladığımız zaman sepetimizdeki ürünleri görüp checkout dediğimiz zaman direkt siparişimizi tamamlayabiliyoruz. Hatta checkout diyeyim.
dedim mi? Evet dedim ve success dedi ve burayı temizledi. Ve daha sonra da buraya kart bölümünden bakın buradan temizledi zaten. Order ve order item'a aynı şekilde kaydettiğini görebiliyoruz. Evet, projemiz birazcık açıkçası basit oldu. Dediğim gibi Directus birazcık beni açıkçası sıktı. Benim çok fazla hoşuma gitmedi. O yüzden dolayı içerik üretmek çok da fazla istemedim. Yani bir yerden sonra sıkıldım. O yüzden dolayı bıraktım. Yoksa daha ödeme yöntemi ekleyecektim. Birazcık daha geliştirecektim aslında buna başlamadan önce. Evet, yani genel olarak projemiz şu an bu şekilde. Şimdi eğer hazırsanız projemizi geliştirmeye başlayalım. Destek olmak isterseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Aşağıda bir yorum bırakırsanız yine sevinirim. Şimdi projemizi yazmaya başlayalım. Evet, şimdi yeni bir proje oluşturarak devam edelim. Ve şimdi bunun için öncelikle bir tane klasör oluşturmamız gerekiyor. Bunun için isterseniz CMD kodlarını kullanabilirsiniz. Ben önceki videolarımda o şekilde yapmıştım. Bu videoda CMD kodlarını kullanmadan şeklinde yapalım. Şimdi şu şekilde bir klasör oluşturduğum normalde yolu tam olarak bu. Bu klasöre girdikten sonra buraya yukarı cmd yazarsanız otomatikman size bir kod ekranı açılacaktır ve direkt bu dosyanın olduğu yerden başladığını görebilirsiniz. Daha sonra yapacağımız adımları zaten yine aynı. Ben yine aynı şekilde şu arkadaşı yazacağım ve buraya yapıştıracağım. Daha sonra benden projemin ismini isteyecek. Projemizin ismini söyleyeceğiz ve bu dosyanın içine yeniden bir dosya oluşturarak devam edecek. Projemizin ismi şöyle yapalım. Comerce Next JS 15 Directus diyelim. Daha sonra TypeScript, S'in, Tailwind CSS ve ama SRC Directory'yi ben sevmiyorum. O yüzden no diyeceğim. AppRouter, TurboPack, Next.js 15 ile birlikte gelen bir özellik. Daha hızlı olmasını sağlıyor projemizin. O yüzden dolayı zaten tavsiye edilir. Büyük projelerinizde özellikle muhakkak kurmanızı öneririm. Ve import alias diyerek ne yapacağız? Buna yes diyeceğim ve bu şekilde kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bir dosya oluşturdu ve içine yüklemeleri yapıyor. Tabi biz bu dosyanın içinde değil, bu dosyanın içinde çalışacağız. O yüzden dolayı bir cd diyeceğim ve daha sonra npm run dev diyerek projemi kullanacağım. Tabi ben bunu bir de Visual Studio Code'da açmak istiyorum. O yüzden dolayı şu arkadaşın 2 saniye bitmesini bekleyeceğim. Kurulum bitti. Bittikten sonra şimdi buraya tekrar geliyorum ve cd diyeceğim. Ve daha sonra dosyamın ismini yazacağım ya da herhangi bir ismini başın harfini yazdıktan sonra tab tuşuna basarsanız gelecektir. Buna yazdıktan sonra dosyanın içine girdim ve kod nokta diyerek projemi Visual Studio Code'da açacağım. Daha sonra bu arkadaşla işimiz bitti. Şimdi dosyalarımıza genel olarak bakacak olursak şöyle bir bakalım. Burada bir app klasörü ve bir public dosyası olduğunu görüyoruz ve birkaç tane yine aynı şekilde dosya var. Bunları tabii ki daha önceki projelerimde de anlattım ve aynı zamanda kullanacağız. Zaten kullanırken de anlatmaya çalışacağım. Page.tsx bize normalde ilk başta gelecek olan sayfa bu sayfadır. Şimdi hemen projemize öncelikle bir terminal diyelim ve npm run dev diyerek projemizin kurulumunu yapalım. Bununla işimiz başlatma işlemini yapalım. Biz de buraya bir tane Next dosyası oluşturdu. Bu Next dosyası tabii ki GitHub'a vesaire yüklenmiyor. Bu Next dosyası biz bu projemizde çalıştırdığımız zaman bize ne yapıyor? Bunu oluşturuyor. Bazen bize ufak tefek sorunlar çıkarttığı da oluyor. Bazen bu dosyayı silip yeniden npm run dev diyerek yeniden oluşturmak tabii ki daha mantıklı oluyor. Şimdi localhost 3000'i yine aynı şekilde geleceğim burada açacağım. Ve daha sonra tekrar bakalım. Dediğim gibi app klasörünün içindeki page.tsx geldi ve bunları bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ben genellikle projelerimde zaten Shotgun kullanıyorum. Yine Shotgun kullanacağım. Şöyle sayfanın değiştiğini gösterebilmek için şöyle içini temizlemiş olayım. Şimdi Shotgun'da Next.js şu an ben videoyu çekerken Aralık ayı Aralık ayına gelmek üzereyim. 20 Kasım diye geçiyor. Şimdi ben bu videoyu çekerken belki Next.js 15 React 19'da tamamen güncellemelerin olmuş olduğunu, bitmiş olduğunu belki görebilirsiniz. Belki de artık direkt yazdığımız zaman düzgün bir şekilde çalışıyor olabilir. Şu an tabii ki düzgün bir şekilde tam olarak uyumlu olmadığı için bizim ona göre bir iki tane ayar yapmamız gerekebilir. Şimdi birlikte bunlara bakacağız. Next.js 15 React 19. Biz buradan herhangi birine geldikten sonra şöyle birazcık daha aşağı inelim. Şöyle bir bakalım.
Burada diyor ki arkadaşım diyor, eğer ki Shotgun Next.js 15'i kullanacaksan diyor şunları yapman gerekiyor diyor. Ya da yukarıda bir iki tane seçenek var. Aslında bu seçeneklerden bir tanesi diyor ki React 19, şöyle bakalım. Diyor ki şu dosya şunu eklemen gerekiyor diyor. Biz bunu normalde nereye ekliyoruz? Buradaki package dosyamıza buraya bir virgül ekleyerek yine aynı şekilde ekliyoruz. Biz bunu yaptığımız zaman neyi kullanıyoruz? 19'u kullanıyoruz. Birazcık daha aşağı inelim. Birazcık daha şöyle tekrar birazcık daha ineyim bakın. Diyor ki bazı şeyler diyor React 18'de çalışıyor diyor. O yüzden dolayı da diyor React 18 istersen diyor yükle diyor projeye diyor. Bu şekilde kullan diyor ve bununla ilgili detaylar bize burada söylemiş. Şimdi bazı şeylerin hala React 19'da sıkıntılı olduğunu görebiliyoruz. Belki siz bunu yaptığınız zaman projenizde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunlardan bir tanesi chartlar, mesela grafikler, yani ufak tefek sorunlar olabiliyor. Ben tabii ki en güncel sürüm olan React 19'a devam edeceğim ve ona göre ayarlarımı yapacağım. Bana burada söylemiş olduğu gibi şu arkadaşı yine aynı şekilde geleceğim. Buradan bir virgül ve buraya yazacağım. Tabii ki eksilerle herhangi bir işimiz yok ve buradaki bu artıları ne yapıyoruz? Başlarından siliyoruz. Ve son tarafta bu arkadaşta bir virgül olmaması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra tekrar gelip bakıyorum şöyle birazcık daha aşağı, bakalım başka neler var. Şu arkadaşı yazmamız gerekiyor. D'si ile birlikte. Çünkü shotgun normalde kurarken asla D'yi yazmıyorduk. Apex shotgun'la test init yazıyorduk ve bize yüklüyordu. Ama D ile birlikte biz aslında yanlış hatırlamıyorsam bir tane variant seçmiş oluyoruz. Yani işte bize sorular soruyordu. Bakın sormadı. Diyor ki use force ve use legal diye iki tane seçenek çıkıyor. Burada zaten use force'u kullanmam gerektiğini söylüyor. Tekrar yeniden bunu aynı şekilde söylüyorum ve kurulumumu başlatıyorum. Bunu yaptıktan sonra kurulumumuz tamam. Şimdi ben artık burada hangi komponentleri kullanmak istiyorsam artık rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Mesela buton. İlk başta butonu yükleyerek başlayalım. Buradan geldim npm dedim ve butonu yükledim. Peki ben bu butonu nasıl kullanacağım? Bunun kurulumunu yani kullanımını anlatayım. Daha sonra kullanabileceğimiz şeyleri e, yükleyelim ve daha sonra da ne yapalım, işte projemizi geliştirmeye başlayalım. Tabii ki ben genel olarak aklıma gelenleri yükleyeceğim ilk başta. Daha sonra ne yapacağız? Eksiğimiz varsa projemize daha sonradan dahil edeceğiz. Şimdi komponent dosyasında bize bir tane buton.tsx dosyası diye bir dosya oluşturduğunu görüyoruz. Biz bu arkadaşı yazdığımız zaman. Bu buton.tsx'e geldiğim zaman variant, outline, secondary, ghost, link gibi bir sürü şey olduğunu görüyorum. Şimdi burada bize hazır bir stil var. Şimdi öncelikle ikisinin arasındaki farkı görelim ve daha sonra da bu butonu kullanalım. Ve kendi özelleştirmelerimizi yapalım. Hemen npm run dev diyorum ve projemi tekrar yeniden ayağa kaldırıyorum. Localhost 3000 dedik. Biz şu an normalde nerede çalışıyoruz? Page.tsx'te çalışıyoruz. Ben şuradaki şu yapıyı sevmiyorum. Yani tam ortalık olmasın. Gözüme güzel gelmiyor. Şöyle bir tane normal HTML buton yazmam gerekiyor. HTML butonun içine test diyelim ve tekrar bakalım. Şu şekilde bir buton geldiğini görüyoruz. Şimdi ben projede Tailwind CSS kullandığım için ben buraya class name diyerek işte ne diyebilirim, mesela bg bilek diyebilirim. Örnek olarak mesela işte yazı fontu yazmam gerekiyor, onu yazmam gerekiyor, bunu yazmam gerekiyor. Birden fazla şeye ihtiyacım var. Ama şu an ben shotgun kullandığım için ne yapmam gerekiyor? Buraya tekrar geliyorum. B'si büyük komponent UI buton diyerek yine bu arkadaşı buraya ekliyorum. Ve içine tekrar yeniden bir test yazalım. İkisinin arasındaki farkı zaten direkt görmüş olduğunuz gibi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu butonun variant gibi bir iki tane özelliği var. Varyantın içine geldiğimiz zaman bakın şunu seçtiğim zaman bana kırmızı bir buton oluşturuyor. Ya da yine Ctrl Space yaparak Ghost diye başka bir buton oluşturuyor. Peki ben kendi varyantlarımı yazabiliyor muyum? Buraya tekrar gelip bir tane virgül ekledikten sonra ne yazmak istiyorsanız iki nokta ve buraya class'ınızı yazarak kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde size için de aynısını yapabiliyoruz. Buraya tekrar geldim. Boşluk bıraktım. Size dedim ve burada mesela SM'yi kullanmak istediğimi söyleyelim. Daha küçük bir ikon
oldu. İşte pardon, buton oldu. Bunları ne yapıyoruz? Kendimize göre değiştirerek kullanıyoruz. Ve ben yine aynı şekilde buna istersen bir class name yazarak da kullanabiliyorum. BG belli olması için şöyle Sky 400 gibi bir renk diyelim. Bu şekilde kullanabiliyorum. Tabi burada hover'ını vesaire yazmam gerekiyor. Ya burada yine aynı şekilde gelip bir varyant yazarım ya da bu şekilde kullanabilirim. Bunlardan en basiti olduğu için direkt buton üzerinde anlattım. Tabii ki diğerlerinde yine aynı şekilde kullanacağız ama temel olarak kullanma yöntemi bu şekilde. Ve kullanırken yapacağımız şey genellikle buradaki dokümantasyona bakmak olacak. Buradaki dokümantasyonda ne diyorsa aynı şekilde uygulayacağız ve tasarımlarımızı daha kolay bir şekilde ve daha güzel bir şekilde yaparak devam edeceğiz. Şimdi yüklememiz gereken şeyler şurada yan tarafta component bölümünde görmüş olduğunuz gibi bir sürü şey var. Ve sidebar'ın mesela yeni olduğunu görüyorum. Şu an tabii yeni, belki siz bunu izlediğinizde yeni olmayabilir. Şu şekilde bir sidebar mesela ekleyebiliyormuşum. Ama benim sidebar'lık bir işim ne olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir e-ticaret sitesi yapıyoruz. O yüzden dolayı daha sonra akordeon sıkça sorulan sorular gibi bir şey, bir alan yapar mıyız? Açıkçası emin değilim. İhtiyacımız olursa kullanırız. Alert, bunları kullanmayacağım. Alert diyalog kullanırım. Tıkladığımız zaman şu şekilde açılan bir şey var. Dediğim gibi ben şu an toplu bir yükleme yapacağım. Daha sonra bu yapmış olduğumuz toplu yüklemeden sonra eğer ki eksiğimiz varsa onları da yükleyeceğiz. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var aynı zamanda. Daha doğrusu bir sıkıntı değil. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ben bu arkadaşı yüklediğim zaman bana diyor ki butonun üzerine tekrar yazayım mı diyor. Bu arkadaşı yüklerken normalde içinde buton da yüklenerek geliyormuş. Bazen bu gelebilir. Buna yes ya da no diyebilirsiniz. Ben butonumun değiştirilmesi istemiyorum. Neden istemiyorum? Belki içine bir iki tane bir şey yazmış olabilirim. Tabi güncellemek istiyorsanız yes diyebilirsiniz ya da yeniden yükleyebilirsiniz. Daha sonra avatar bölümü bilmiyorum kullanır mıyız? Hadi yükleyelim. Belki kullanıcı girişlerinden sonra göstermek için belki ihtiyacımız olabilir. Batge, şu şekilde bir batge var. Bunu da yükleyelim hadi. İhtiyacımız olabilir. Ya da kendimize göre daha sonra belki düzeltiriz. Butonu yükledik. Şöyle bir takvim var. İşimiz olmaz sanırım. Şu şekilde bir kart var. Ürünlerimiz için bunu kullanabilirim. Bunu da aynı şekilde yükleyelim. Başka karosel bir slider alanımız var. Ürünlerimiz için e-ticaret sitesi yapıyoruz sonuçta. O yüzden dolayı ben bu slider'ı da kullanmak istiyorum. Başka grafik, bunu kullanmayacağım. Zaten dediğim gibi birazcık sıkıntıları olabiliyor. Belki bir sonraki projemde kullanabilirim. Ben de sıkıntılar o zaman zaten çözülmüş olacaktır. Bununla ilgili sıkıntıları çözebiliyorsunuz ama deploy'da vesaire denemedim arkadaşlar. Normalde son sistemin Lumos diye bir web sitesi yapmıştım. Onu yaparken React Next.js 15 kullandım ve React 19 kullandım ama Chart kullanmadım. Şunu da yine package dosyanızda en aşağısına yazarak kullanabiliyorsunuz. Belki ben bu videoyu, yani siz bu videoyu izlerken belki bu sorun düzeltilmiş de olabilir. Tabii ki, ama ihtiyacınız olursa bunun altına ne yapıyorsunuz? Şuraya aynı şekilde gelip ekliyorsunuz. Tamam, bunu da söylediğime göre biz işlemlerimize devam edelim. Chart'la bir işimiz yok. Checkbox bir işimiz olabilir. Bunu da yükleyelim. Yani kullanabiliriz. Belki kullanmayız, bilmiyorum. Combo box açılır bir menü, kullanırız diye düşünüyorum. Ama bu combo box'ın yüklenmesi birazcık karışık. O yüzden dolayı ilgili bölümde yapmak daha mantıklı. O yüzden bunu da atlıyorum. Diyalog penceresi, tıkladığım zaman şu şekilde bir diyalog açılıyor. Aslında alert diyalog kullanıyoruz ama bunu da yükleyelim. İkisini de ihtiyacımız doğrultusunda kullanabiliriz. Başka ne var? Drop down menümüz var. Açılır bir menü. İhtiyacımız olabilir. Bu yüzden dolayı bunu da yükleyeceğim. Başka form ekranımıza ihtiyacımız olabilir. Kaydolma işlemi olabilir. İşte başka işlemler olabilir. Sepet işlemleri olabilir gibi gibi. O yüzden dolayı yükleyelim. Hover kart bilmiyorum. Input alanına ihtiyacımız olur. Eğer ki form kullanacaksak butonun üzerine yazmak istemiyorum. Tekrar bu arada input'u yükleyeceğim. Başka label ihtiyacımız olabilir. Label'ı bazen kendinden yüklüyor. Bakın input'la birlikte yükleniyormuş. Label yüklendi zaten. Yüklemeyeceğim. Başka scroll araya select. Şöyle bir select menüye ihtiyacım olabilir. Bunu aynı şekilde yükleyelim. Separatör şöyle bir çizgi.
Bilmiyorum ya, gerek yok bence. Sheet kesinlikle kullanırım. Sepet işlemleri için, mobil menü için. Bunu aynı şekilde gelip yükleyeceğim. Başka animasyon ya yükleniyor için skeleton belki kullanabiliriz aslında. Çok da emin değilim. Olmazsa bunu da yükleyelim arkadaşlar. Skeleton da yükleyelim. Belki kullanırız. Slider'la bir işimiz yok. Şöyle bir slider ihtiyacımız olursa kullanırız. Şu an ama aklıma gelmiyor. Sonar diye şöyle bir alert var. Ben bunu kullanmıyorum. Bunun yerine Toast'u kullanıyorum. İkisinde birini kullanabilirsiniz. Yani burada bir buton olanı istemiyorum. Ben buna tıkladığım zaman hop, şu kapatalım tekrar. Bu daha güzel geliyor. Gerçi butonu vesaire tabii ki kaldırabiliyoruz kendi isteğimize göre. Bununla ilgili birazcık ayar da yapmak gerekiyor. Biz Toast'u kullanalım. Hemen ben şu Toast'u yine aynı şekilde gelip kullanacağım. Bu Toast'u kullanırken de bizim bunu ana layout dosyamıza eklememiz gerekiyor. Bununla ilgili dokümantasyona şu an buradan bakabilirsiniz. Ben şu an yapmayacağım. İlgili bölümü yaparken yaparız. Ya da isterseniz yapalım arkadaşlar. En azından göstermiş olayım. Şu an benim burada ana sayfamda bir tane buton.txt dosyam var. Ya da yüklenecek başka bir şey kalmadı zaten. Bunu da göstereyim. Şimdi ben şu butonu aynı şekilde gelip kopyalayayım ve benim ana sayfamda gözüksün. Bu şekilde kullanacağız. Tabii bu toast'u kullanabilmemiz için de const yani şunu yazmamız gerekiyor. Bunu da yine aynı şekilde gelip buraya yazıyorum ve kütüphanesine ekliyorum. Bu arkadaş sanırım use silent'ta çalışıyor diye hatırlıyorum. Şu an emin değilim. Birazdan kontrol ederiz. Bu arkadaşın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bir de layout'umuza bunu eklememiz gerekiyor. Layout bizim sayfamızın düzenini sağlayan dosya. Ve burada children'ın altına üstüne nereye istiyorsanız bu toastları eklemeniz gerekiyor. Biz buranın tasarımını daha sonra değiştiririz büyük bir ihtimal. Yani şey olarak ya da yeni layoutlar yazarız. Şimdi şöyle şuraya yine aynı şekilde toastları ekleyelim. Ve Ctrl Space ile birlikte yine aynı şekilde kütüphanesine ekledim ve kaydedelim. Tekrar ben burada npm run dev diyeceğim ve projemi hemen yeniden ayağa kaldıracağım. Şu arkadaşı kapatalım. Şuradan tekrar yeniden geleyim ve bu arkadaş bir açılsın bakalım ne olacak. Evet, görmüş olduğumuz gibi hata aldık. Neden? Çünkü use diyor ki use silent da kullanılabilir diyor. O zaman ne yapacağız? Yukarı geleceğiz, buraya bir use silent yazacağız. Zaten söylemiştim bununla ilgili hata alabiliriz diye, problem yok. Show toast'a bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu işlem başarılı bir şekilde çalışıyor. Ben burada istediğim gibi ayarları yapabiliyorum. Aynı zamanda buraya tekrar gelip burada arkadaşta da bir varyant özelliği vardı sanırım. Şu mesela kırmızı bir varyant. Buna tıkladığımız zaman kırmızı bir şekilde geliyor. Şimdi yapar mıyız, kullanır mıyız, kullanmaz mıyız açıkçası şu an için bilmiyorum. Ama ben genellikle projelerimde bu arkadaşa muhakkak bir tane de success ekliyorum ki elimin altında hazır olsun. Şu arkadaştan şöyle yine aynı şekilde gelip bir tane daha kopyalıyorum. Şöyle enter ve buradaki varyantına bunun success diyorum. Daha sonra şuna ihtiyacımız yok ve bg green 500 dersem sanırım olur. Evet, şöyle şuna da şöyle dersem eee, çok emin değilim. Burayı değiştirmemiz gerekebilir. Birazdan bakalım. Şöyle tekrar geldim. Buraya tekrar geldim. Sildim. Success'i aynı şekilde ekledim. Tekrar yeniden Show Toast'a basıyorum. Yeşil bir tonda bu şekilde geldi. Tamam, bir sıkıntısı gözükmüyor. Bunu da bu şekilde ayarlamış olalım. Şimdi genel olarak Next.js ile ilgili kuracaklarımız bu kadar. Tabii ki daha yükleyeceğimiz başka paketler de olabilir. Hatta aklımdayken şu paketi de yükleyelim. Bu paket de bizim çok işimize yarayacak. Bu paket bizim ikon paketimiz tabii ki. Yani olmazsa olmazımız. Normalde Shotgun'la birlikte gelen ikon paketleri var ama bazen yeterli olmuyor. O yüzden dolayı biz bu paketimizde yine aynı şekilde yükleyelim. İhtiyacımız olduğu zaman bu siteye gelip buradan search ederek ne yapacağız? Kullanmak istediğimiz ikonu yükleyeceğiz. Bunu da şu şekilde hemen yüklüyorum ve daha sonra bunu da zaten dediğimiz gibi kullanacağız. Şu an için işlemlerimiz okey gibi. Şimdi yavaş yavaş projemizi oluşturmakla
oluşturarak devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş tasarımımızı yapmaya başlayacağız. Daha sonra tasarımımızı yaptıktan sonra da buna uygun bir backend yaparak devam edeceğiz. Öncelikle dosya düzenimizle başlayalım. Dosya düzeninden kastımız şu şekilde olacak. Biz şimdi normalde bizim ana sayfamız ve diğer sayfalarımızda sabit yapılarımız olacak. İşte footer'ımız olacak, header'ımız olacak. Bunlar ne olacak? Tüm sayfalarda aynı olacak. O yüzden dolayı bizim buna göre bir layout yapısı kurmamız gerekiyor. Bu yüzden dolayı app klasörünün içine tekrar yeniden geleceğim. Şu şekilde bir parantez aç kapat yapacağım ve buraya rotalarım isminde bir dosya oluşturacağım. Bu rotalarım dediğimiz dosya aslında hiçbir işe yaramıyor. Yani normalde gözükmüyor. Bizim gruplamamıza yarıyor. Şimdi normalde tekrar yeniden buraya yeniden bir tane daha dosya açayım ve daha rahat anlatabilmek için buraya home diyelim. Ve bizim buradaki page.tsx'i buraya taşıyacağım. Ama taşımadan önce tekrar göstereyim, bakın. Localhost 3000 bu sayfa geliyor ve page.tsx'in içinde tam olarak zaten burası var. Yani ben bu page.tsx'i home klasörün içine taşırsam benim buradaki home'u yazmamam gerekiyor. Yani şöyle tekrar göstereyim. Buradaki bu arkadaşa yes diyoruz. Yolları düzeltiyor. Şurada bir şey geliyor. Bunu da kaydedelim. Tamam. Tekrar yeniden sayfamı yenilediğim zaman görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi normalde eğer ki ben buraya tekrar gelip parantez açmadan bir tane dosya oluşturursam, about dersem ve tekrar bunun içine page.tsx dersem ve rafçıya about diyelim şöyle ve buraya tekrar gelip about dersem görmüş olduğumuz gibi bu sayfa gelecektir. Yani bizim buradaki bu klasörümüz ne işe yarıyor? Parantez içindeki klasörümüz dosyalarımızı gruplamamıza yarıyor. Şimdilik about dosyamı yeniden sildim. Şimdi ben dosyalarımı dediğim gibi gruplamak istiyorum. O yüzden dolayı rotalarımın içinde işlemlerime devam edeceğim. Buraya öncelikle şu şekilde yine bir private dosya alt tire kullanarak bu dosyanın erişilemeyeceğini aslında söylemiş oluyoruz. Diyoruz ki components diyoruz ve bunu aynı şekilde oluşturuyorum. Ve home dosyasında yine rotaların içine tekrar taşıyorum. Ve bunu taşıdıktan sonra bakın bu da yine aynı şekilde rotaların içinde 2 tane açıklama dosyasının içinde. Ama sayfamda herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Hala ana sayfamız bu şekilde. Şimdi ben bunu neden yaptım? Çünkü benim burada birden fazla sayfam olacak. Örneğin yine aynı şekilde buraya tekrar geleyim. Yeniden about diyelim. Bir tane page.tsx diyelim ve tekrar rafc diyelim. Öncelikle buradaki page isimlerini muhakkak değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar neden değiştiriyorsunuz? Çünkü deploy ederken bu page ismi bize problem yaratıyor. Ben rafça yazdığım zaman bu şekilde hızlı bir şekilde gelmesini sağlayan eklentiyi de hemen şuradan size söyleyeyim. Şu eklentiyi kullanıyorum. Onun dışında Table CSS kodları için de bu eklentiyi kullanıyorum. Bunun ikincisini kurmanızı yani kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi tekrar yeniden buraya geldiğimiz zaman yeniden about yazdığımız zaman görmüş olduğumuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi biz bu dosyaları neden grupladık? Çünkü biz buradaki gibi bir layout yapısı yapmak istiyoruz. Yani ben burada rotalarım için tekrar geleceğim. Bir tane dosya oluşturacağım. Buradaki dosyanın isminin aynısı olacak. layout.tsx. Ben bunu oluşturur oluşturmaz bakın sayfalarım direkt hata vermeye başlayacak. Çünkü içinde herhangi bir şey yok. Tekrar buraya yeniden gelip bir tane rafçı dersem ve kaydedersem ben sadece bu sayfamın içini görüyorum. Şimdi ben burada bir düzenleme yapacağım ve bu diğer sayfaların içindeki verileri nerede göstermek istediğimi de ayarlamış olacağım. Şimdi hemen birlikte bunu yapalım. Öncelikle layout şeyine bir isim yazalım ve diyelim ki out layout diyelim ve buraya tekrar geleceğim, bir tane interface diyeceğim ve diyeceğim ki out layout props diyeceğim. Sonra bir tane children diye bir değer oluşturacağım ve diyeceğim ki react node diyeceğim. Ve bu arkadaşı da tekrar geleceğim. Burada söyleyeceğim. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi buradaki bu return'ün içini direkt ben bu şekilde temizleyeceğim. Şöyle yapacağım. Şimdi ben burada öncelikle bir tane children yazacağım ve tekrar sayfama baktığımda about sayfasının içinde about page ve burada bunları rahat bir şekilde görebiliyorum. Şimdi bunu nasıl oluşturma amacımıza gelelim. Tekrar buraya geliyorum. Bir tane daha folder oluşturacağım ve menü diye bir dosyam olacak. Tekrar yeniden gelelim. Bir tane footer.tsx diyelim ve rafc diyelim. Menü dosyasına neden menü diye oluşturdum? Çünkü header'ımda çok fazla menü olacak. O yüzden dolayı işte mobil menüsü var, header'ı var, işte search alanı var, user butonu var. Bunların hepsini gruplayabilmek için ben genellikle menü klasörü içinde
bunları toplayarak devam ediyorum. Daha sonra menü dosyamın içine tekrar gelelim. Bir tane şimdilik header.tsx oluşturalım. Ve bunu da bu şekilde yazalım. Sonra tekrar geleceğim ben buraya. Diyeceğim ki header. Header'ımı geldim buraya ekledim. Tekrar buraya yeniden geleceğim ve diyeceğim ki footer diyeceğim. Tekrar gelip biz bu arkadaşı kaydettiğimiz zaman header ve footer'ın aşağıda sabit kaldığını görüyoruz. Ve buraya tekrar yeniden about dediğim zaman görmüş olduğumuz gibi header, footer sabit kaldı. About page bu tarafta kaldı. Yani yapımız genel olarak bu şekilde olacak. Buraya tekrar yeniden bir tane div yazacağım ve bu children'ı bu div'in içine taşıyacağım. Ve buraya da diyeceğim ki class name minimum h screen olsun ki footer'ım benim her zaman aşağı tarafa taşsın. Yani aşağı tarafta olsun her zaman. Bu şekilde bunu göstermiş olacağım. Şimdi dosya yapılarımız genel olarak bu şekilde olacak. Şimdi artık tasarımımızı yapmaya devam edebiliriz. Evet, şimdi bunları oluşturduk. Hemen bir header ve footer tasarımı yaparak başlayalım. Şimdi footer tasarımım birazcık daha basit olacağı için öncelikle footer tasarımıyla başlayacağım ve daha sonra da header tasarımımızı yapacağız. Footer'ımız için öncelikle kullanacağım bir iki tane link vesaire bir şeyler olacak. Bunu ChatGPT'ye direkt hazırlatabilirsiniz açıkçası. Ben de uzun uzun pek fazla uğraşmak istemiyorum. O yüzden dolayı şuraya şöyle direkt yapıştıracağım. Title ve links diyeceğim. Benim işte burada About Us, Customer Service, Products, kurallar gibi alanlarım olacak. Polyjuster gibi alanlarım olacak. Bunları ne yapacağım? Footer'ımda göstereceğim. Standart bir footer ayarı için. Şimdi biz burada bir tip belirledik. Title ve links dedik. Çünkü biz TypeScript kullanıyoruz. Eğer ki JS kullanıyor olsaydık herhangi bir tip belirtmemize gerek yoktu. Hatta ben genellikle aslına bakarsanız bunları bir constans dosyasıya bir dosyanın içinde saklıyorum. Daha sonra burada çekiyorum. İsterseniz o şekilde de yapabiliriz. Şöyle yapalım olmazsa. Tekrar buraya yeniden geleyim. Şuraya tekrar yeniden bir tane daha klasör açalım. Constans diyelim. Ve bunun içine tekrar bir tane index.ts diyelim. Buradaki bu arkadaşı direkt buraya yapıştıralım. Ve bu arkadaşa da export diyelim. Çünkü ihtiyacımız olabilir. Aynı şekilde bir footer section diye bir alanım daha olacak. Bunu da tabii ki yine aynı şekilde export etmem gerekiyor. Ve burada bakın söyle ismi benim footer section. Tipi buradaki bu arkadaş, yazmış olduğumuz arkadaş ve title ve linksleri de burada bunlar bu şekilde göstermiş oluyoruz. Şimdi gelelim footer bölümümüzün tasarımını yapmaya. Footer tasarımımda mavi tonunda bir renk kullanmak istiyorum. Header'ımda da çünkü benzer bir rengi kullanacağım. Buraya hemen bir class name bg blue. Aslına bakarsanız genellikle ben sık kullandığım dosyaları Tailwind config dosyasında da kullanıyorum. O şekilde de yapabilirdik. Ya da şimdilik bu şekilde gidelim, duruma göre bakarız. PY12 tekstine white ve LG'de PX64 diye bir değer kullanacağım. Bunu header'da vesaire değil aynı şekilde kullanacağım. Tekrar buraya yeniden bir tane daha div yazalım ve bu div'e class name ekleyelim ya da bir şey eklemeyelim. Daha sonra gerekirse ekleyelim. Buraya tekrar yeniden bir class name flex call md'de flex row yani alt alta olsunlar diyeceğim. Justify between aralarındaki boşluklar için gap 8 py 12 diye. Tekrar yeniden geldiğim zaman buraya yeniden bir div ve class name ve full diyelim ve md'den itibaren sayfanın 1 bölü 4'ünü kaplasın diyelim ve burada da bir logo yazısı yazsın. Şu an için bir logo ayarlamadım. Olmazsa birazdan ayarlarım header'ımızda yapmak için zaten. Şimdi en azından bu şekilde bir yapımız olsun. Evet, logoya alanımız buraya geldi. Şimdi gelelim bunun yan taraflarındaki alanlara ve ben bu logonun altına bir de küçük bir de yazı da yazmak istiyorum. Class name margin top 2 tekli sm olsun ve lorem 10 dersem şu şekilde bir yazı da bana yazacaktır. Sayfamızı büyüttüğümüz zaman sağdan soldan boşluklara bu şekilde güzel bir yapı oldu. Şimdi aynı şekilde ben burada bu yukarı yazmış oldum, pardon, Konstans dosyasını yazmış olduğum bu arkadaşları döndürmek istiyorum. O yüzden dolayı şöyle yapacağız. Karışmasın, şunları şöyle yapalım, tamam. Bu divin bitmiş olduğu yere şuradan tekrar geleceğim. Bir süslü parantez footer section nokta map diyeceğim. Sonra
Ben burada section isminde bir değerle içindeki değerlere erişmek istediğimi, bir de index diye bir değer oluşturacağım ki eğer ki index değeri vermezsem deploy ederken bize sıkıntılar yaratabilir. Şimdi burayı yaptıktan sonra ekstra bir şey daha göstereceğim. Bunda muhakkak eğer proje yayınlamayı düşünüyorsanız sürekli yapmanızı öneririm. Çünkü diğer türlü en son hatalarla uğraşmak daha zor olabiliyor. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Bir tane div aç kapat yapacağım. Ve burada diyeceğiz ki k index. Ve class name'ine ve full diyelim yine yukarıdaki gibi mdd ve 1 bölü 6 diyeceğim bu sefer. Çünkü ben yan yana alanlarımız vesaire olacak, bu şekilde yapsam daha güzel bir tasarım oluyor çünkü. E3 diyeceğim şuraya ve burada diyeceğiz ki section'ın içindeki zaten değerlerimiz geldi. Çünkü biz burada ne yaptık? Bir link şu tanımlamayı yaptık. Bir tip tanımlaması yaptık ve bunu kullandığımız için ve burada tipini söylediğimiz için bunlar geliyor. Eğer ki geliyorsa bir sorun yok demektir ve görmüş olduğumuz gibi bunları yan yana yazdım. Şimdi aynı şekilde ben burada bir tane de ul kullanalım. Aslına bakarsanız ul değil, link yapısı vesaire bir şeyler de kullanabilirdik. Ama alt alta sıralayacağımız için bunu kullanmak sanırım daha kolay olacaktır. Şöyle yapalım hemen. Class name, sonuçta ben burada şu an bunlara link vesaire vererek uğraşmayacağım. Sadece tasarım güzel gözüksün diye. Yani burayla başka uğraşmayacağım. Sadece başlangıçta güzel bir tasarım elde etmek için burayı da yapmak istiyorum. Tek sevmem. Genellikle yaptığım projelerde tasarıma birazcık fazla önem veriyorum açıkçası. Çünkü tasarım bana kalırsa videolarımı daha güzel gösteriyor diye düşünüyorum. O yüzden dolayı da buna dikkat etmeye çalışıyorum. Buradan tekrar geleceğim. Links diyeceğim ve map diyeceğim. Ve daha sonra bir tane parantez link ve virgül idx diyeceğim. Sonra tekrar yeniden bir parantez ve bunun içinde ne yapmak istiyorsak söyleyelim. Diyelim ki li k idx diyelim ve class name'ine bir hover ekleyelim ve diyelim ki underline üstüne geldiğiniz zaman bir kursor pointer gelsin diye. Ve burada da linkleri zaten döndüreceğimi söyleyeceğim. Evet, şu şekilde bir footer'ımız oldu. Bence güzel gibi. Bir de alt tarafında bir copyright yazısı yazalım. Olmazsa bir de şu arkadaşın boyutu sanki birazcık küçük oldu. Bu arkadaşı başlık gibi durmadı. Buna bir font semi-bold diyelim. Ve text'ne de LG desem sanırım daha büyük gözükür diye düşünüyorum. Tamam, şu şekilde oldu. Burası da tamam. Alt tarafına da bir copyright yazısı yazarak footer bölümünü de burada bitirmiş olacağım. Tekrar şuraya gelip bir tane bu div yazalım. Burası mı? Evet, burası. Tamam. Buraya ben şu şekilde bir div yazayım. Evet, bunu da düzeltmem lazım gerçi. Şöyle. Evet, şöyle yapalım. Bakalım nerede durdu? Burada durdu. Pek güzel durmadı. Bu arkadaşları birazcık hemen süsleyelim. Öncelikle div class name diyelim. Bir border top diyelim ve border'ımıza blue 400 gibi bir renk söyleyelim ki çok sırıtmasın. M'ye 5 diyelim. Tekrar yeniden bir tane daha div açalım. Aslında açmasak da olur galiba, bakalım. Ya da içine ekleyelim. Bir margin top vesaire bir şeyler yazarız. Evet, şuraya tekrar geleyim. Buraya bir class name diyelim. Ee, Şöyle yapalım. Flex call diyelim. Belki yan tarafına falan bir şeyler de eklerim ya da dursun. Flex row diyelim. Justify between item center. Başka p'ye 5 diyerek boşluğu vermiş olacağım ve bir de yazı birazcık ufak olsun istiyorum. Evet. Şimdi responsive mi aynı zamanda, ona da bakalım. Responsive bir sıkıntı yok. Şuna en azından burada bakın ortalamış olduk şununla birlikte. MDRO şeyle Justify Between Item Center'la. Bu olay yazını ortalamış olduk. Mobilde daha güzel bir görüntüsü oldu. Evet, burası da güzel bir yapı oldu. Şu logo için bir alan, bir resim ayarlayacağım. Aynı zamanda header'ımızla yine aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi header'ımızı yaparak yine aynı şekilde devam edelim. Şuradakilerin hepsini şöyle kapatıyorum ve header dosyamı açıyorum. Şimdi header dosyamın içinde öncelikle
birden fazla şey kullanacağım. Bunlardan bir tane işte user bölümü olabilir, sepet işlemi olabilir gibi gibi çeşitli alanlar olacak ve bunları olabildiğince parçalayacağız. Şimdi parçalamaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Projenizi eğer ki yayınlamayı düşünüyorsanız muhakkak npm run build diyerek sürekli projenizi kontrol edin. Buradaki hataları baştan kontrol ederseniz deploy sırasında daha az hatayla karşılaşabilirsiniz. Bu hatalar ne gibi hatalar olabilir? Zaman zaman esnint hatalar olabilir. Zaman zaman mesela örnek olarak söylüyorum, ben burada footer'ı çağırmışımdır. Üst tarafta kalmıştır bu. Bunu silmeniz gerekiyor olabilir gibi ufak tefek teknik hatalar kalabilir. O yüzden dolayı npm run build yaparak sürekli olarak bunu kontrol etmenizi öneririm. Şimdi gelelim buradaki tasarımımızı yapmaya. Hemen buradaki div'e tekrar gelelim. Class name flex call diyelim. Çünkü ben header'ımda birden fazla alan yapacağım. Bu alanlar nasıl alanlar olacak? Şu şekilde bir tane öncelikle yukarı bir tane çizgiyle duyuru alanı gibi bir alan yapacağım. Hemen ondan başlayalım. Şöyle bir div ekleyelim ve diyelim ki class name H6 LG'den itibaren H8 olsun. Background'u blue 900 olsun. Aşağı tarafta da aynı rengi kullanmıştım zaten. Tek center flex item center ve justify center diye. Evet. Sonra bu arkadaşın içine bir tane P yazalım ve P'ye de lorem 10 diyeceğim. Şöyle 10'luk bir yazı olsun. Bu yazıyı okunaklı bir hale getirelim. Text'ini white ve text'ine XS diyelim. Ama LG'den itibaren birazcık daha büyük olsun diyelim. Şu şekilde bir yazımız oldu. Güzel. Belki birazcık padding vesaire de verebiliriz. Ya şimdilik dursun durma yani. Gerçi H'lerle verdik boyutu. Birazcık daha belki büyütebiliriz. Gerek var mı? Bakılır. Tamam. Şimdi burası birinci footer'ımız, birinci header'ımızdı. Şimdi hemen aynı şekilde yeniden bunun içine bir tane daha div yazacağım ve class name burada bir border button kullanmak istiyorum. Normalde gizli olsun. LG'den itibaren gözüksün. Sonuçta bir mobil menümüzde olacak. Ve LG'den itibaren PX32 X'lardan itibaren PX64 diyeceğim. Bu sağdan soldan boşluklar için bu yapıyı kullanacağım. Tekrar yeniden gelelim. Buraya bir class name container ekleyeceğim ve mx auto ile ortaya almış olacağım. Hizalamış olacağım daha doğrusu. Tekrar yeniden bir tane daha div yazalım. Class name flex call diyelim. Yine alt alta şeyler olabilir. O yüzden dolayı ama tabi mobilde. LG'den itibaren de aslına bakarsanız flex call yazmama gerek yok. Zaten border bottom hidden dedik biz zaten buraya. Biz mobilde aslında göstermeyeceğiz. O yüzden dolayı biz buraya bence direkt flex row diyerek devam edelim. Justify between item center text exist diyelim ve text slate 500 ve padding 3 diyeceğim. Evet. Şöyle bir alanımız oldu. Burada da benim ufak ufak menülerim olsun istiyorum. Bunları ekleyeceğim buraya. Bunlar mobilde gözükmeyecek zaten. Sadece şeyde gözükecek. Mobilde de biz bunları mobil menüde gösteririz. O yüzden dolayı buraya tekrar bir flex row ve gap 6 diyelim. Evet, şunları şöyle ayarlayayım. Tekrar yeniden buraya bir tane link ekleyerek devam edeceğim. Şimdi normalde bunları aslına bakarsanız döngülerle constant dosyasına yapmak daha mantıklı olabilirdi. Ama ben bunun için bir hazırlık yapmadım. O yüzden dolayı şöyle bir about us yazısı yazmış olayım. Şuradan şöyle bir iki tane daha yine aynı şekilde kopyalayayım. Dediğim gibi bunları normalde diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi şeyle hazırlamış olsaydık daha güzel olurdu. Ben şu an hazırlamadım. Tekrar videoyu da başlatmak istemedim. O yüzden dolayı 3 tane değer zaten şu şekilde yazarak yapmış olacağım. Siz burayı döngü şeklinde yaparsanız daha profesyonel bir yapı olacaktır. Evet, bu da tamam. Görmüş olduğumuz gibi mobilde küçülüyor ama diğer buraya geldiğimiz zaman LG'den itibaren gözükmeye başlıyor. Güzel. Şimdi mobil menüyü de zaten ne yapacağız? Sadece LG'de göstereceğiz. Şimdi aynı şekilde ben ortada bir yazı da olması istiyorum.
Bu yazıda da işte %100 secure delivery without contact gibi bir yazı yazsın. Bu arkadaş da yine aynı şekilde gizli olsun ama LG'den itibaren blok şeklinde gözüksün ve yazımız da ortalı olsun diyeceğiz. Şu şekilde bunu da buraya attık. Evet. Şimdi bir şey daha eklediğim zaman ben buraya bu yazı otomatikman buraya ortaya gelecektir. Bu bölüme de işte telefon numarası gibi bir alan ekleyelim ki tasarımımız daha da güzel bir hale gelsin. Tekrar buraya yeniden bir div diyeceğim. Class name flex row up 2 diyeceğim ve bir span yazalım buraya. Diyelim ki need help call use beni ara arkadaşım diyelim. Tekrar yeniden buraya gelelim. Bir tane daha span ve buradaki class name'e fontuna semibold diyelim ki telefon numaramızı koyu halde yapabilelim. Şöyle bir telefon numaramız olsun. Tamam. Bu da tamam. Bu üst taraf tamam. Şimdi artık alt tarafa geçeceğiz. Biz bunu hala logo ayarlamadım ben bu arada. Logo da ayarlayalım. Mobil menüyü yaparken resimlerimizi de düzeltelim aynı zamanda. Bunun altına yeniden şuradan tekrar yeniden geleceğim. Bu arkadaşlar küçülttüm. Burada tekrar yeniden bir class name flex px4 diyelim. LG'de px32 xlarge'da px64 diyelim ve justify between diyerek bunu da yazmış olalım. Item center bir de hadi py4 diyelim. Evet. Şimdi ilk alanımızda bizim bir tane bir şeyimiz olacak. Mobil menümüz olacak. Şöyle isterseniz ekleyeyim, daha sonra bunu zaten değiştireceğiz. Şöyle yapalım, menü, evet. Aslına bakarsanız biz bu menüyü burada hiç eklemeyelim. Şöyle yapalım. Evet, şöyle kalsın. Şöyle gelelim biz buraya. Tekrar bu menü bölümüne yeniden geleyim. Buraya bir tane mobile menü nokta tsx rafc diyelim. Ve bunun içine de şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki menü şeklinde bir ikon ekleyeceğim ve daha sonra burada bu mobile menüyü söyleyeceğiz. Neden bunu böyle yaptık? Çünkü ben buna tıklandığı zaman açılan bir sayfa yapacağım. Ama şu anlık tasarımı bozmamak için, yani şu anlık bununla ilgilenmemek için bunu bu şekilde yapıp yerini belirletmiş oldum. Daha sonra bunu zaten düzenleyeceğiz. Bu arkadaş normalde tabii ki ne olacak? Sadece mobildeyken gözükecek. O yüzden dolayı normalde sen arkadaşım flex olacaksın ama LG'den itibaren gizleneceksin diyeceğiz. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi yok. Buraya geldiğimiz zaman geldi. Şimdi bu arkadaşın yanında muhakkak olması gereken şey logomuz olmalı. Hemen bu arkadaşımıza gelip diyelim ki text 2x large diyelim şimdilik, daha sonra resme göre değiştiririz. Burada font semibold diyelim ve şu arkadaşa bir de MR2 ML2 diye iki tane bir de şey eklemek istiyorum. Çünkü şundan dolayı ekleyeceğim. Evet, şurada, evet, içine bir şey yazalım ondan sonra gelsin olmazsa. Buraya tekrar logo diyelim. Tam hizalayabilmek için şöyle tekrar bakalım. Şu an tam hizalı. Bu MR ile ML'yi eklemediğim zaman yukarı tarafta galiba başka bir şey kullandım. Tam hizalanmadığı için bunu ne yapacağız? Bu şekilde hizalamış olacağız ve tam şeyini kullanacağız. Diğer yukarı tarafta konteyner kullandım. O yüzden dolayı aslında burada konteyner kullanmayacağım. Ne yapacağım? ML, MR2 ile tam hizasını vermiş olacağım. Bu da tamam. Logodan sonra orta bölüme bir ne ekleyeceğim? Search alanı eklemek istiyorum. Hemen buraya tekrar bir class name diyelim. Text, base ve flex row item center diyelim. Gap 3 LG'de gap 6 font semibold diyelim. Evet, şöyle şurayı şöyle birazcık daha büyüteyim, rahat gözüksün. Tamam, font semibold MR yukarıda verdim zaten. Tamam. Evet, burada ekleyeceğim diğer bir şey ne olacak, ya da şöyle yapalım.
Biz biz burada user gibi bölümlerimizi gösterelim. Şurada da tekrar yeniden bir tane daha alan oluşturayım. Burada da ne göstereceğim? Gizli bir alan olsun. Burada arama butonu search alanı gibi alan eklemek istiyorum. Burada flex mx4 diyeceğim ve muhakkak relatif diyeceğim. Çünkü içeride absolute bir yapı kullanarak search ikonunu input'un üzerine yerleştirmeye çalışacağım. Hemen burada bir input diyelim ve şunu yazalım. Ve dedik ki LG'den itibaren gözlük, diğer türlü gözükme dedik. Evet, küçülttüğümüz zaman bu şekilde, büyüttüğümüz zaman log alanımız geldi. Şimdi bu arkadaşa hemen bir iki tane class yazarak devam edelim. Öncelikle rengi hiç belli değil. O yüzden dolayı background slate 100 diye böyle grimsi bir ton vereceğim. Ve bu arkadaşa mdd ve 96 diyeceğiz. Gerçi LG'den itibaren gözüküyor. MD'yi yazmaya gerek yok. LG'den itibaren ve 450 piksel diyeceğim. XH'dan itibaren ve 700 piksel diyeceğim. Tekstine SM diyelim. Ve PY6 ile birazcık genişletmiş olalım. Evet, şu şekilde bir yapı oldu. Hemen bu arkadaşa bir de placeholder verelim. Placeholder'da search for product yazsın. Ve içine de dediğim gibi bir tane ne yapacağız? İkon ekleyeceğiz. Absolute right 3 diyelim. Top 3 diyelim. Sanırım P'ye 6 olduğu için otomatikman gelecektir. Evet, bu da tamam. Evet. Bu da tamam. Şimdi artık geriye ne ekleyeceğiz? Buradaki şu yazmış olduğum şu div'in içine doldurarak devam edeceğim. Burada da benim işte user bölümüm gibi alanlarım olacak. Hemen bu arkadaşa class name bir tane border yazalım. Rounded full diyelim. P2 ekleyelim ve buraya bir tane user diye bir ikon eklemek istiyorum. Evet, şöyle bir ikon geldi. Aslına bakarsanız bunu daha sonra parçalamamız, başka bir yere almamız gerekebilir. Yani şimdilik dursun, olmazsa tekrar yeniden bir tane daha div ekleyelim. Burada class name diyelim. Yine aynı şekilde bu arkadaşın normalde mobilde gizli olmasını istiyorum. LG'de flex olsun diyelim ve buraya da şimdilik şöyle bir para tutarı yazalım. 0.00 diye bir alan yapalım. Evet, şöyle güzel durdu ama mobilde gizli kalsın. Zaten sepet için bir ikon koyacağız. Burada sadece ana sayfada birazcık daha şekil olsun diye bunu eklemiş olacağız. Tekrar yeniden buraya bir tane daha div ekliyorum. Aslına bakarsanız burası da bizim sepet işimiz. Yani aslına bakarsanız şöyle yapsak daha mantıklı. Buraya tekrar yeniden gelelim. Kart nokta tsx rapce dersem ve buraya da tekrar kart diyerek bu arkadaşı ekleyebilirim. Şimdi bu kartın içinde hemen şöyle diyelim ki class name yine aynı şekilde border, relatif bir yapı, background'u red olacak ve rounded full diyeceğim. Ve P2 diyerek şu şekilde bir tasarım yapacağım. Bunun içine de bir tane shopping back diye bir ikon ekleyeceğim. Yukarıda zaten relatif dedik. Üzerine ne yapacağız normalde? Sepette kaç tane ürün varsa göstermeye çalışacağız. Text 600 diyerek de bunu bu şekilde yazdım. Tekrar yeniden bir tane div açalım ve içine 0 diyelim. 0'ı göstereceğiz sonuçta. Class name'ini absolute, text'ini sm, sm'de xs desek daha mantıklı olabilir belki. Evet, daha küçük. Bu arkadaşın da aynı zamanda background olsun istiyorum. Red 600 olsun. Evet. Rounded full. Başka text white diyelim. Tamam. PY1 diyelim. PX2 diyelim. Tamam. Şimdi bu arkadaşı hizalaması kaldı. Hizalama için de eksi top 2 dersem nasıl olur? Güzel gibi. Bir de eksi right 3 diyerek onu bu tarafa getirmiş olacağım.
Evet, mobilde bir sıkıntımız var mı? Mobilde de bir sıkıntımız yok. Bunlar bu şekilde güzel bir şekilde durdu. Şimdi aynı şekilde buraya bir kategori alanı ekleyerek devam edeceğim. Evet, şimdi kategoriler bölümümüzü yaparak devam edeceğiz. Öncelikle menü bölümüme 2 tane kategori ekleyerek devam edeceğim. Diyeceğim ki all categories .tsx rafc diyelim. Sonra tekrar yerden geleyim ve bir de main menü tsx diye bir alan daha yaratayım. Bunu da yine aynı şekilde yazalım. Daha sonra header'ımıza eklememiz gereken alan tam olarak şurası. Şimdi ben öncelikle bununla ilgili burada ne yapacağız? Bir div yazacağız ve daha sonra bu 2 tane arkadaşı burada çağıracağız. Bunları ben şu şekilde yapacağım. Bu divin içinde yapacağım ama öncelikle tabi hizalama işlemi için benim bu arkadaşa bir class name yazmam gerekiyor. Hizaları da rahat bir şekilde görebilmek için şöyle yapabiliriz. All kategori isteyerek bu arkadaşı buraya çekeriz. Ve bir de neydi? Main menü diyerek bunu da buraya yazabiliriz. Evet. Bunun ikisi görmüş olduğumuz gibi alt alta geldi. Şimdi ben bunları öncelikle mobilde gözükmesini istemiyorum. Ama LG'den itibaren flex bir şekilde gözüksün. Ve PY4 bir tane border olsun altında. Flex row olsun. LG'de PX32, Xlarge'da PX64 diyeceğim ve MX2 ile bir hizalama item center ve birbirlerinden ayrı olmaları için de justify between diyeceğim. Evet, şu şekilde geldiler. Küçülttüğüm zaman da bu arkadaşlar bu şekilde gitti. Şimdi hemen All Categories bölümünü yaparak başlayalım. Şimdi All Categories bölümünde ben bir tane drop down menü kullanmak istiyorum. Daha önce drop down menüyü yüklemiştik. Yine aynı şekilde geleceğiz. Buradan kütüphanelerini ekleyeceğiz. Şimdi birazcık daha ben açıkçası buraya yeni bir 2 tane daha kütüphane eklemek istiyorum. E, buradakiler tam olarak bize yeterli gelmeyecek. Bakalım diğerlerinde acaba var mıdır? Menü. Buraya tekrar bakalım. Burada kullanılmamış sanırım. Buna baksak burada da yok büyük bir ihtimal. Birazcık daha aşağı inelim. Buradaki örneklerde yok. Problem değil. Şimdi şöyle yapacağız. Normalde ben burada bir grup label gibi 1-2 tane şey oluşturabiliyorum. Mesela tekrar yani bu drop down özelliklerinden bir tanesi. Example bölümünde galiba örnekleri var. Şöyle yapacağız. Drop down bakalım. Örnek göstermeye çalışayım. Neden? Bakın. Drop down menü arrow gibi bir şey var mesela burada. Radix diye 1-2 tane kütüphane var. Mesela ben drop down menü grup kullanacağım. Bu arkadaşın aynı zamanda bir de Radix olanı var. Bize problem çıkartabileceği için o yüzden biz şurada yukarıda kütüphanelerimizi kendimiz burada eklersek daha mantıklı olur. Bunlardan bir tanesi. Bu arkadaştan bir tane daha kopyalayacağım. Sub trigger olacak. Bunu ekleyelim. Yine aynı şekilde sub content'ine ihtiyacımız var. Bunu da buraya aynı şekilde yazalım. Başka menu trigger sub menü item değil. Bir de drop down menü sub olması gerekiyor. Bakalım gelecek mi? Şunu ekleyelim yine aynı şekilde. Bu da tamam. Tamam. Bu böyle olması gerekiyor. Şu an için bir hata aldık mı? Evet, diyor ki bunu bulamadım ben diyor ya da virgül eklememişsin diyor. Evet, virgülleri eklemediğimiz için gelmemiş olabilir. Tamam. Şimdi bu eklemiş olduğumuz şeylerle birlikte ben şunu yapacağım. Mesela profilin üzerine geldim. Buranın yan tarafında işte yani kategorim olduğunu varsayalım. Ve kategorim ne olacak? Aynı zamanda burada alt kategorilerini açacak. Öyle bir tasarım yapmaya çalışacağım. Öncelikle tetikleyicimizi düzelterek başlayalım. Öncelikle bu arkadaşa bir shield diyelim. Ve içinde bir div kullanalım. Ve bu div'i birazcık şenlendirelim. Tabii şöyle yapacağım. Öncelikle bir tane menü ikonu ekleyeceğim. All kategori isteyeceğim. Ve bir de ekstradan chevron down diye bir ikon ekleyeceğim. Evet, şöyle bir şey oldu. Tabii bunları yan yana eklememiz gerekiyor. Hemen buraya geldim. Flex row item center gap 3 text'in white olsun. Başka background'un sky 500 istiyorum. px8 rounded
2x large diyelim. P'ye 3, bir de üzerine geldiğimiz zaman bir şeyler gözüksün. Evet, şöyle bir şeyimiz oldu. Üzerine geldiğimiz zaman da el işaretimiz var. Şimdi yapacağımız diğer bir şey, trigger'ımızın içinde bir tane content'imiz var. Bu content'imiz içinde yeni bir tane sub menü oluşturmak. Tabi bunları oluştururken de drop down menü drop down menü grubu kullanacağız. Evet, eklemedim mi acaba? Menü grup. Bakın radix ve şey geldi. Eklememişiz. Bunlara dikkat edelim. Eğer ki bir hata alırsanız yukarı sonra tekrar çıkıp radixleri silip muhakkak components UI butonları ekleyin arkadaşlar. Geldim yine tekrar aynı şekilde bunu yazdım. Bu arkadaşın içinde benim drop down menü sub trigger'ım olacak. Bir tetikleyici ekleyeceğiz buraya. Bunu buraya yazacağız. Bu arkadaşım da bu arada başlangıçtan başlamasını istiyorum. O yüzden start diyeceğim ve class name'ine ve 60 diyelim. Text slate diyelim. 600 olsun, birazcık sönük ve margin top 3 diyelim. Şöyle tekrar bakalım. Bunu bu şey yapamadığını söylüyor. Neden dolayı bunu diyor? Bu arkadaşı kullanabilmemiz için bizim bunları bir de drop down menü menü sub diye bir şey var. Bunun içine almamız gerekiyor. Yani hepsi bunun içinde olacak. Şöyle olacak. Böyle yaparsak tamam. Görmüş olduğumuz gibi burada bir okla bir şeyler çıktı. Burayı düzelteceğiz zaten. Şu an için biz bu trigger'ımızı içine bir şey yazmadığımız için bir şey gelmedi. Şöyle kaydedecek olursam tekrar bakarsak görmüş olduğumuz gibi ne yapacağız? Burada açılacak menüleri teker teker söyleyeceğiz. Tamam. Şimdi ben burada şimdilik deneme amaçlı tabii ki bir tane kategori user diyelim ya da en mantıklısı olur ve profil diyelim. Daha sonra zaten bunları değiştireceğiz arkadaşlar. Trigger özelliğine de class name'ine P3 diyelim. Evet, şöyle birazcık şey olsun. Güzel. Şimdi biz burada ne yapacağız? Açılır bir tane bir şey istiyoruz yanında. Yani açılır menümüzde gözükecek bir şeyler olacak. O yüzden trigger'ın bitmiş olduğu yere tekrar yeniden geliyoruz. Drop down menü sub content diyeceğiz. Ve bu arkadaşa da yine aynı şekilde bir class name yazarak V60 diyelim. Boyutunu söyleyelim ve text plate 600 diyelim. Daha sonra buraya ne eklemek istiyorsak teker teker söyleyeceğiz. Drop down menü item mesela bir settings ekleyelim şimdi. Deneme amaçlı bunları sileceğiz sonuçta. Settings yazalım. Evet. Tamam. Padding 3 vermemiz gerekiyor sanırım, küçük bir de. Diğer tarafta vermiştik ya, boyut şey olmadı. Aynı olmadı çünkü. Ya da vermesek daha mı iyi? 2 diyelim. Ya da bir şey vermeyelim arkadaşlar. Ama şunu ekleyebilirim. ML 1 eklersem sanırım. Evet, şöyle ayrı birazcık daha şey olacağı için daha güzel duracaktır. Bunları ne yapacağız? Bu şekilde kullanacağız. Tabi ben şuradaki şu label'ı istemiyorum. Şu separatörü en aşağı ekleyelim. Duruma göre ihtiyacımız olursa kullanırız. Bu şekilde bir tasarım yaparak devam edeceğiz. Tabi bizim burada normalde şu an kategorilerimizle ilgili ben bunları şu an teker teker yazmıyorum. Neden yazmıyorum bu kategorileri? Çünkü zaten biz bunları bir API ile çekeceğiz ve burada listeleyeceğiz. Şu an tekrar ekstra bir yük bindirmek istemiyorum ama genel olarak tasarımımızı bu şekilde ne yaptık? Ayarlamış olduk. Şimdi ben tekrar yeniden bu item'dan bir tane daha gelip kopyalarsam, bir tane daha gelip kopyalarsam yan yana 3 tane aynı şekilde açılacaktır. Tekli kullanmak istersem de
bunları yine aynı şekilde böyle kullanabileceğim. Öncesinde bu şekilde bir ön hazırlık yapmış olalım. Şimdi aynı şekilde main menümüzü yaparak devam edelim. Şimdi main menümüzde yapmadan önce şu logomuzu düzeltelim olmazsa, hatta main menü ile ilgili ben bir şeyler için bir de konstans dosyası hazırlamadım. Onları da yine hazırlayayım. Öyle devam edelim. Şimdi header bölümümüze tekrar gelelim. Bizim burada bir tane logo alanımız olması gerekiyor. Nerede? Evet, şu. Ben bu logo alanında bir resim kullanmak istediğimi söylemiştim. O yüzden dolayı bir tane size vermiş olduğum dosyalarda logo.png diye bir dosya var ve bunu public dosyamıza atıyoruz. Einkaufen, yani alışveriş demek Almanca. Biz de ne yapacağız? Yine aynı şekilde bu logoyu kullanacağız ve image kütüphanesinde yine aynı şekilde ekleyeceğiz. Alt muhakkak ekleyin arkadaşlar. Hem SEO için önemli hem de deploy ederken bunu eklememişsiniz diyor. Width ve height değerlerini neden ekliyoruz? Width ve height değerleri resmin gerçek boyutları. Eğer ki bunları söylerseniz resmimiz daha net olur ama daha sonra class name'de de resminizi küçültebilirsiniz. Bakın şurada bir sorun var. Bunu da düzeltmek istiyorum. Bunun için burada x large değil 2x large da 700 dersem herhangi bir sorun olmayacaktır. Her alanda gözükecektir. Aynı şekilde bir de footer'ımda bir logom var. Bunu da düzeltmek istiyorum. Aslına bakarsanız footer için bu logonun beyazını yapsam daha mantıklı olurmuş ama sıkıntı değil. Bu şey yapalım, biz direkt buradakinin aynısını böyle kopyalayalım ve aynı şekilde kullanalım. Evet, şöyle image kütüphanemizi yine aynı şekilde ekledik ve buraya yazdık. Evet, bu da burada bu şekilde gözüktü. Dediğim gibi beyaz ikon olsa belki daha güzel durabilirdi. Ama şimdiyken de bir sıkıntı yok. Evet, kategoriler bölümümüz tamam. Logomuzu düzelttik. Şimdi main menümüzü yapalım ve daha sonra diğer alanlarımızda yine aynı şekilde devam edelim. Evet, şimdi main menümüzü de yapalım. Aynı zamanda main menümüzü de buradaki mobil menümüzde göstererek devam edelim. Normalde kategoriler bölümümüzü de aslında göstermemiz gerekiyor ama öncelikle kategorilerle ilgili işlemlerimizi vesaire yaptıktan sonra orası için farklı bir tasarım yapmamız gerekebilir mobil menü için. Çünkü bu arkadaş yana doğru açılıyor. Mobil menü yana değil aşağı doğru açılması gerekiyor. O yüzden dolayı da farklı bir tasarımın ihtiyacı olabilir. Biz o yüzden dolayı şu an main menüyü yapalım. Daha sonra da gerekirse ne yaparız? Projenin sonuna doğru da işte mobil menünün diğer tarafında yaparak devam edebiliriz. Şimdi main menü için hemen şöyle ilgili dosyayı açalım. Ve bu dosyada önce index.ts'e bazı şeyler eklemek istiyorum. Bunlar ne? Benim nav linkimdeki kullanacağım şeylerin tipleri. Hemen şöyle şuraya bir export yazalım ve nav linklerimizin tipleri bu şekilde olacak. Daha sonra linklerimde benim neler olacak? İşte home olacak, shop olacak. İşte bir tane kategori, iki tane daha doğrusu kategoriyi burada getirmeyi düşünüyorum. Sonuçta daha sonra değiştiririz. Blog ve bunlar yine aynı şekilde olacağını söylüyorum. Daha sonra tekrar gelelim bizim main menü sayfamıza. Ben burada bu arkadaşa diyeceğim ki flex bir yapı olsun. Kap dörtlük bir boşluk olsun diye. Daha sonra tekrar nav links. Evet, gelmedi. Export yazmamış olabilirim. Hemen şöyle export yazalım. Ve buraya da nav links diyerek bunları bir döngüye sokalım. Sana erişebileceğim ismi link olsun ve index diyelim. Sonra tekrar geliyorum burada. Bir tane link yazacağız. Ve bu linkin içinde de benim link nokta label'ım hrefinde link nokta hrefim ve key özelliğinde muhakkak veriyoruz. Burada da indeksimizi söyleyeceğiz. Evet, görmüş olduğumuz gibi şu şekilde oldu. Bu arkadaşlar çok yakın. 6 yaparsak birazcık daha düzgün duracaktır bence. Hatta bunu bence LG'den itibaren şöyle yapalım. LG'den itibaren gap 8 X-Large'dan sonra gap 12 diyelim. Evet, şöyle daha mantıklı olacaktır. Evet, güzel. Şimdi bunların aynı zamanda üzerine geldiğimizde küçük bir efekti de olsun istiyorum. O yüzden buraya bir class name hover efekti ekleyelim ve diyelim ki bg blue 100 rounded xarch
ve evet bunu böyle yazarsak köşeleri yuvarlayacak çünkü. Bir de padding 2 ekleyelim. Tamam, şöyle olsun. Bir de yumuşak bir geçiş için translation diyelim ve duration 500 diyelim. Evet, yumuşak bir geçişle bu da tamamlandı. Şimdi geriye artık ne kaldı? Mobil menümüz kaldı. Mobil menü içinde buradaki bu sayfaya tekrar geliyorum. Buradan sheet'imizi açıyoruz. Yan taraftaki menüden sheet'i bulduk. Buradaki kütüphanelerimizi yine aynı şekilde ekliyoruz. Yüklemediyseniz yapmanız gereken şey şunu kopyalamak. Terminalde çalıştırmak. Tekrar geliyoruz burada. Şunu şöyle şuraya yapıştırdım. Şu menüyü buraya geldim. Buraya yapıştırdım. Şöyle ve tekrar bakıyoruz ne oldu ne bitti. Küçülttük. Tıkladığımız zaman bu şekilde geldi. Burada yapacağımız şey şuradaki description'ı silip buraya yeniden bir div yazmak ve bu divin içinde de main menümüzdeki şu arkadaşı yeniden gelip çalıştırmak. Daha sonra nar link kütüphanesi, başka link kütüphanesi bunları ekleyeceğiz ve Ctrl 9'da şöyle sıralayayım. Şöyle bir yapı oldu. Sayfamızı yukarıdan yenileyelim. Bazen şu hatayı alabiliyoruz görmüş olduğumuz gibi. Bu hatayı şöyle yapacağız. Description bölümüne sanırım as dersem sanırım düzeltir. Bir daha bakalım. Tekrar bakalım. Evet, bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bunlar tabii ki burada yan yana pek de güzel durmadı ya da bunları ona göre değiştirmemiz gerekiyor. Şey yapabilir. Yan yana aslında bir sıkıntı yok gibi de. Şöyle yapalım biz. Biz bunları yan yana eklemeyelim. Bunlara flex call diyelim ve boşluklar içinde gap 1 diyelim. Item start diyerek de başa alırsam daha güzel duracaktır. Burada da ne kullanalım? Bizim logomuzu kullanalım. Header bölümünden şu logoyu alıp buraya atarsam bunu da bu şekilde ayarlamış olurum. Evet, şöyle. Evet, bakalım tıkladık, logomuz ve menülerimiz bu şekilde ayarlı. Evet, bunu da bu şekilde yaptık. Tasarımımız şu an belli başlı tamam gibi. Birazcık artık backend işlemleriyle devam edip daha sonra projemizi ona göre şekillendirerek devam edebiliriz. Evet, şimdi bir backend'e ihtiyacımız var. Bu backend için de DirectX kullanacağız. DirectX'u ben daha önce kullanmadım açıkçası ve ilk defa kullanacağım. Daha önce NPM'e yüklemeye çalıştığım zaman ufak tefek hatalar aldığını görüyordum. Çünkü Docker makinelerde genellikle düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu yüzden dolayı da render.com'dan faydalanacağız. Render.com'dan faydalanırken öncelikle bu bir reklam değil. Onu baştan söyleyeyim. Ücretsiz olarak kullanabileceğimiz bir alanı var. Yani aylık 75 saat mi öyle bir şey. O yüzden dolayı ne yapacağız? Biz de bunu kullanacağız. Eğer ki uzun süre DirectX'ta işlem yapmazsanız yani bir istek falan atmazsanız otomatikman kapatıyor. Bu yüzden dolayı da zamanınız boşa gitmiyor. Yani olur da istek atarsanız baktığınız sayfanız loading'de birazcık dönüyor. Makine istek atıldıktan sonra bir 3-4 dakika sonra otomatikman geldiğini tekrar zaten görebilirsiniz. Şimdi gelelim işlemlerimizi teker teker yapmaya. Öncesinde Not Directus diye bir tane dosya hazırladım. Bu public dosyasının içinden siz de aynı şekilde alabilirsiniz. Bu dosyayı nereden bulacaksınız? Benim web siteme geldikten sonra tabi bunun içinde olacak. Ben şu an buraya eklemediğim için gösteriyorum. Buradan herhangi birine tıkladığınız zaman File and Images bölümüne tıkladığınız zaman bu videoda kullanmış olduğum tüm resimleri ve dosyaları sizinle paylaştığım bölümleri görebilirsiniz. Kaynak kodları da isterseniz bana destek olmak için satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim işlemlerimize. Şimdi bunun için dediğimiz gibi render.com'da bir üyelik oluşturmamız gerekiyor ve bize burada iki tane şey lazım. Bunlardan bir tanesi PostgreSQL. Bir tane PostgreSQL oluşturarak başlayacağım. PostgreSQL'imize bir isim vererek başlayalım. PostgreSQL'imizin ismi Einkaufen, yani Almanca alışveriş anlamına gelen bir kelime olarak kullanalım. Daha sonra database ismine yine Einkaufen diyebiliriz. Değiştirebiliriz zaten bunu. User bölümüne yine bu şekilde söyleyeceğim. Daha sonra free olarak kullandığımızı söyleyeceğiz zaten. Daha sonra create database diyerek database'imizi oluşturacağız. Bu arkadaşın oluşması birazcık zaman alıyor. Burası available yazdığı zaman videoyu yeniden başlatacağım. Evet, görmüş olduğumuz gibi available yazdı. Available yazdıktan sonra aşağı doğru kaydırdığımız zaman burada bilgilerimizi görebiliyoruz. Şimdi size vermiş olduğum bu Not Directus dosyasını birlikte düzelterek devam edeceğiz. Öncelikle bizim Directus admin paneline girebilmemiz için
Bunlara ihtiyacımız var. Yani bir admin e-mail ve bir admin password'a ihtiyacımız var. Peki biz bunları nereden biliyoruz? Direct to IO'nun sitesine geldiğiniz zaman burada search bölümüne environment variable files yazdığınız zaman burada kullanabileceğiniz her şeyi görebilirsiniz. Sadece benim anlattıklarım değil, başka bir şeylere de ihtiyacınız olursa yine aynı şekilde buradan yapabilirsiniz. Ben tabii ki videoyu daha kısa tutmak için bunları ne yaptım? Bu şekilde yazdım ve düzelttim. Bir tane admin e-mail ve bir tane admin password gerekiyor. Bizim giriş yapabilmemiz için hangi SQL'i kullanacaksak, yani hangi veri tabanını kullanacaksak onu söylememiz gerekiyor. Şöyle buraya tekrar gelip db silent yazalım ve PostgreSQL için bunu da kullanabiliyoruz. Bu arada birazcık daha şöyle birkaç enter daha yapayım. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi diyor ki PostgreSQL için bunu ya da bunu kullanabilirsin. MySQL, Oracle ne kullanıyorsan buraya bunu yazmak zorundasın diyor. Daha sonra DB host kısmımız var. Bu DB host kısmında şu şekilde bir şeyler yazmış olduğumu görüyorsunuz. Bu yazmış olduğum şeyi şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi normalde bizim burada bir veri tabanımız var ve bize burada bir host name veriyor. Normalde ben bu host name'i aslında buraya direkt yazabilirim. Ama render.com'dan mı çalışıyoruz? Nerede çalışıyoruz? Belli değil. O yüzden dolayı da bizim bunu buraya eklememiz gerekiyor. Peki ben bu isim belki şu an size verdim. Belki değişmiş de olabilir. O yüzden dolayı bunun check'ini yapmanız gerekiyor aslında. Onu da göstereyim. Bunun için external database URL bölümü var. Bu arkadaşı şöyle bir gösterin. Daha sonra buraya kopyalayıp yapıştırın. Ve daha sonra buraya tekrar baktığınız zaman bakın. Şurası db host kısmı. Yani şunu bulacağız. Buradan tekrar arayalım. Bakın daha sonra Orion PostgreSQL işte neyse işte postgresrender.com bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani bize tam olarak lazım olan şey bölüm burası. Ve tüm bilgilerimizin de aslında burada yazmış olduğunu görüyoruz. Tabii biz bunu bu şekilde kullanmıyoruz. O yüzden teker teker ne yapacağız? Yazacağız. Bunu yine aynı şekilde geldim ve buraya yapıştırdım. Diğer tarafla aynı olmak zorunda. Diğer türlü veri tabanına bağlantı yapamazsanız çalışıyor gibi gözükür. Bir telefonunuz pardon bir directory'sunuz kapalıp açıldıktan sonra bilgilerinizin gitmiş olduğunu görebilirsiniz. Açıkçası ben de diğer türlü yapmıştım. Daha sonra bir hata aldım. O yüzden dolayı da bu şekilde tekrar yeniden video çektim. Çünkü normalde dediğim gibi ben de bunu ilk defa kullanıyorum. Bir hatam olursa şimdiden kusura bakmayın. Database kısmına bunu arkadaşı yine aynı şekilde gelip yapıştırıyorum. Ve daha sonra username bölümüne de yine aynı şekilde bunu yapıştırıyorum. Parola bölümümüz yine aynı şekilde bu arkadaşı yapıştırıyoruz. Course Origin ve Course Enabled gibi SSL gibi birkaç tane ayar olduğunu görüyoruz. Bunları bu şekilde yapıyoruz. SSL'ye izin veriyoruz. Course'a izin veriyoruz. Course Origin ayarlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra yayını aldıktan sonra belki orijinal ayarlarımızı değiştirmemiz gerekebilir. Bunun için şu an için bir şey söyleyemeyeceğim ama bunu isterseniz birazcık daha araştırabilirsiniz. Sadece web sitenizden gelen istekleri kabul edebilmesi için buraya başka bir URL vesaire yazılabilir. Cache Enabled ve Cache Story genellikle tavsiye edilen ayarlar. O yüzden dolayı bunu yazıyoruz. Bu arkadaş da şu işe yarıyor. PostgreSQL'in gerekli olduğunu söylüyor. Yani şunu diyor aslında. Ben bir önceki videoyu çektiğimde normalde tabi size göstermediğim sildiğim videoda şöyle bir şey var. Eğer ki ben bunu yazmazsam ve bunu require dersem otomatikman hata olduğu zaman bana ne yapacak? Bir hata verecek ve projeye giriş olmayacak. Yani ben burada aslında diyorum ki veri tabanı gerekli arkadaşım diyerek burada bunu söylemiş oluyorum. Admin stratejisine password diyorum ve storage locations'la ilgili default ayarları seçiyorum. Bu ayarlar dediğimiz gibi şu an için böyle yaptım. Belki daha sonra değiştirmemiz de gerekebilir. Bunları da ne yaptım? Buradan yine aynı şekilde bu dokümantasyona bakarak hazırlamaya çalıştım. Şimdi bu yazmış olduğumuz ayarları tabii ki burada kullanmayacağız. Ben sadece buraya ne için yaptım? Kolay bir şekilde kopyala yapıştır yapabilmek için aynı şekilde yazdım. Şimdi gelelim Directus ile ilgili işlemlerimizi yapmaya. Bunun için tekrar buraya geliyorum. Buradan bir tane new diyeceğim ve buradan bir tane web servisi açmak istediğimi söyleyeceğim. Exciting image diyeceğim ve buraya Docker makinemle ilgili bilgileri yazacağım. Şuraya bir image URL yazarsak Directus diye bize otomatik olarak bunu yükleyecektir. Görmüş olduğunuz gibi giriş bilgileriyle ilgili no credential diyor. Yani giriş bilgilerini biz burada tanımlayamıyoruz. Nerede tanımladık? Zaten burada tanımladık. Bazı sistemlerde giriş bilgilerini burada tanımlayabiliyoruz ama Directus diyor ki arkadaşım diyor tanımlayacaksan diyor environment'ında tanımlayacaksın diyor ve bizden bu şekilde istiyor. Daha sonra connect diyoruz ve bu arkadaşın
Kurulumu evet birkaç ayar daha yapacağız. Free diyeceğiz daha sonra. İsmi Directus olsun. Daha sonra evet burada environment bölümlerinin olduğunu görüyoruz. Şu an buraya kadar yazmış olduğumuz tüm dosyaları şöyle kopyala yaparsam ve aynı şekilde gelip buraya yapıştırırsam ve buraya tüm bilgilerin aynı şekilde yapıştığını görebilirsiniz. Üzerinden de geldiğimiz zaman gelip kontrol edebiliyoruz. Bunlar tamam. Daha sonra deploy web service diyerek bu arkadaşı çalıştırıyoruz. Şimdi öncelikle bir iki tane bir daha burada bir şeyler söyleyeyim. Bu arkadaşın açılması birazcık zaman alacak. Eğer ki kurulması zaman alacak. Şu link üzerinden çalışacağız. Şimdi normalde dediğim gibi uzun süre giriş yapmadınız. O zaman yapacağınız şey tekrar buradaki loglara tıklayıp buradan bir istek attıktan sonra çalıştığını direkt yine aynı şekilde görebilirsiniz. Ya da herhangi bir istek attınız mesela auto işlemi bir hata aldık diyelim mesela bu soruya bir işlem yaptığımızda o zaman ne yapacağız? Yine gelip buradan kontrol edeceğiz. Environment'larımızla ilgili daha sonra bir değişiklik yapmak istersek yine aynı şekilde gelip burada environment'larımızı düzenleyebiliyoruz. Previous Jobs gibi birkaç tane daha alan var. Events bölümünden buradan adımlarımızı takip edebiliyoruz. Bir hata aldıysak burada bir kırmızı işaret oluyor. Eğer ki işlem başarılıysa yeşil bir tik işareti oluyor. Tabii şu an daha bekleme aşamasında olduğumuz için bize bunu yazıyor tabii. Şu an birazcık bekleyeceğiz ve daha sonra kurulum bittikten sonra yeniden devam edeceğiz. Evet burada görmüş olduğunuz gibi your service is live dedi. Diyor ki mutlaka diyor bir tane secret vermen gerekiyor diyor ve public URL gibi çeşitli ayarlar da vermen gerekiyor diyor. Daha önce ben bunları yapmadığım için şu an için bilmiyorum ama ben de dediğim gibi zaten araştırarak aynı şekilde bunları yapacağım. İnternette de yine aynı şekilde birazcık araştırdım. Daha önce zaten bununla ilgili video çeken de olmamış ne Türkçe ne İngilizce. Aynı zamanda birazcık dokümantasyon okuyarak yine aynı şekilde ya da GitHub'daki dosyalara bakarak yine aynı şekilde ben de benzerini yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu benzerini yapmaya değil, kendim ona göre bir kurulum yapıp kendim burada yeni sıfırdan bir proje oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi bu arkadaş öncelikle daha önce eğer ki izlediyseniz Pocket Base gibi çalışıyor. Birazdan zaten göstereceğim. Deploy bunun için bir sunucumuzda bir de SDK da kurmamız gerekecek. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi deploy bölümünde görmüş olduğumuz gibi Events bölümünde bunu görebiliyoruz. Artık şu linke tıkladıktan sonra yukarıda vermiş olduğum şu bilgilerle ne yapabilirim? Giriş yapabilirim. Hemen şöyle tekrar bakalım, bekleyelim. Loading açılıyor. Evet şu arkadaşı buraya yazdım. Bu da şifrem. Bunu da yine geldim. Aynı şekilde buraya yazdım ve single dedim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken önemli bir hususlardan bir tanesinden daha bahsedeyim. Eğer ki daha önce bir hata aldıysanız Directus'u kurarken bir şey eksik yapmış olabilirsiniz. O zaman veri tabanına tekrar silin, yeniden oluşturun arkadaşlar. Çünkü veri tabanına bir şeyler yazmaya çalışıyor. Şöyle gösterebilir miyim onu da? Onu da gösteririz. Şöyle şuradan bir bulayım. Şimdi veri tabanına bir şeyler yazmaya çalışıyor bu arkadaş. Bir şeyler yazmaya çalışırken de bakın loglarda zaten göreceksiniz, bakın SSL enable falan. O zaman size girişle ilgili sıkıntılar yaratabilir. Yani buradaki bilgiler aslında ne yapıyor? Gidiyor şeye giriyor. Veri tabanına giriyor. O yüzden dolayı ne yapmanız gerekiyor? Veri tabanını muhakkak yeniden silip, yani bir hata alırsanız silip tekrar yeniden ikisini tekrar silip kurmanızı öneririm. Bu da tamam. Daha sonra giriş yaptıktan sonra karşımızda şöyle bir ekran olduğunu görüyoruz. Şimdi kısaca ekranlardan birazcık bahsedeyim. Burada collection bölümünün olduğunu görüyoruz. Biz create collection burada oluşturabiliyoruz ama buradan yapmayacağız. Çünkü birden fazla collection oluşturacağımız için buradan yapacağız. Yani buradan yaparak göstermek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Buradan da tabii oluşturulabilir. Ama ilkini oluşturduktan sonra gelmeyecektir. Buna tıkladığımız zaman burada yetkilendirme ile ilgili ayarlarımızı görüyoruz. Daha sonra burada yüklemiş olduğumuz dosyaları görebiliyoruz. Daha sonra dashboard, eee, burayı da daha sonra inceleyeceğiz. Dokümantasyon bölümünde nasıl kullanabileceğimizle ilgili bir iki bir şey var. Tamam. Şimdi şu bizim en çok yapacağımız, ayarlarımızı yapacağımız yer burası olacak. Buraya tıkladıktan sonra data model diyeceğiz. Burada benim en çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi aslında flows bölümü. Diğerlerini de görmemiştim. Flows bölümünü belki ilerleyen bölümlerde anlatabilirim. Ya da Türkçe bir arkadaş anlatmıştı. İsmini hatırlamıyorum. İstiyorsanız aşağı tarafa koyabilirim. Ya da belki ben de aynı şekilde anlatabilirim. Bu Flows bölümünde mesela bir hata aldığınız zaman ya da bir başarılı bir sonuç olduğu zaman uyarı sistemi gibi bir sistem oluşturabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir sistem bence. Daha önce diğer CMS'lerde görmemiştim. Güzel bir yapı yapmışlar. Bunu da daha sonra kullanmayı deneyebilirim. User Roles bölümünde burada izinlerimizle ilgili ayarlarımızı göreceğiz. Mesela Public bölümünde
Şöyle bakalım. Public bölümünde görmüş olduğumuz gibi ayarlarımız var. Şimdi normalde biz bir tane şey oluşturmadık, model oluşturmadık ama modellerimize burada izinler de vermemiz gerekiyor. Şimdi aynı şekilde bunun izinlerini de göstereceğim. Administrator bir kişinin olduğunu görebiliyoruz. Access Policies bölümünde yine aynı şekilde izinlerle bir iki bir şey olduğunu görüyoruz. Settings bölümünde bizim buradaki temamızı özelleştirebileceğimiz şeyler olduğunu görebiliyoruz. İşte yollar, modül barlar, rengini değiştirebiliyoruz gibi çeşitli bir sürü özellik koymuşlar. Bence güzel bir çalışma olmuş. Ee, Ve aynı zamanda bu arkadaşın ücretsiz olması gerçekten oldukça güzel. Sadece gördüğüm kadarıyla teknik destek istiyorsanız ücret istiyorlar ya da Cloud'da barındıracağınız zaman ücret istiyorlar ama kendi sunucunuza kurarsanız ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha fazla uzatmadan data modelimizi oluşturalım. Tekrar buraya gelip bir tane create collection diyeceğim ve slider diyeceğim. Daha sonra burada şimdi şurada şöyle bir seçenek var. Bu seçenek ne işimize yarıyor? Mesela örnek olarak söyleyelim About Us yazısı. About Us yazısını normalde bir defa kullanırız arkadaşlar. Yani ikinci bir About Us yazısına ihtiyacımız olmaz. Yani eğer ki öyle bir şeyimiz olacaksa bunu işaretleyebilirsiniz. Ama biz öyle bir şey kullanmayacağız. Biz sadece tek bir tane şeyimiz olacak. Yani bir de slider diye bir modelimiz olacak ve buraya daha sonra slider diye bir alana ekleyeceğiz. Ne yapacağız yani biz burada? Slider'ımızın içinde birden fazla eleman olacak. O yüzden dolayı bunu seçmiyoruz. İleriye bastığımız zaman burada statü, short gibi bir sürü bilgiler olduğunu görüyoruz. Bunları filtreleme alanlarında kullanılabileceği için bunları yine aynı şekilde seçiyorum. Tabii ihtiyacınız yoksa bunları kullanmaya da bilirsiniz. Bunlar tamamen isteğe bağlı. Daha sonra ben buradan tekrar finish setup diyeceğim. Ve bana oluşturacak. Şimdi bana oluşturmuş olduğu bu şeyde hiçbir şey yok. Biz normalde şu arkadaşı content'e tıkladığımız zaman eklemek istediğimizde sadece bunu aktif ya da publish gibi seçenekler yapabiliyoruz. Tekrar data modelimize gelelim ve slider alanımıza gelelim. Create File bölümüne geldiğimizde bakın çok fazla güzel özellikler var. Mesela bu Pocket Base'e de birazcık benziyor. Dediğim gibi Pocket Base'in sadece güzel yanı kodları vermesiydi. Ama bana kalırsa bu alan için yani bu field alanı için oldukça güzel bir şey yapmışlar. Pocket Base'de mesela böyle değil. Aynı zamanda bir karşılaştırma da yapmaya çalışıyorum. Şimdi normalde New Field bölümünden input seçerek sadece ne yapabiliriz? Mesela title alanı gibi bir alan ekleyebiliriz. Burada buna direkt save diyeceğim. Buradaki bazı özellikleri ben hiç kullanmadım bile açıkçası. Bir tane daha tekrar alan oluşturalım. Burada bakın şu an bu bölümde kullanmayacağım ama burada şöyle editör alanı gibi alanlar olduğunu görebiliyorsunuz. Text araya gibi şu editörleri direkt otomatikman kullanabiliyorsunuz. Blok editörü var, kod editörü var. Yani buradan ne istiyorsanız deneyebiliyorsunuz. Ben bunların çoğunu dediğim gibi test etmedim ama bu proje kapsamında olabildiğince test etmeye çalışacağım. Image bölümü ya da Files bölümü gibi bölümler olduğunu görüyoruz. Biz bir tane resim ekleyeceğiz sonuçta. Slider'ımızda bir tane resim olacağı için o yüzden dolayı ne yapacağım? Buradan image seçeneğini seçeceğim ve bunun ismi de image diyeceğim. Daha sonra burada croplama ile ilgili bir şeyler var. Görmüş olduğumuz gibi crop image as needed. Croplasın. İstiyorsanız kaldırabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Croplasın duruma göre ben de değiştirebilirim belki. Save diyelim. Bu alanımızı da ekledi. Evet, başka bu alanda açıkçası ekleyeceğim çok da bir şey yokmuş gibi geliyor. Diğer alanlarda zaten bunları kullanacağız. Biz buraya kaydettikten sonra otomatikman bu direkt otomatik save'lediğini söylüyor. Zaten save otomatik diyor. Herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor. Daha sonra burada slider bölümüne geldiğimizde create item dediğimizde burada bu arkadaşa publish diyerek kullanabiliyoruz. Title bölümüne ben buraya slider 1 diyeceğim. Daha sonra buraya bir tane resim eklemek istiyorum. Bu resimleri de size zaten vermiş olacağım. Şöyle bir tane resim ekleyeceğim. Ne diyor? Driver undefined isn't registered diyor. Dismiss diyelim. Tekrar bakalım. Bu hatanın sebebi ne olabilir? Yazmış olduğum e, şunlar olabilir açıkçası. Tekrar bulmaya çalışayım. Evet, dashboard, directus. Açıkçası şunları daha önce kullanmıyorken çalışıyordu. Büyük bir ihtimal benim şu yazmış olduğum şu son bir iki tane şey bu işi birazcık bozuyor sanırım. Şunları edit diyeceğim. Hemen tekrar bakalım.
default locations, bu locations'a ne demiş? Default demişiz. Belki bunlar bozuyordur diye düşünüyorum. Seven deploy diyeceğim. Bu arkadaşın yeniden bir deploy edilmesini beklememiz gerekiyor. Bir hatalı en azından burada birlikte görmüş olalım. Evans deploy, tekrar yeniden bunun yeşil olmasını bekleyeceğim ve tekrar yeniden videoyu başlatacağım. Evet, deploy işlemimiz tekrar başarılı yeşil bir şekilde oldu. Şu iki tane arkadaşı sildik. Yeniden bir daha bir test edeceğiz ama test etmeden önce muhakkak buradan bir çıkış yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu arkadaş diğer türlü düzgün çalışmıyor. Tekrar buraya geliyoruz. Yeniden bir daha bir giriş yapmaya çalışacağız. Zaten otomatikman çıkış yapmış. Yani eğer de olur da girişte kalmışsa bir çıkış giriş yapın muhakkak. Tekrar yeniden geliyorum. En azından veri tabanımızın da hem düzgün çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Ve veri tabanımız evet düzgün çalışıyor. Create item bölümünden tekrar publish diyelim. Buraya tekrar slider 1 diyelim. Ve tekrar yeniden gelelim. Bir resim eklemeyi deneyelim. Evet, benim eklemiş olduğum şu son iki tane şeyden dolayı bununla ilgili ayarları daha sonra belki değiştirmemiz gerekebilir. Dediğim gibi ben de yabancıyım. Yani ilk defa kullanıyorum. Ufak tefek hatalarım olduysa şimdiden özür dilerim. Görmüş olduğumuz gibi bunu ekledik ve kaydettik. Daha sonra şimdi biz bunları ne yapacağız? Next.js projemizde kullanacağız. Bunun için bir iki tane ayar yapmamız gerekiyor. Ben şimdi tabii ki bu resimleri tek tek ekleyeceğim ama şu an eklemeyeceğim videoyu uzatmamak için. Ben buradaki adımları yaparak devam edeyim ve buradaki bu eklemiş olduğumuz bu resmi de aynı zamanda ana sayfamızda ufaktan bir göstermeye çalışalım ya da içindeki verileri bir göstermeye çalışalım. Şimdi bu verileri nasıl okuyacağız? Bunun için şöyle tekrar gelecek olursanız Direct.Next.js yazarsanız Google'a şu şekilde bir web sitesi olduğunu göreceksiniz. Bu web sitesinde yapmamız gereken adımları teker teker söylemiş. Diyor ki arkadaşım diyor bunu yüklemen gerekiyor. Benim bir SDK'm var diyor. Buna kullanman gerekiyor diyor. Aynı zamanda bizim bu şeye izin de vermemiz gerekiyor. Öncelikle izin vermeyeceğim. Daha sonra izin vereceğim. Bunu da öyle göstermiş olacağım. Hemen projemi durdurdum. Daha sonra geldim bu SDK'mı aynı şekilde geldim kuruyorum. Bununla ilgili tekrar gelip bakacak olursak burada bir lib dosyasının olduğunu görüyoruz. Yani şu şekilde bir lib dosyası kullanmamız gerektiğini söylüyor bize. Şu şekilde bir ayarının olduğunu söylüyor. Hemen geliyorum burada lib dosyasının içine directors nokta ts diye bir lib dosyası oluşturuyorum. Ops, nereye tıkladım? Evet, şöyle tekrar gelelim. Evet, şu arkadaşı aynı şekilde geldim kopyaladım. Burada URL'imizi değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu iki tane şu kütüphaneler burada almamış. Bunları da ne yapacağız? Yukarı kendimiz ekleyeceğiz. Ve biz ne yapacağız? Bu arkadaşı dışarı export edeceğiz ki her yerde kullanabilelim. O yüzden dolayı buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki export default directors diyeceğim ve bunu her yerde kullanabileceğim. Şu URL'imizi değiştirerek devam edelim. URL'imiz bizim normalde ne? Şu. Evet, şunu kopyalayalım. Bu URL'imizi de yine aynı şekilde geldim. Buraya yapıştırdım. Güzel. Hemen bu arkadaşa npm run dev diyelim. Başka yükleyeceğim şu an için bir şey yok. Projem şöyle bir açılsın. Bir hatamız var mı görelim. Bunları yazdıktan sonra şimdi ben ana sayfam üzerinde çalışacağım. Tabii ki daha sonra bunları zaten değiştireceğiz arkadaşlar. Şu an bir test aşaması. Page.tsx'e gelelim ve şuradaki şu gereksiz olan şu arkadaşları şimdilik buradan kaldırayım. Daha sonra ben burada verilerimi çekmek istiyorum. Bunları normalde ben burada bir action dosyasının içinde çekerek yapacağım. Ama şu anlık dediğim gibi tek sayfada olmasını istediğim için burada şurada değil, daha doğrusu şurada yeniden bir tane async function diye bir şey yazalım. Async function ismi ne olsun? Get slider olsun ve herhangi bir parametre vesaire şu an için bir şey almayacağız. En basit şekliyle yapmaya çalışıyorum. Bunun için tekrar buraya pardon, şurası mıydı? Bulamadık. Şu galiba. Şuna bakarsan direkt basarsam bakın burada direkt bir tane örnek gösteriyor. Nasıl kullanabileceğimizle ilgili fetch items çekme, oluşturma, authentication, real time gibi birkaç tane özellik var. Bu dokümantasyon olabildiğince bakarak göstermeye çalışacağım. Ben de size yerlerini göstererek yapmaya çalışacağım. Tekrar geliyorum burada. Diyeceğim ki return directives ve request okuyacağın şeyin ismi directors'un tabii kütüphanesi var. Şöyle ekliyoruz.
Ve bu arkadaş use silent'ta çalışmıyor. O yüzden dolayı bunu kaldıralım. Use toast'u da kaldıralım. Bunlarla da işimiz yok çünkü şu an için. Şöyle direkt kaldıralım ve bunu söyleyelim. Evet, direct request read item slider diyerek buraya bir fonksiyon yazdık. Burada bu arkadaşın öncelikle ne olması gerekiyor yine? AS yenince function olması gerekiyor. Çünkü ben burada bir await işlemi kullanacağım. Diyeceğim ki const slider diyeceğim ve await get slider diyeceğiz. Ve tekrar parantez ve buraya console.log slider diyerek bunu okumaya çalışacağım. Evet, bakalım, diyor ki read items'ı tanıyamadım ben diyor. Read items ile ilgili de bir kütüphane var. Yine control space ile birlikte yukarı yine aynı şekilde ekliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir hususlardan bir tanesi, bu arkadaşlar bildiğim kadarıyla use silent'ta çalışmıyor. O yüzden dolayı tabi şu an aldığımız hata izinlerle ilgili olan bir hata. İzinle ilgili bir hata alıyoruz. Problem değil. Şimdi izinlerimizi nasıl vereceğiz? Bu da birazcık Strapi'ye benziyor. Aslında user roles bölümüne geliyorum. Public bölümüne geldim. Ve burada public'te sonuçta bunu herkesin erişebilmesini istiyorum. Burada permissions bölümünde add collection bölümünde bakın slider geldiğini görüyorum. Ve bunları herkesin okuyabilmesi gerektiğini söylüyorum. Ve tekrar sayfamı yeniliyorum ve kaydet diyorum. İşlemimiz bitince tekrar sayfamıza geliyoruz, yeniliyoruz ve tekrar bakıyoruz ne oldu ne bitti. Evet, şu an bir hata almadık. İnceliyorum hemen ve burada konsol bölümüne geldiğim zaman bakın burada bir array döndüğünü görüyoruz. Ve benim görmüş olduğumuz gibi slider 1, user created, image gibi tüm değerlerim burada rahat bir şekilde gözüküyor. Tabi bu normalde birden fazla, yani bir array olduğu için bizim bunu ne yapmamız gerekiyor? Slider.map diyerek göstermemiz gerekiyor. Ama şu an slider'ımızı yapmıyoruz. Amacımız bunu tanımak. O yüzden dolayı değerleri şöyle hızlı bir şekilde gösterebilmek için de 0 nokta ilk değer okusun yani bana. Title diye bir değerimiz var mıydı? Yoksa title, evet title. Şu şekilde yazarsam ve tekrar buraya gelecek olursam slider 1 diye bana burada aynı şekilde title'ın yazdığını görebiliyorum. Evet. Şu an bağlantı ayarlarımız tamam. Bir test olarak da gittik. Bir istek attık ve başarılı bir şekilde sonucumuzu döndürdük. Şimdi artık ne yapacağız? Tasarımımızda slider bölümümüz, kategoriler bölümümüz, daha sonra sepete ekleme işlemleri gibi bölümlerimizi yaparak devam edeceğiz. Resim saklama ile ilgili bir takım sorunlar var. Şimdi birlikte bunlar üzerine konuşacağız ve daha sonra da neler yapabiliriz bunlar hakkında bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle sunucunuz zaten her 15 dakikada bir istek atmazsak kapanıyor. Bu kapandığı zaman da otomatikman zaten resimlerin gitmiş olduğunu görebilirsiniz. Ben şu an tabii bir sunucuya istek attım ve rahat bir şekilde girebilmek için. Şimdi ben de şu an düzgün bir şekilde çalışıyor. Birlikte bunların adımlarını nasıl yapacağımızı anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi resim ekleyebiliyorum. Şimdi öncelikle şuradaki şu arkadaşa tekrar gelelim ve burada user roles bölümünden, public bölümünden buradan directus files'a, yani şurada add collection diyerek ne diyeceğiz? Directus files'a izin vermemiz gerekiyor ve read seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Dışarıdan herkesin bunlara erişebilmesi gerekiyor. Onun dışında şimdi biz ücretsiz bir sürüm render kullandığımız için zaten 15 dakikada bir kapanıyor. Aynı zamanda ben dosyalarımı Directus üzerinde saklamak istiyorsam o zaman benim bir tane disk oluşturmam gerekiyor. Ve bu diski de yine benim para vererek oluşturmam gerekiyor. Ama biz şu an zaten öğrenme aşamasındayız. O yüzden dolayı para verme gibi bir şansımız yok. Buradaki disk seçeneğinden bir disk oluşturarak ve daha sonra da yapılandırma dosyamıza, neredeydi o arkadaş? Şöyle bakayım. Bulayım hemen. Evet. Storage Locations diyelim. Şöyle bir daha bakalım. Bu değil, bu değil. Evet, şunun ikisini yazarsam düzgün bir şekilde çalışacak. Tabi dosyamızın yolunu vesaire söylememiz gerekiyor. Ama benim öncelikle buradan bir disk oluşturmam gerekiyor ve disk oluşturmak için de benden şu an için para istiyor. O yüzden dolayı biz alternatif ücretsiz bir yöntem denememiz gerekiyor. Ücretsiz deneyebileceğimiz yöntemlerden birkaç tane var. Yine bu dosyada yine aynı şekilde hepsini bize söylemiş. Demiş ki istiyorsan demiş Amazon S3 kullanabilirsin demiş. Açıkçası Amazon birazcık karışık geliyor bana. Yani o yüzden çoğu zaman video çekerken çok tercih etmiyorum.
birazcık bir yerlerini bulmak bana birazcık zor geliyor açıkçası. Profesyonel değilim çok fazla Amazon'da. Onun dışında kullanabileceğimiz burada benim aşina olduğum Cloudinary var. Genellikle zaten bunu kullanıyorum. Supabase var yine aynı şekilde. Azure var. Ben yine Cloudinary üzerinden anlatacağım yine aynı şekilde. Bunun için Google'a girerek Cloudinary yazarak bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ben daha önce diğer video çekmiş olduğum videolarda da kullanmış olduğum hesabı kullandığım için o yüzden dolayı ne oldu? Bunlar bu şekilde geldi. Şu resimleri şu an tabi test aşamasında yükledim ama görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Şimdi Cloudinary'de ne gibi ayarlar yapacağız? Buradaki herhangi bir hesapla oturum açtıktan sonra Settings bölümüne tıklamamız gerekiyor sanırım. Bakalım hemen. Çok da emin değilim. Bakalım şu ana sayfaya tıklayayım. Evet, buraya tıklayalım. Settings bölümüne tıklayalım. Şuradaki şu arkadaşın ismi lazım bize. Bu arkadaşın ismini alacağız. Şimdi bu arkadaşın ismini aldıktan sonra ben yine size vermiş olduğum dosyada aslında yeni bulutlar oluşturabiliyormuşuz. Yeni environment'lar oluşturabiliyormuşuz. Ama ücretliymiş o da. Bir tane environment'ım var. Ücretsiz olduğu için ne yapacağım? Bunu kullanacağım. Tekrar geleceğim ve şuradaki şu isimlerin hepsini kullanacağım. Bunları zaten size vermiş olduğum dosyada var. Onun dışında zaten burada yine dokümantasyona gelecek olursanız burada hepsinin olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Ben bunları teker teker düzelttim. Burada dedin ki storage cloud'ları cloud name bulut ismine bu arkadaşı yine aynı şekilde yazıyorum. Bunun ikisi yine varsayılan olarak kalıyor. Locations'ımızı, driver'ımızı söylüyoruz ve bu şekilde bunu çalıştırıyoruz. API key ve API secret bölümümüz var ve access modu public ya da authentication diye iki tane alan yapmamız gerekiyor. Resimlerimiz herkese açık olmasını istiyoruz. O yüzden dolayı public diyoruz. Authentication bölümü içinde sanırım kullanmayız bu projede ama kullanmamız gerekirse tekrar yeniden bakarız. Şimdi API key ve API secret'ı nereden bulacağız? Bunun için tekrar yeniden Cloudinary'e geliyorum. Burada API key kısmına tıklayacağız. Burada API key'imiz var. Şu arkadaşı gelip aynı şekilde buraya yapıştırıyorum. Secret key'i de buradan alıyorum ama alamıyorum tabi. Öncelikle e-mailinize bir kod gelecek ve buradaki secret key'i görünür yapacaksınız. Görünür yaptıktan sonra yine aynı şekilde buraya ekleyeceksiniz. Bunları ekledikten sonra zaten bu ne demiştim size vermiş olduğu not dosyası. Buraya vermiş olduğunuz bilgiler aynı şekilde gelip kopyalayacaksınız ve daha sonra directors environment diyerek buradan edit diyerek buradan environment'larınızı yine aynı şekilde ekleyeceksiniz. Ben de şöyle göstereyim. Bakın public, API key, API secret, cloudinary name, işte driver'ı. Evet, bunları bu şekilde gösteriyoruz. Eğer ki bunları bu şekilde yapmazsanız zaten diğer türlü yaptıysanız ve slider'a bir resim eklediğiniz zaman kaybolduğunu görüyorsanız istiyorsanız ya da bir 15 dakika bekleyin. Otomatikman ne olacak? Proje şeyinizin düştüğünü göreceksiniz. Yani oturumuzun düştüğünü göreceksiniz. Zaten şuradan da takip edebilirsiniz. Açıkçası ben genellikle buradan takip ettim. Bunları test etmek için 3-4 defa çünkü uğraştım. Yani kendim direkt sunucuya kurmak istesem nasıl yapabilirim gibi bir iki bir şey denedim ama olmadı. Mecburen disk oluşturmamız gerekiyor. O yüzden dolayı buradan zaten Evans bölümüne tekrar gelecek olursanız burada genellikle bakalım görebileceğim mi? Stop it gibi bir mesaj yazıyor. Stop it yazdıktan sonra zaten otomatikman giremiyorsunuz. Evet, şurada bir yerdedir büyük bir ihtimal. Evet, ama yukarı çıkartmıyor. Bir yerden sonra stop it diyor. Ondan daha sonra siz de ne yapacaksınız o zaman? Yeniden sayfaya bir istek atacaksınız. İstek attıktan sonra projeniz yeniden gelecek ve yeniden test etmiş olacaksınız. Resim ayarlarımızı da bu şekilde yaptıktan sonra şimdi artık ben buraya birkaç tane slider için resim ekleyeceğim ve daha sonra tasarımımızı yapacağız ve sayfamızı da güzel bir hale getireceğiz. Evet, küçük bir şey yanlış söylemiş olabilirim. Öncelikle bunu düzeltmek için tekrar videoya bir ek yapıyorum. Şimdi normalde ben burada dedim ki disk bölümünde işte disk eklememiz gerekiyor dedim. Sadece disk eklememiz gerekmiyor aslında. Şundan da bahsedeyim. Şimdi normalde bu DirectDOS'un bir tane JSON dosyası var. Bu JSON dosyasının içinde ne var işte işte dosyaların yerleri gibi bir çeşitli ayarlar var. Sürümler gibi birkaç tane ayar var. İzinler var. DB var. İşte biz bunları gerçi environment'ta olabildiğince burada ayarlıyoruz ama bazı şeyleri ayarlayamıyoruz. Mesela şu an tekrar buraya settings direct dediğim zaman bakın burada bir files bölümünün olduğunu görüyorum. Buradaki settings'e tıkladığım zaman. Burada acaba benim files dosyam var mı? Bu files dosyasına aynı zamanda erişim şey var mı? Okuma yazma izinleri var mı? Gibi
problemler olabiliyor. O yüzden dolayı biz burada yani diskimizi etkinleştirmemiz gerekiyor ki bunları görebilelim. Yani o yüzden dolayı şu an burada açıkçası bunu yapamıyoruz. Eğer ki siz bunu ya da başka kendi erişebildiğiniz bir Direct sunucu kullanıyorsanız zaten bu ayarları yapabilirsiniz. Biz ne yaptık? İşte direkt Cloudinary kullanarak bu olayı aradan kaldırmış olduk. Bunu da sadece ekstra bir dipnot olarak söylemek istedim. Ee, Yani illa disk oluşturmamız gerekmiyor. Aslında enable disk access diyor. Yani diske erişim için işte yani bizim normal diskimize de erişimimiz olmaması gerekiyor ki birkaç tane şeyi oradan değiştirebilelim. Diske erişimimiz olmadığı için ne yazık ki burada tam olarak istediğimizi yapamadığımız için Cloudinary kullanacağız. Evet, şimdi slider'larımızın resimlerini burada gösterme işlemiyle devam edeceğiz. Şimdi biz normalde page.tsx'imize geldiğimiz zaman burada async function kullandığımızı görüyoruz. Yani await işlemi kullanabiliyoruz. Şimdi benim burada yapacağım işlemlerde useSilent kullanmam gerekebilir ve useSilent olan sayfada da await kullanılamaz. Bunun ikisi aynı sayfada kullanılamayacağı için benim alternatif bir yöntem düşünmem gerekiyor. Bu düşüneceğim yöntem şu şekilde olacak. Ben burada verilerimi çekeceğim. Çekmiş olduğum komponente direkt göndereceğim. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Birlikte buna bakalım. Öncelikle ben birkaç tane resim ekleyerek devam ettim. Şöyle 4 tane resim ekledim. Daha sonra herhangi bir resme geldikten sonra büyüttükten sonra sağ tıklayıp resim adresini kopyala derseniz ve bunu gelip buraya yapıştırırsanız burada resmin tam olarak yolunu görebilirsiniz. Şimdi resmi yoluna bakacak olursak bizim buradaki sunucu adresimiz değişebilir ileride deploy ettiğimiz zaman assets ve daha sonra da resimle ilgili bizim ID'miz çalışıyor. Şimdi bunlarla ilgili küçük ayarlar yaparak başlayalım. Öncelikle benim buradaki bu domain'e dışarıdan Next.js'in güvenli bir şekilde veri çekebileceğini, resimleri çekebileceğini söylemem gerekiyor. Eğer ki söylemezsem hata alırım. Hemen next config dosyama geliyorum ve bu domain'i buraya ekleyeceğim. Buraya eklerken de images diyeceğim ve domains diyeceğim ve tam olarak yolumu bu şekilde söyleyeceğim. Bu birinci adımımız. Sonra benim aynı zamanda bu URL'e birden fazla yerde ihtiyacım da olacak. Mesela burada access diye görmüş olduğumuz gibi bir yapımız var. Eğer ki buna ihtiyacımız olacaksa bunun için buraya tekrar yeniden geleceğim. Bir tane environment dosyası tanımlayacağım. Bu tanımlamış olduğum environment dosyasına benim yolumu söyleyeceğim. Yolumu söylerken kullanmam gereken isim kesinlikle next public ile başlamalı. Eğer ki next public ile başlamazsa direkt bu environment'tan çektiğim sayfa direkt undefined olarak gelir. O yüzden dolayı burada tanımlayacağız. Eğer ki burada tanımlamak istemiyorsanız direkt constant dosyasında da tanımlayabilirsiniz. Ben burada tanımlayarak devam edeceğim. Ve daha sonra da bunu her seferinde uzun uzun progress environment gibi şeyler yazmak istemediğim için bunları da geleceğim direkt burada constant dosyamda tanımlayacağım. Siz buraya isterseniz gelip direkt export const API URL diyerek buraya domaininizi yazabilirsiniz. Tabi tam domaininizi bunu gelip aynı şekilde yazabilirsiniz. Ama ben bunu bu şekilde değil. Ben hepsinin tek bir yerde yani tek bir yerde değil de daha doğrusu environment dosyasına tutmanın daha düzenli olduğunu düşündüğüm için o yüzden dolayı environment dosyasında tutacağım. Ve buraya tekrar gelip environment ve daha sonra da buradaki ismini söyleyeceğim. Bunu söyledikten sonra ben artık API URL'ime dışarıdan erişebilirim. Şimdi dışarıdan erişebiliyoruz bu arkadaşa ama benim buradaki bu verileri çekerken de bir şey yapmam lazım. Bir tip tanımlamam lazım. Mesela ben buraya geldim. Burada data modelime bakıyorum. Burada benim ne alanım var? Title alanım var, image alanım var, ID alanım var, status alanım, short alanım. Bunlardan hangilerini kullanacaksam bunlara uygun tipler yazmam gerekiyor. Ya da hepsine de uygun tipler yazmam gerekiyor. Ben şu an bunun için tipleri birazcık açıkçası küçük tutacağım. Çok fazla yazmayacağım. Ama buradaki diğer tipleri de siz isterseniz yine aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Ben bunları çok da fazla şu an kullanmayacağım için bana lazım olan şey title, image, hadi ID'yi de alalım. Bunları alarak bir tane tip yazalım. Hemen buraya tekrar geliyorum ve burada diyeceğim ki export type slider item. Şimdi biz bunu neden burada direkt yazdık? Çünkü bunu birden fazla yerde kullanacağım.
ID değerim olacak string. Daha sonra title değerim olacak string. Image değerim olacak ve string diyeceğim. Bunları bu şekilde yazdık. Bunları yazdıktan sonra bizim normalde app dosyamızda home dosyamızda şu şekilde birkaç tane şey olduğunu görüyoruz. Şimdi biz buradakileri tabii ki kullanmayacağız artık ve kullanmadığımız şeyleri buradan temizleyelim. Hatta şuradaki şu yukarıda kullanmadıklarınızı da temizleyin ki ileriki zamanlarda sizin için problem olmasın. Projenizi olabildiğince npm run build yazarak yazmaya çalışın. Eğer ki projenizi deploy edecekseniz en azından sunucuya yaparken yüklerken ne tür hatalarla karşılaşacak, yani hataları başta elemek size daha fazla kolaylık sağlayacaktır. En sonunda daha az zorluk çekersiniz. O yüzden baştan düzenli bir şekilde yapmanızı öneririm. Şimdi zaten birlikte yazacağız. Bunu aynı zamanda npm run build'de de test edeceğiz. Herhangi bir sıkıntısı var mı onu da bakacağız. Daha sonra da diğer adımları da belki npm run build'ü yaparak tek tek kontrol etmem. Ama siz olabildiğince kontrol edip hatalarınızı ona göre düzeltmeye çalışın. Şimdi bunu bu şekilde yazdık. Ben hemen burada bunları temizledikten sonra slider'larımı çekmek istiyorum. Bu yüzden dolayı buraya bir tane actions diye bir klasör oluşturacağım. Bu actions klasörüm içinde benim genellikle sorgularım olacak ve ts ile bitecek hep bu arkadaş içindekiler. Ve bir get slider diyerek burada işlemime başlayacağım. Şimdi bize ne lazım? Directus lazım. O yüzden bunu yazacağım. Export async function diyeceğim ve isim olarak da get slider diyeceğim yine. Aynı şekilde bir parametre vesaire bir şey almayacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus, biz TypeScript kullanıyoruz. O yüzden dolayı tip vermek zorundayız. JavaScript kullansaydık gerek yoktu. Promise diyorum, slider item diyorum ve burada slider item'ımın birden fazla olabileceğini söylüyorum. Burada bunu tanımlıyorum. Sonra buraya tekrar geleceğim. Bir try catch diyeceğim ve burada sorgumu yapacağım. Diğer tarafta bir sorgu yapmıştık zaten. Şu şekilde bir sorgu yazmıştık hatırlarsanız. Yine aynı sorgumu yazacağım. Ama bu arkadaşın içindeki verilerin de bir tip olması gerekiyor. Benim bu arkadaşın içindeki çekmiş olduğum verileri dönüştürmem gerekiyor. Bunların içindeki bana lazım olan değerlere birer tip vermem gerekiyor. Bu yüzden dolayı da burada şunu yapacağız. Tekrar geleceğim buraya, diyeceğim ki const slider items diyeceğim. Ve slider item birden fazla olabilir, yine eşittir record'umuzu bir map'e çevireceğiz. Ve senin içindeki elemanlara ben artık record diyeceğim arkadaşım diyeceğiz. Ve senin içindeki bu tipler string olabilir ya da any herhangi bir şey olabilir diyeceğiz. Sonra burada tekrar geleceğim. Şuradan bir eşittir parantez, üstü parantez. Burada tiplerimi teker teker söyleyeceğim. ID değeri için record'daki bakın ID direkt property ID olarak geldi. Tipi string'miş. Burada diyeceğim ki record'un ID'sini ekleyeceğim. Title değerimiz için record'un title'ını ekleyeceğiz. Image değerimiz için de record'un image değerini ekleyeceğiz. Evet, şöyle. Tamam. Tamam, burada da gelmiyor, şurada geliyordu ve sonra da recurse'u değil bunu döndüreceğiz. Artık biz yeni oluşturmuş olduğumuz yapıyı burada ne yapacağız? Return edeceğiz. Şimdi bir hata mesajımız olması gerekiyor mantıken. Try catch yazdık ve burada bir error'umuz var. O yüzden dolayı ben buraya bir hata mesajı yine aynı şekilde yazacağım ve return'ümü de boş olarak döndüreceğim ki hata mesajını bana konsola yazsın. Tabii ki siz isterseniz bunu birazcık daha şekillendirebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde yazarak ne yapacağım? Bitirmiş olacağım. Evet, şöyle olsun. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim buradaki bu verileri çekmeye. Şimdi bizim normalde Page sayfamızda bu verileri burada çekeceğiz ve bir komponent aracıyla bunları bir komponentle birlikte içinde döndüreceğiz, göndereceğiz. Şimdi new file diyelim ve buraya bir tane hero.tsx roughc diyelim. Şimdi bizim bu hero dosyamızda yazmış olduğumuz props'u yine aynı şekilde burada kullanacağız. Diyeceğiz ki şurada interface hero props diyelim ve parantez ve slider diye bir değer alacaksın arkadaşım sen ve slider item birden fazla tipini söylüyorum ve birden fazla olabileceğini söylüyorum.
Sonra burada tekrar yeniden geliyorum. Hero Props ve burada da slider'ımı buraya yazıyorum. Daha sonra burada bu arkadaşı silelim ve burada ne yapmak istiyorsak söyleyelim. Class name mt3 flex bir yapı olsun. Tamam, daha sonra eklememiz gereken bir iki bir şey olursa ekleriz. Şimdi ben burada bir karosel yapısı kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı da şuradaki şunları kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım. Evet, şöyle olsun. Tamam. Şimdi biz bu hero sayfamız normalde page.tsx'te öncelikle benim ne yapmam gerekiyor aslında? E, Yazmış olduğum bu get slider'ı çekip daha sonra da buna göndermem gerekiyor. O yüzden dolayı buraya tekrar yeniden geliyorum. Diyeceğim ki const slider eşittir slider item ve eşittir await get slider diyeceğiz. Evet, şimdi bunu neden ayrı yerde yaptık? Çünkü tekrar yeniden söylemem gerekirse diğer tarafta use silent kullanabilirim ama burada use silent kullandığım zaman await olduğu için use silent otomatikman bende hata verecektir. Hemen bakalım. Evet, compile diyor, bir şeyler diyor. Hatalarımızı direkt gördük zaten. ASNC await use silent'la birlikte olamaz. Tamam. Bunu da sildik, hatamız düzeldi. Şimdi hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki hero. Ve hero'nun slider özelliğine benim yukarıda tanımlamış olduğum slider değerini gönderiyorum. Gönderdiğim zaman şöyle bir şeyler geldi. Tabii şu an biz buranın tasarımıyla vesaire herhangi bir şey yapmadık. Şimdi birazcık burayı düzeltelim ve resimlerimizi burada getirelim. Şimdi ben bunlardan iki tanesini sileceğim. Bir tanesini sonuçta bir döngüye sokmam gerekiyor. Döngüye sokabilmek için de yukarıdaki slider'ımızı, çünkü bunlar çoğul görmüş olduğumuz gibi, bir map döngüsüne sokuyoruz. Ve parantez parantez slide diyelim ve index diye bir şey tanımlayalım. Ve buradan tekrar eşittir, tekrar parantez ve bunun içinde HTML tasarımımızı yapabiliriz. Evet, bunu yaptık. Şimdi ben burada bir resim göstermek istiyorum. O yüzden dolayı buraya bir image ekleyerek devam edeceğim. Şöyle yapalım. Ya da image eklemeden önce bir iki bir şey göstereyim. Şöyle yapalım. Slide, yani verilerimizi doğru çektik mi buna bakalım öncelikle. Slide title diyelim ve tekrar gelip tasarımımıza bakalım. Slider 3, Slider 4, evet doğrudur. Slider 3, Slider 2, Slider 1 değerlerim doğru. Burada bir hata aldığımızı görüyoruz ve buraya bir key girmediğimiz için hatamız olduğunu söylüyor. Hemen buranın key özelliğine yukarıda tanımlamış olduğum indeksime yazıyorum. Burada resim olayımıza gelecek olursak burada hemen bir image, next image ve burada değerleri dolduralım. Alt değeri için slide'dan gelen title'ı ekleyin. Alt değerlerini yine vermezseniz deploy sırasında problem olacaktır. O yüzden verin. Aynı zamanda olabildiğince düzgün şeyler yazmanızı ya da işte oluşturmanızı öneririm. Çünkü burası SEO için oldukça önemli. Tekrar gelecek olursak SRC ve burada SRC işi birazcık karışık. Width diyelim ve width benim resmimin orijinal boyutu olacak. Şöyle resmin orijinal boyutunu söylerseniz daha güzel bir görüntü olacaktır. Yani resimleriniz net olacaktır. O yüzden dolayı burada bunları söyleyeceğim. Rounded, evet burada niye gelmedi? Rounded 2x harç diyelim ve bir de resimlerimiz ve full olarak gözüksün. Şimdi SRC'ye gelecek olursak burada bir tane süslü parantez açıyoruz ve yazmış olduğumuz API URL'i buraya ekleyeceğiz. Daha sonra bir slash ekleyeceğim. Benim resmimin yolu neydi? Göstereyim şöyle tekrar. Assets. Resmimizin yolu neydi? Domainim assets ve bu şekilde resmimizin ismi. O yüzden buraya tekrar assets dedim ve tekrar geldim. Bir tane daha bundan açtım ve dedim ki slide.image diyeceğim. Evet, bakalım ve resimlerimiz başarılı bir şekilde geldi. Tabii ki birazcık düzenlenmesi gereken bir tasarım. Şimdi sayfamızın öncelikle responsive özelliğinin bozulduğunu görüyoruz. Çünkü şuradaki şu butonlar bozuyor.
Ben bu butonları kullanmak istemiyorum ama siz kullanmak istiyorsanız bunları class name diyerek left 0, diğerine de right 0 derseniz otomatikman tasarımımızı düzeltecektir. Yani ne yapacaktır? Bunlar absolut bir yapıda olduğu için direkt resmin üzerine yerleştirecektir. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama ben kullanmak istemiyorum. O yüzden dolayı bunları sileceğim. Bunları sildikten sonra başka neye ihtiyacımız var? Şimdi ben şu hizada kalmasını istiyorum resimlerimin. O yüzden dolayı header'ımda yapmış olduğum gibi buraya px4 diyeceğim mobil için. LG'de px32 diyelim. X'larsa da px64 diyelim. Evet, şöyle bakacak olursak güzel. Evet, genel olarak güzel duruyor. Şimdi ben bu aynı zamanda slider'ımın otomatik olarak hareket etmesini, onun dışında işte bir iki tane daha özellik eklemek istiyorum ve loop olmasını istiyorum. Bittiği zaman başa sarmasını istiyorum. Bunun için carousel dosyamıza tekrar geldiğimiz zaman bakın burada birazcık daha aşağı inelim. Burada ne var? Bakın options bölümünde şu şekilde bir özellik olduğunu görüyoruz. Loop özelliği. Bunu bizim şu carouselimizin options bölümüne ekliyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık resimlerimiz sürekli dönüyor. Bitmiyor yani. Tamam, bu güzel. Onun dışında başka ne ekleyebiliriz? Tekrar yeniden geleyim. Birazcık daha aşağı inelim. Burada otomatik devam etmesini istiyorsanız şunu eklemeniz gerekiyor. Ama bu arkadaş use silent ile çalışıyor. Zaten biz de hero.tsx'i use silent ile çalışabilmesi için bu hale getirdik. Ve buraya o yüzden use silent'ı yazabilirim. Ve yüklemem gereken kütüphane tam olarak şu. Hemen npm run npm install npm i bunu yazarak direkt bu arkadaşı yüklüyorum. Bunu yükledikten sonra tekrar npm run dev diyelim. Şununla ilgili kütüphaneyi hemen şuraya müsait bir yere ekleyelim ve şuradaki plugins özelliğinde yine karoselimize ekleyelim. Evet, 2000 saniyede bir oynayacakmış. Şu anlık ben 500 yapayım görelim. Daha sonra bunu değiştireceğiz. Evet, sunucumuzda bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Eğer 15 dakikada bir kapanıyor ya. Şöyle sayfamı tekrar yeniliyorum. Evet, kendinden bakın otomatik çok hızlı bir şekilde oynuyor. Tabii ki bu süre bize fazla, 4000 saniye yapacağız ve bunu burada bitirmiş olacağız. Evet, Use Silent'ta da bu arkadaş başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi mobilde şuraya bir de çizgi eklemek istiyorum. Açıkçası daha güzel duracaktır. Diğer taraflarda bir çizgi var ama orada yok. Buraya da bir çizgi eklersem daha güzel olur. Bunun için de header'ıma tekrar geleceğim. Şurada mı eklememiz gerekiyor? Mobil menü. Evet, burada bence eklememiz gerekiyor. Şuraya bir border bottom diyelim mesela. Evet, burada ekledik ama büyüttüğümüz zaman da görmüş olduğumuz gibi gidecek. Bu LG'de de border none diyeceğim ve bunu da buraya başarılı bir şekilde eklemiş olacağım. Evet. Tasarımımız güzel. Başka sanırım ekleyeceğim bir şey kalmadı. Evet, slider'larımızı hallettiğimize göre diğer bölümlerimizle devam edebiliriz. Evet, şimdi product'larımız, kategorilerimiz gibi modellerimizi oluşturarak devam edelim. Şimdi bizim normalde burada alt kategorilerimiz var. Yani bir kategorimiz olacak ve bir de aynı zamanda bu arkadaşın sub kategorileri olacak. Aynı zamanda bunlarla ilişkili olarak product'larımızın olması gerekiyor. Product'larımızla ilgili resimler vesaire ayarlamadım. Birazcık zaten resim falan ayarlayacağım. Aynı zamanda verilerin girişini yapacağım ama öncelikle data modelimi oluşturarak başlayacağım. İlk başta tekrar buraya yeniden geliyoruz. Artı diyoruz bu ve buradan ilk oluşturacağımız şeyin ismi kategori olsun. Kategoriyi oluşturduktan sonra başka neye ihtiyacımız var? Buradaki tüm seçenekleri yine aynı şekilde aktif bir şekilde kullanacağımızı söyleyelim. Tamam. Ee, Bakalım başka ne sayfa. Evet. Burada öncelikle kategorimin ne olacak? İsmi olacak. Şöyle name diye bir kategori name'i ekleyelim. Daha sonra kategorime bir de ben şu tarafta bir resim vermek istiyorum. Şu şekilde bir resim vermek istiyorum. O yüzden dolayı da burada tekrar yeniden geleceğim. Bir tane resim alanı ekleyerek devam edeceğim. Evet, resim alanımız image ve buradan da
Diyelim ki ismine ikon diyelim. Sadece bu şekilde olsun. Başka ekleyebileceğim bir şey var mı? Name, ikon. Sanırım yok gibi. Daha sonra eksiğimiz olursa duruma göre zaten ekleme yapabiliriz. Daha sonra tekrar data modelimize yeniden gelelim. Yeniden bir tane daha oluşturalım ve buna da sub kategori diyelim. Yine tekrar devam. Bu arkadaşta ikon özelliği olmayacak. Çünkü hiç sub kategorilere teker teker ikon ayarlamakla uğraşmak istemiyorum. O yüzden dolayı. Şimdi aynı şekilde buraya da tekrar gelelim ve diyelim ki name alanımız olacak. Başka tekrar gelelim. Ee, Resim alanımız olmayacak. Başka ne olabilir? Description alanı vesaire burada oluşturmaya gerek yok. İlişkisini oluşturalım. Burada ilişkiler için bu alanı kullanıyoruz. How to many, one to many, many to one. Biz şimdi 1'e çok ilişki yapacağımızdan dolayı ne yapacağız? Bunu ya da bunu seçeceğiz. Şimdi mantıken şunu düşünelim. Many to one, yani sub kategorinin birden fazla sub kategorinin tek kategorisi. Şöyle olması gerekiyor sanırım. Evet, ya da tersi mi olur? One to many. Ee, Şimdi normalde bizim burası sub kategori olduğu için biz neyiz normalde? Aslında many'iz. One için bir tane seçeneğimiz olacak. O yüzden dolayı buraya tekrar gelelim ve bir tane kategori ID diye bir alan oluşturalım. Daha sonra buradan bir collection seçmem gerekiyor ve kategoriyi aynı şekilde seçiyorum ve save diyorum. Yanlış yaptıysam eğer bunu daha sonra düzeltmemiz gerekebilir ama şu an için bu şekildedir diye tahmin ediyorum. Bu şekilde ne yaptık? Bunları yazdık. Hemen bir eklemeyi deneyelim bakalım ne olmuş. Kategori bölümüne geldim. Bir tane kategori ekleyelim. Kategorimizin ismine diyelim ki şöyle publish diyelim aynı zamanda. Fish and, ya da şöyle diyelim. Fruit and vegetables diyelim. Tamam. Ve birazcık resim ayarlamıştım zaten. Şu birinci resmimi yine aynı şekilde burada kullanayım. İkonlarla ilgili size zaten bu resimleri vereceğim. Siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar yine aynı şekilde geleceğim, bunu kaydedeceğim. Daha sonra sub kategori bölümümüze yine aynı şekilde gelelim. Artı diyelim ve burada name özelliğimize diyelim ki işte fruit olsun ve buradan bu kategoriyi yine aynı şekilde seçelim ve kaydetme işlemini yapalım. Tekrar yeniden gelelim. Bu sefer diyelim ki vegetables, yani sebzeler için tekrar bir kategori daha oluşturalım ve bunu da yine aynı şekilde yapalım. Evet. Tabii ki ben bunların üzerlerine daha eklemeler yapacağım ama şu an için bunları bu şekilde yapmış olalım. Product'larımız için de tekrar yine aynı şekilde bir tane daha model oluşturalım ve ismine yine product diyelim. Ve daha sonra tekrar buradan gelelim. Bu tüm kategorilerimizi seçelim. Seçtikten sonra şimdi product'ımızda mantıken neler olabilir? Yine product'ımızın ismi olabilir. O yüzden dolayı bir tane name ekleyelim. Daha sonra bir description alanı eklemek istiyorum. Bu yüzden dolayı buraya tekrar create field diyelim. Editörlerden bir tanesini ekleyeceğiz. Şunu ekleyelim bakalım. Ben de açıkçası dediğim gibi denemedim daha önce. Deneyeceğiz birlikte. Description diyelim. Ve daha sonra tekrar save diyelim buna. Tekrar create field diyeyim. Daha sonra para alanı ekleyeceğiz. Buradan tekrar input ekleyelim. Input ekledikten sonra da bu değerimize biz desimal diyelim ve price diyelim. Hatta şöyle iki fiyat mı eklesek acaba? Price diyelim. Bir de old price diye bir alan ekleriz. Buna diyelim ki minimum değeri 1, maksimum değeri için herhangi bir şey vermeyeceğiz. Sıfırın altında bir değer verilmesin. Sonuçta bir şey satıyoruz. Save diyelim. Tekrar yeniden bir tane daha oluşturalım aynı şekilde. Input diyelim. Tekrar burada yine aynı şekilde desimal. Bu sefer de old price diyelim. Şöyle yazalım. Tamam. Yine minimum değerimiz 1 olsun. Save diyelim. Daha sonra ana sayfada bazı ürünleri göstermek isteyebilirim. O yüzden dolayı da burada toggle kullanalım. Ve toggle'ımıza da diyelim ki is home diyelim. Ve varsayılan olarak istiyorsanız direkt enable'ı işaretleyebilirsiniz. Ben varsayılan olarak
işaretli olmaması gerektiği için bu şekilde yapmak istiyorum ve tekrar save diyeceğim. Başka ne ekleyebiliriz? Price ekledik. Evet, resimleri eklememiz gerekiyor. Burada resimler için burada Files diye bir tane bölüm olduğunu görüyoruz. Bunu yine aynı şekilde seçiyoruz ve Images diyoruz. Bunu yaptıktan sonra burada diyor ki bize File Library Root diyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Zaten biz Cloud ayarlarını yaptığımız için bizim için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Direkt rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Ve işte her sayfada kaç tane gözüksün gibi bir iki tane ayar olduğunu görüyoruz. Açıkçası şu an bu ne işe yarıyor çok ben de emin değilim. Yani nerede göstermekten bahsettiği konusunda emin değilim. O yüzden dolayı. O yüzden hiçbir değişiklik yapmayacağım şu an için. Tekrar save diyeceğim. Belki admin panelinden yine ekleme panelinden büyük bir ihtimal bahsediyor olabilir. Ya da bunu değiştirebiliriz ya da her ürün için de söylüyor olabilir. Değiştirelim en iyisi. Ben buna 4 diyeceğim. En azından bir görmek istiyorum. Nerede ne olmuş bunu bilmek istiyorum ya. Duruma göre bu sayı olmazsa değiştiririm. Tekrar bir tane daha save diyeceğim. Başka ekleyeceğim bir şey sanırım kalmadı gibi. Şimdi bunu oluşturduğumuz için birazcık diğerlerine göre uzun sürdü. Neden uzun sürdü? Tekrar buraya geri geldiğimiz zaman burada bakın bize product files diye bir şey oluşturdu. Biz bunu her ne kadar kendimiz oluşturmamış olsak da resimler için bize böyle bir alan otomatik kendinden yapıyor. Ve biz de bunu bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi tekrar yeniden buraya geldiğimiz zaman kategorilerle ilgili alanımızı eklemedik, pardon. Hemen öncelikle gelip onu ekleyelim product'ımıza. Tekrar gelelim create field. Yine aynı şekilde many to one diyeceğim ve diyeceğim ki ya da sub kategori ya da ikisini de sub kategori eklemek herhalde daha mantıklı olur. Sadece direkt sub kategori ama şöyle bir şey de olabilir. Ben mesela bazı ürünlerime yani burada işlemlerimi yaparken şu şekilde yapacağım. Kategorilerim olacak bir de aynı zamanda alt kategorileri olacak. O yüzden dolayı benim burada ne yapmam gerekiyor aslında? İkisini de eklemem gerekiyor. O yüzden öncelikle sub kategori yaparak başlayalım. Buradan tekrar geleyim, sub kategoriyi seçeyim ve ismi sub kategori ID olsun. Başka ekleyeceğim burada ne var mesela, bir şeyler var mı? Sıralama ile ilgili bir şeyler var. Başka şey var mı acaba? Many to many, Triview. Şu belki emin değilim. Neyse bunu bu şekilde ekleyelim. Daha sonra gerekirse değiştiririz olmazsa. Yine aynı şekilde şunu istiyorum ya. Ben kategoriyi seçtim ya, altından direkt sub kategorilerim de ona göre çıksın istiyorum. Varsa öyle bir ayar da tabii daha güzel olur. Açıkçası şu an için görmedim ama daha sonra olmazsa tekrar yeniden bakacağım. Tekrar buraya yeniden gelelim. Yeniden bir ilişki için tekrar bunu seçiyorum ve buradan da bu sefer yine kategori ID diyeceğim ve buradan yine collection'ımızı seçeceğiz. Collection'ımızda zaten buradaki kategorimiz, bunu yine aynı şekilde seçiyoruz ve save diyoruz. Bunu da yaptıktan sonra bir tane veri eklemeyi birlikte deneyelim. Hemen buraya tekrar geldim. Product dedim. Artı dedim. Name alanımız, bakın description alanımız, resimler falan bir şeyler ekleyebiliyoruz. Bunları bu şekilde. Fiyat alanımız sadece sayı girebiliyoruz. Başka bir şey giremiyoruz. Buradan da bir arttırabiliyoruz. Diğer taraftan değerleri de değiştirebiliyoruz galiba. Göstereyim onu da. Old Price'da da yine aynı şekilde 0 yazdığım zaman giriyor ama acaba kaydettiğim zaman mı problem çıkartacak? Evet, çıkartmadı aslında. Yani biz oraya 1 yazdık minimum değeri diye hatırlıyorum ama problem anlamadım. Tekrar olmazsa ona bakarız. Upload image bölümünden birden fazla resim ekleyebiliyoruz. Evet, şuradan seçelim. Bunlar şöyle iki tanesini mesela seçeyim. Product'larım için şu an için bir resim eklemedim. O yüzden dolayı aynı resimleri yüklüyorum. Tekrar bakacak olursak birden fazla resim ekleyebiliyoruz. Buradan yine hangi kategori istiyorsak sub kategoriye ve buradan da yine hangi şeyi istiyorsak, ops sen nesin? Tekrar gel bakalım. Evet, tekrar burada hangisini istiyorsak yine aynı şekilde ekleyebiliyoruz. Galiba şurada artıya bastığımız zaman bize evet yeni bir tane kategori oluşturuyor. Eğer kategori oluşmamışsa buradan da böyle bir şey eklemişler. Güzel. Evet, şimdi şuradaki şu değeri bir daha bir kontrol etmek istiyorum. Buna kesin verdim diye hatırlıyorum. Şunu tekrar şöyle bir kaydedelim. Normalde aslında olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki şeyin bir hatasıdır. Publish diyelim. Evet, eklenebiliyor.
Ya da integer değer kullandığımız için belki de değerimizde belki ona da göre vermemiz gerekiyor olabilir, yani price için. Normalde ben burada ne demiştim? Tekrar gelip bakacağız. Price bölümünde input dedik, desimal dedik, 10 dedik, 5 dedik. Bunu tabii biz bu şekilde demedik. Field interface. Evet, minimum value 0 ama 1 dedik biz buraya, ama 0'ı da direkt aldı. 2 dersem belki almayabilir mi acaba? Yani 1 diye düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım tekrar. Price alanı için yine aynı şekilde geldim, yaptım. Tekrar gelelim buraya. 0 diyelim. Kaydet diyelim. Evet, alıyor. Burayı çözemedim. Neyse, sorun değil. Sonuç olarak bunu bu şekilde çözümü yapmış olduk. Bu belki bizde kaynaklı bir durumdur ya da Directus ile ilgili bir durumdur. Şu an için yani sıfırdan büyük bir rakam ayarlayayım en azından diye düşünmüştüm ama olmadı. Problem değil şu an için. Bu şekilde olacak gibi. Belki bunun üzerine daha sonra eklemeler vesaire yapabiliriz. Bunun dışında bu arkadaşlara yine aynı şekilde izinler vermemiz gerekiyor. İzinleri de verelim ve daha sonra da tasarımımızı yaparak devam edelim. Bunun izinler için de yine aynı şekilde buraya tekrar geliyoruz. User roles diyoruz. Bu alanların mantıken herkese açık olması gerekiyor. Çünkü kategorileri ve şeyleri herkesin görebilmesi gerekiyor. Bazen zaman zaman böyle bir hata alabilirsiniz. Bu hatayı aldığınız zaman buradan tekrar tıklayıp yeniden giriş yapın arkadaşlar. Uzun süre yani şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşın oturma yeri 15 dakikada bir düştüğü için otomatikman bize problem yaratıyor. Yani render'dan kaynaklı bir durumdan dolayı bu oluyor aslında genellikle. O yüzden dolayı buna dikkat edelim muhakkak. Buraya tekrar user roles bölümüne gelip tekrar public dersem ve buradan yeniden yetkilerimi rahat bir şekilde ayarlayabilirim. Kategori dedim, read, hepsini okusun. Daha sonra product'lar aynı şekilde hepsini okusun. Product files diyor. Evet, product files yani resimlerimiz de hepsini insanlar okuyabilsin, yazamayacaklar sonuçta. Subkategoriler herkes okusun, hiç kimse bir şey zaten yine yazamayacak. Bunda ne yapıyoruz? Bu şekilde söylüyoruz. Evet, şu an için bunları da kaydettikten sonra modellerle ilgili işlemlerimiz bu kadar gibi. Şimdi artık yavaş yavaş Next.js'de tasarımlarımızı yaparak devam edelim. Evet, şimdi kategori ve product'larımı ekledim ve eklemiş olduklarımı öncelikle göstereyim. Kategorilerime şu şekilde kategoriler ekledim. Daha sonra altlarına birer sub kategori ekledim. Hepsini eklemedim, görmüş olduğunuz gibi. Bazılarında alt kategori var, bazılarında yok. Ona göre bir işlem yapacağız. Şu sayfayı şöyle tekrar yenileyelim. Bazen böyle ufak tefek olabiliyor şeyler. Bu da şeyden kaynaklı, açıkçası render.com'dan kaynaklı. Tekrar product'ımıza geldiğimiz zaman bu şekilde de product'larımızı ekledik. Şimdi price kısmında bir düzenleme yapmak istiyorum. Price kısmını ben burayı düzelttim ama old price'ı düzeltmedim. İkisinde de aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi ben normalde fiyatlarımın şu şekilde gözükmesini isteyebilirim. Yani virgülden sonra iki basamak gözükmesini isteyebilirim. Bunun için tekrar product bölümümüze geleceğiz. Old price bölümünden mesela bunu düzeltmek istiyorum. Buradan şuradaki şu arkadaşı 2 yaparsanız virgülden sonra iki basamak gözükecektir. Bu şekilde olması daha güzel bir görüntü sağlayacaktır web sitemizde. O yüzden dolayı bu şekilde kullanmak daha mantıklı olacaktır. Şimdi gelelim kategori ve sub kategori bölümlerimize. Şimdi bizim normalde burada kategorilerimiz için oluşturmuş olduğumuz bir alanımız var. Şimdi ben burada kategorilerimi çekeceğim ama kategorilerimi çekerken bazı kategorilerin sub kategoriler olmadığını söylemiştim. Yani burada sadece kategorilerim olacak. Eğer ki sub kategorisi varsa burada açılır bir şekilde olmasını istiyorum. Bunun için ben burada normalde ne kullanmıştım? Header'ı kullanmıştım ve all categories diye aynı şekilde bir işlem yapmıştım. Buraya tekrar yeniden geleceğim. Component bölümümüzden header'ımızı yine aynı şekilde bulacağız ve çekme işlemini ne yapacağız? Burada yapacağız. Tabi bununla ilgili öncelikle bir iki tane tip tanımlayarak başlayacağım. Constance dosyamıza yeniden gelelim. Constance dosyamızda sub kategorilerle ilgili şu şekilde bir tane şey yazacağım. ID ve name'lerini bana döndürsün. Aslına bakarsanız diğer alanlarımızda istersek yine aynı şekilde yazabiliriz. Statüsünü yazabiliriz. Diğer işte eklemiş olduğumuz tüm alanları burada aslında teker teker ekleyebiliriz. Ama biz diğer alanları çekerken kullanmayacağımız için o yüzden dolayı kalabalık etmesin diye kullanmıyorum.
Daha sonra kategorilerle ilgili yine aynı şekilde bir yapı yapacağım ve diyeceğim ki kategorilerde yine ID'miz olsun, name'imiz olsun, bir de ekstradan ikonlarım var. Zaten bu resimleri size aynı şekilde vereceğim. Bunları benim web sitemden yine aynı şekilde linkine ulaşıp indirebilirsiniz. İkonlarımız olacak ve bu ikonların sub kategorileri olabilir ve zorunlu olmadığını söyleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra gelelim bizim header sayfamıza. Şunları şöyle tamamını tekrar kapatayım. Buradan header sayfamızı açalım. Şimdi çekme işlemini biz burada yapacağız. Tabi bununla ilgili bir action da yazmamız gerekiyor. Get categories nokta ts diyelim ve burada işlemimizi yapalım. Şimdi bizim işlemimiz aşağı yukarı buradaki gibi olacak. O yüzden bazı şeyleri buradan direkt kopyalayabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra da tekrar yeniden ne yapacağız? Düzelteceğiz. Şimdi ben kategorilerim için de aynı zamanda ne istiyorum? Alt kategoriler de olmasını istiyorum. O yüzden ona göre bir şey çekmem gerekiyor. Öncelikle okuyacağım şeyin isminin kategori olduğunu söyleyeyim ve şuradaki ismini de bu arada değiştirmeyi vesaire unutmayalım. Diyelim ki get categories diyelim. Promise ve burada da diyeceğimiz şey kategori olacak ve şu slider item'a burada ihtiyacımız yok, silebiliriz. Onun dışında kategori dedik. Burada şimdi bir tek sadece kategorilerim değil, aynı zamanda sub kategorilerimin de olacağını söyledim. Ona göre bir düzenleme yapacağız. Burada o yüzden record değil sub categories diye bir şey yazalım ve burada da sub kategoriyi çektiğimizi söyleyelim. Buraya kadar tamam. Daha sonra şunları şuradan şöyle kaldırayım. Daha sonra içini düzeltiriz. Şuradaki şu yazımızı da sadece değiştirmek istiyorum. Hata mesajı aldığımız zaman nerede hata aldığımız gözüksün. Şu şekilde düzenlemiş olalım. Şimdi kategorilerimle birlikte aynı zamanda sub kategorilerimi birleştirerek çekmem gerekiyor. Bu yüzden dolayı burada yeni bir tane cons tanımlayacağız ve diyeceğiz ki categories with sub categories diyelim ismine ve bu arkadaşları ne yapacağız? Birleştireceğiz. Birleştirirken de bir kategori diye bir şey söyleyelim ve tipinin eni herhangi bir şey olabileceğini söyleyelim ve burada işlemimize devam edelim. Burada tekrar yeniden geleceğim. Const related sub categories diyelim. Normalde bu yıl özelliğimizi slider bölümünde yapacağız dedik ama unuttum. O yüzden dolayı bu bölüm bittikten sonra tekrar bir ara bölüm yapacağım. O bölümde de tekrar bu yıl etmeyi birlikte yani bu yıl denemeyi ve hatalarımızı düzeltmeyi göreceğiz. Ondan sonra da bunu siz tabii ki ben sürekli yapmıyor olsam da siz aynı şekilde yaparak devam edin ki projenizi yayınlayacağınız zaman size büyük bir kolaylık olsun. Daha sonra sub categories nokta filter diyeceğim. Ve burada diyeceğim ki sub kategori, evet burada tekrar yeniden bir isim oluşturacağız. Sub kategori diyeceğiz ve tipin en iyi olduğunu söyleyeceğiz. Ve burada sub kategori nokta kategori alt tire id eşitse kategoriden gelen id şeklinde söyleyeceğiz. Bu bizim normalde ne ismimiz? Buradaki sub kategorideki ismimiz yani kategori ID. Aslına bakarsanız bu arkadaşı da yine buraya aynı şekilde eklemek mantıklı olabilir. Hemen şuradaki index.ts'imize gelelim. Gerçi biz burada bunu bu şekilde söylüyoruz. Gerek yok sanırım. Bir bakalım, eğer bir hata alırsak tekrar yeniden ekleriz. Daha sonra tekrar gelelim burada. Şu arkadaştan sonra içinde devam edeceğiz. Çünkü diyeceğiz ki return döndüreceğin şey arkadaşım bana kategorileri döndüreceksin. Ve aynı zamanda sub kategorileri döndüreceksin. Döndürürken de ne yapacaksın? Bunu örnek alacaksın ve benim dış döndüreceğim şey de artık bu ne olacak? Bu olacak. O yüzden diyeceğim ki return kategori sub kategori isteyeceğim ve bunu burada bitireceğim. Şimdi aynı şekilde bu arkadaşı kullanmaya çalışalım. Bunun için header sayfama tekrar yeniden geliyorum ve burada async diyeceğiz. Neden? Çünkü await kullanacağım. Burada tekrar geleceğim. Const categories diyelim ismine ve iki nokta ve kategori konstansından tiplerini yine aynı şekilde söyleyelim ki hata almayalım daha sonra. Await get categories diyeceğim ve bu arkadaşı burada çekeceğim. Daha sonra console.log ve categories diyelim ve bu sayfayı hemen burada bir test edelim arkadaşlar.
Sayfamı zaten yeniledim. Burada direkt otomatikman geldi, serverdan çektiği için zaten görmüş olduğumuz gibi tüm verilerimizi burada görebiliyoruz. Mesela bir ID'miz var. Bakalım publish diyor. Bakalım name diyor. Icon diyor. Altında subkategorileri varmış. Object diyor. Bakın bu boşmuş mesela. Bunları bu şekilde hepsini görebiliyormuşuz. Mesela burada birden fazla subkategorim varmış yine. Aynı şekilde bunların tamamını burada görebiliyoruz. Şimdi yapacağım şey artık benim ne olacak? Bu kategoriyası bir yerlere göndermek olacak. Göndereceğim iki tane alan olacak. Bunları tabii ki teker teker yazacağız. Bir tanesi all categories bölümümüz olacak. Burada bir defa çektik zaten. Aynı zamanda tekrar geleceğim. Şurada cat 1 ve cat 2 diye iki tane alan oluşturmuştuk. Burada da bu kategorileri en azından gösterelim. Daha güzel bir görünüm tasarımımız olsun. Şimdi hemen all categories bölümümüzü tekrar açalım ve içini doldurmaya başlayalım. Şimdi bu arkadaşın öncelikle dışarıdan bir şeyler alması ve buradan da göndermemiz gerekiyor. Bu yüzden dolayı buraya hemen bir interface yazarak başlıyorum. Dışarıdan bir değer alacağız çünkü. Ve diyelim ki ismini all categories props. ChatGPT de bu şekilde kullanıyor. Ben de genellikle bu şekilde kullanıyorum. İsmi bu şekilde olacak ve kategori diyeceğiz. Evet. Tipini de söyleyeceğiz ki rahat bir şekilde yine yazalım. Daha sonra bu arkadaşı tekrar geleceğiz. Burada aynı şekilde söyleyeceğiz ve categories diyerek bunu ekleyeceğiz. Şimdi header sayfamızda da kategori istedik zaten. Biz artık ne yapacağız burada? Bu arkadaşın tekrar geleceğiz. Kategori özelliğine bizim yukarıda tanımlamış olduğumuz kategorisi göndereceğiz. Bunu gönderdikten sonra artık burada bir döngüyle birlikte bu arkadaşları burada getirebiliriz. Birazcık şöyle aşağı doğru inecek olursak menü grubun içinde şurada görmüş olduğumuz gibi profil settings ve aynı zamanda alt elemanlarının vesaire olduğunu yine aynı şekilde görüyoruz. Şimdi şöyle yapalım. E, Menü itemlarımız var aynı zamanda tek olarak çektiğimiz ama biz genel olarak burayı örnek alarak yapmaya çalışacağız. Çünkü neden kategorilerimiz dolu mu boş mu bunu kontrol edeceğiz. Sub kategorilerimiz var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Ona göre ne yapacağız? Getirme işlemini yapacağız. Şimdi bu menü grubunun içine aynı şekilde geleyim ve burada tasarımı yapayım. Yani aşağı taraftan yine aynı şekilde kopyalayarak gidelim. Çünkü karıştırdığımız bir yer olursa ona göre düzeltiriz ve burada yaptıklarımızı daha sonra duruma göre sileriz. Öncelikle categories nokta length diyelim. Çünkü API'miz bazen sorun yaratabilir. O yüzden dolayı diyelim ki 0, eğer ki sıfırdan büyükse arkadaşım bana bu değerleri getireceksin. Ama değilse de ne yapacaksın? Bana burayı getireceksin diyeceğiz. Tabi bunların içinde birer tane HTML ile ilgili bir şeyler olması gerekiyor. Yani bir şeylerin açılıp kapanması bir kapsayıcı diyorum ben buna. İsmi ne kadar doğru. Kendi uydurduğum bir şey sonuçta. Belki ismi bu olmayabilir. Ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Daha sonra burada hemen yeni bir sorgu yaparak devam edeceğim. Diyeceğim ki aslına bakarsanız burada bunu değil. Çünkü yeniden bir sorgu yapacağım. Diyeceğim ki categories.map tekrar parantez kategori diyelim ismine ve şuradan tekrar şundan açıp burada bir tasarım yapmaya çalışalım. Öncelikle tekrar yeniden bir array kullanacağım ve diyeceğim ki array categories nokta subcategories pardon kategori nokta subcategories ve kategori şurayı şöyle küçültürsem daha rahat görürüz arkadaşlar. Diyeceğim ki kategori yine yanlış yazdık. Kategori nokta subcategories length'i eğer ki sıfırdan büyükse o zaman bize ne yapacaksın? Burayı göstereceksin. Değilse yine aynı şekilde burayı göstereceksin diyeceğiz ve bu yüzden dolayı hata almamak için de yine aynı şekilde buraya bundan ekleyeceğim ve burada bir tasarım yapmaya çalışacağım. Şimdi şuraya da yine aynı şekilde bundan eklersem en azından şu an için bir hata almadığımızı görebiliriz. Evet, şu an için herhangi bir hatamız yok gibi. Bakalım bir keylerle ilgili tabii ki hatamız var. Keyleri zaten düzelteceğiz. Problem yok. Şimdi benim burada kullanacağım şeylerden bir tanesi bir drop down menu sub. Yani şundan kullanacağım. Biz burada şimdi ne dedik? Length'i sıfırdan büyükse dedik. Bir de sıfırdan
hem büyük sesi var hem de aynı zamanda yani birinde ne kullanacağız? Şu tasarımı kullanacağız. Diğerindeki sadece bu tasarımı kullanacağız gibi bir şey olacak. O yüzden dolayı ona göre bir tasarım yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bir drop down menü sub. Şuradaki şu arkadaştan bir tane şöyle gelip kopyalayayım ve şuradaki şu arkadaşımıza şöyle ekleyelim ve tekrar bakalım ne oldu ne bitti. K ile ilgili bir hata alıyoruz. Problem değil. Bunları zaten bu şekilde gelecek. Tamam. 3 tane miymiş? Acaba 3 tane olabilir galiba. Hemen bir kontrol edelim. Sub kategorilerimize geldiğimiz zaman 1, 4. Evet, 2 tane. Bir tane de benim bu aşağıda yazmış olduğum şu arkadaş var ya, silmediğim. Onunla birlikte 3 tane. 3 tane açılır menüm var. Tamam, güzel. Şimdi gelelim bunların içlerini hemen dolduralım. Daha sonra da aşağı tarafı yapıp daha sonra fazlalıkları sileceğiz zaten. Menü sub dedim. Öncelikle bu arkadaşa bir tane key verelim ki bizde sürekli sıkıntı çıkartmasın ve ID'sini söyleyelim. Aslına bakarsanız menü sub kullandığım için şunlara da ihtiyacım yok. Zaten onunla açılıp kapanıyor. Onun dışında burada bir user vesaire bir şeyler söylemişiz. Ben burada birazcık tasarımı değiştirmek istiyorum. Tasarımımı şöyle tekrar yeniden bir tane div yazacağım ve buraya bir tane image ekleyerek devam edeceğim. Ekleyeceğim image niçin? Benim ikon alanım var çünkü ben bu ikon alanımda şöyle göstereyim. Evet, şuradan bakalım. Kategoriler bölümümüzde şu şekilde resimlerim var. O yüzden dolayı başlarına bunun gelmesini istiyorum. Tabii şu an burada tam düzgün gözükmüyor. Ama burada düzgün gözükecektir. Çünkü resmin boyutu zaten birazcık küçük. Bana diğer taraftan şöyle direkt yine aynı şekilde kopyalayacağım. Diğer zaten taraftan aynı şekilde kopyalayabilirsiniz. API URL yine asset tam olarak yolumuz bu. Kategorinin ikon alanı. Daha sonra resmimin boyutları ile ilgili şuraya şu şekilde şunları yazacağım. Evet, bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şöyle bir şeyler geldi gitti. Evet, ikon resimlerimiz geldi görmüş olduğumuz gibi. Şimdi bu resimlerin yanına aynı zamanda bir şeyler eklemek istiyorum. O yüzden buraya flex row ve item center diyeceğim ve yan yana ekleyebileyim. Ve buraya da yine aynı şekilde tekrar gelelim. Kategori nokta name'e yazdıralım. Tekrar yeniden baktığımız zaman şu şekilde bir yapımız oldu. Şimdi aynı şekilde burada açılan elemanları ayarlayacağız tabii ki. Hatamız ne diyor? Hala K ile ilgili bir sıkıntı var diyor. Bir yerde diğer taraflarda doldurmadık ya, galiba onunla alakalıdır. Ya da bir sayfamızı şöyle yenileyelim. Var mı? Olmaması lazım çünkü K ile ilgili hata eskiden kalmış olabilir. Evet, K ile ilgili hatamız yok. Sayfamızı yenileyince gitti. Tamam. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi burada aynı zamanda açılır alanımızı yapmaya çalışacağız. O yüzden dolayı şuradaki şu fazlalıkları buradan silebilirim. Bana sonuçta mantıken bir tanesi lazım. Ben bir tanesini döndüreceğim. Burada bu tasarımımız vesaire bir sıkıntı yok. Döndüreceğim şey şurada olacak. Tekrar gelip yazalım. Diyelim ki kategorinin eğer ki sub kategorileri varsa map bir döngüye sokacağız ve ismi sub kategori olacak. Ben bu isimle erişeceğim arkadaşım diyeceğiz ve burada bunun içinde bu tasarımı döndüreceğiz. Evet. Bu tasarımı döndüreceğiz. İyi güzel hoş ama ben bu tasarıma aynı zamanda bir de link de eklemek istiyorum. Yani öncelikle olmazsa şöyle yapalım. Ben burada ikon kullanmayacağım bu arada içinde. Hepsine teker teker ikon ayarlama gibi bir şansım yok. Yani zor geldi. Tekrar geleceğim. Sub kategori nokta name diyeceğim ve burada bunları söyleyeceğim. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunlar tamam. Yine bir key hatası aldık çünkü bizim buna bir key vermemiz gerekiyor. Ama key'i bilerek vermedim. Çünkü ben burada dediğim gibi bir de linki tanımlamak istiyorum. Linkime vereceğim. Çünkü sonuçta benim bu sayfadan sonra yönlendirme yapmam lazım. Aynı zamanda bunlara da bir yönlendirme yapmam lazım. İkisini de teker teker yazacağım. Burada linkin href özelliğine şöyle diyelim ya da şöyle yapsak daha gözükür olacak çünkü. Ya da şöyle yapalım, evet. Şuna tab atayım birkaç tane. Burada link href diyelim. Şöyle yapalım. Tekrar gelelim. Bir de key ekleyelim. Key'imiz zaten sub kategoriden gelen ID olacak. Bunu düzeltmiş olacağız. Burada da şöyle tuhaf tırnakla açacağım ve diyeceğim ki kategoriyiz. Daha sonra burada benim bir slug oluşturmam gerekiyor. Yani ben şimdi normalde
Strapi kullanırken Pocket Base'de de vardı sanırım ya da başka CMS'lerde de var yine. Ama bu arkadaşlar ben ne yazık ki Slack'la ilgili bir şey göremedim. Eğer ki internette de birazcık araştırdım, açıkçası bulamadım. Ama eğer siz bulduysanız aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Sonuçta dediğim gibi ben de bu projeyi yani bu Directus'u ilk defa deniyorum. O yüzden dolayı bulamadım buradaki şeyde. Ben de tabii ki alternatif bir yöntem olarak ne yapacağım? Bir tane lib dosyasına yeni bir dosya ekleyeceğim ve bunu kullanacağız. Utils dosyamızın altına ekleyebiliriz. Export diyeceğim ve bir tane ChatGPT'den bunu hazırlatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Şöyle direkt yapıştıralım. Evet. Şöyle bir şey yazacağım. Diyeceğim ki gelen sana bir tane metin gönderilecek. Gönderilecek metini toString yapacaksın. Bunlar varsa trimleyeceksin ve bana normal bir hale getireceksin diyeceğiz. Burada bunu yazdıktan sonra hemen bunu aynı şekilde tabii ki kullanacağız. Buraya tekrar geliyorum. Şundan açıyorum ve diyeceğim ki Slugify yazmış olduğum şey ve kategorimin name'ini bana ne yapacaksın? Yazacaksın. Yine aynı şekilde tekrar şöyle diyeceğiz ki Slugify tekrar kate, burada bana şu an mantıken ne yazması gerekiyor? Sub kategorimin ismini yazması gerekiyor ve bunu da aynı şekilde söyleyeceğiz. Evet, tekrar gelelim bakalım ne oldu. Burada herhangi bir şeyin üzerine geldiğim zaman şöyle bir sayfamı yenileyim. Şu link hatası gitmesi gerekiyor. Kontrol edelim. Evet. Buraya tekrar geldiğimiz zaman bakın aşağı tarafta categories, fruit vegetables ve fresh vegetables şeklinde gözüktü. Ve bunlar da yine aynı şekilde gözüküyor. Tabii ki buradaki tasarımda ufak bir değişiklik yapsak daha güzel olacak sanki. Çünkü bu arkadaşların boyutları pek de güzel durmadı. Birazcık padding vermek mantıklı olacaktır. Hemen şuradaki şu arkadaşa class name ve diğer tarafta padding 3 kullanmıştım. Yine burada da padding 3 kullanarak daha güzel bir görüntü sağlayabilirim. Evet, hala bir key hatamız var diyor. Vermedik mi key? Verdik aslında. Bakalım. Evet, bir şey gözükmüyor. Tekrar yeniden bir daha bir bakarız eğer sorun olursa. Burası da tamam gibi. Başka neyimiz olması gerekiyor mantıken? Şimdi normalde ee, şuradaki şu arkadaşlara da aslında link vermemiz gerekiyor. Bunu birazdan ayarlarız. Öncelikle şurayı yaparak yani tekli olanları yaparak devam edelim. Şimdi biz burada ne dedik normalde? Dedik ki şöyle bakalım. Eee Evet, şuradan bakacak olursak ne dedik biz burada? Eğer ki sub kategoriler yoksa ya varsa bunu getireceksin. O zaman buraya da o zaman ne yazacağız? Sub kategoriler yoksa şeklinde bir şeyler yazmamız gerekiyor. Burada da şöyle yapalım. Şuradaki şu link yapısını aslında yine aynı şekilde kullanabilirim. Ama bu sefer sadece kategori name kısmını kullanarak devam edeceğim. Şöyle şuraya aynı şekilde gelip kopyalayalım. Ve burada categories tamam okey ama sadece kategori name şuradan sonrası olmaması gerektiğini söyleyelim. Daha sonra drop down menü item yine padding 3 yine aynı şekilde yazsın ve bize burada bir şeyler göstersin. Bakalım ne olacak. Subcategory is not defined dedi. Çünkü burada bir şey yok. Subkategorimiz yok. Pardon. Kategori nokta name diyerek ve burada da yine aynı şekilde kategori nokta id diyerek bunu da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi tüm kategorilerimiz geldi aslında. Tabii ki bunların başında ikon olmadığı için güzel durmadı. İkon olan alanımız zaten yukarıda yazılı. Şu arkadaşı yine aynı şekilde alıp buraya yapıştıracak olursam şöyle bir hizalarsam tekrar şöyle güzel bir tasarım olacaktır. Evet, ikonlarımız gelsin. Tamam. Evet, şimdi güzel. Buradaki linklerimiz vesaire çalışıyor. Şu çoklularda linkliler yok sadece. Bunlara da isterseniz bir link ekleyelim. Ve aynı zamanda şuradaki şu fazlalıkları artık yaptığıma göre kaldırabilirim. Aslına bakarsanız çok da kaldırmayacağım. Şöyle yapacağım. Şimdi benim burada bir separatörüm var. En aşağıda bir çizgim var. Güzel dursun istiyorum. Bu yüzden dolayı şunlardan iki tanesini kendime göre düzenleyip bu separatörün altına atacağım ve text exist diyeceğim.
Şu şekilde bir tasarım olsun. İsimleri de bu şekilde yazsın. Tasarımı daha güzel hale getirsin sadece. Şu şekilde bir şeyi olsun. Buradaki tabii ki profil burada fazlalık. Profili silmeyi unutmuşuz. Hemen şuradaki şu menü sap. Bunu da silelim. Bu da tamam. Şimdi artık geriye burada ne kaldı? Eğer ki boşsa, herhangi bir şey eklenmemişse diye bir alan kaldı. O yüzden dolayı buraya da şu şekilde diyeceğim ki drop down no categories available şeklinde bir yazı söylesin. API'den veri çekemediğimiz zamanlar olabilir. Çünkü şu an zaten ne kullanıyoruz? Ücretsiz bir sürüm kullanıyoruz. Zaman zaman gidip gelecektir. O yüzden dolayı böyle bir şey yapmak şu an hata almamak için en güzel yöntemlerden birisi olacaktır. Başka geriye ne kaldı? Sadece şu arkadaşa bir link vermesi kaldı. Şu arkadaştan şöyle bir tane daha gelip kopyalayayım aynı şekilde. Biz burada linki mantıken kime vermemiz gerekiyor? Trigger, tetikleyici, image ve bu alana vermemiz gerekiyor. Şuraya şöyle tekrar gelirsem divin bitmiş olduğu yere tekrar şöyle bir link eklersem sorunsuz çalışır mı? Hemen şöyle hizalayalım da tekrar bakalım. Evet, üzerine geldiğimiz zaman bu linklerim de çalışıyor. Categories dedik ki işte categories işte buradaki isim bak aynı zamanda Slugify ile zaten dönüştürdük. Aynı zamanda bunlardan herhangi birinin üzerine geldiğimiz zaman yine aynı şekilde yan taraflarında bunların da aynı şekilde gelmiş olduğunu görüyoruz. Evet, tasarım olarak bence kategoriler bölümümüz oldukça güzel oldu. Şimdi şunu da yapmak istiyorum. Tabii ki buradaki cat 1 ve cat 2 bunları da değiştirmek istiyorum. Bunun için de index.ts dosyamıza yine aynı şekilde gelelim. Öncelikle şu linklerle ilgili bir bakacağım. Evet, şunları bir düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bir yere yönlendirmesin. Çünkü şey olmasını istiyorum. Tamam. Onun dışında şu iki kategoriyi kullanmayacağımı söyledim. Bu iki kategoriyi buradan silebilirim ya da kalsın, problem değil. Ben şimdi mantıken şunu istiyorum. Öncelikle bununla bunu çekeceğim. Daha sonra da bununla bunu çekeceğim. Bu alanın yapıldığı öncelikle yeri bulmamız gerekiyor. Bunun ismi neydi? Main menüydü değil mi? Evet, burası. Burada yine aynı şekilde benim ne yapmam gerekiyor? Diğer tarafta olduğu gibi bir dışarıdan kategorilerimi alabileceğimi söylemem gerekiyor. Buraya tekrar bir interface main menü props diyeceğim yine ismine. Categories diyelim aynı şekilde ve eşittir kategori evet, iki nokta koyacaktık. Ondan gelmedi mi? Evet, şöyle bunu ekleyeceğiz ve birden fazla olabilir diyeceğiz. Daha sonra tabii ki burada ne yapacağız yine aynı şekilde kategori main menü props ve kategorimizi buraya ekleyeceğiz ve diğer taraftan da yine aynı şekilde göndermem gerekiyor. Hemen burada da yine aynı şekilde gönderdim. Tamam. Göndermiş olduğumuz şimdi bu değerleri duruma göre düzeltelim. Şimdi ben normalde ne dedim burada? İlk iki tanesini istiyorum. O yüzden burada tekrar geleceğim. Diyeceğim ki slice 0,2 diyeceğim. Evet, noktası da var şurada. Evet, bana sadece iki tanesi geldi. Daha sonra bu arkadaştan şundan eee, ya da içi pardon orası dursun, şuradan bir tane daha kopyalayacağım. Bu sefer de diyeceğim ki 4'ten 6'ya kadar olanları getir bana diyeceğim. Kayıtlarıma göre. 4'ten 6'ya gelen olanları göre getir diyeceğim. Onlar da geldi. Şimdi artık ortaya ne yapması kaldı? Bizim kategorilerimizden iki tanesini buraya çekmek kaldı. Şimdi ben kategorilerimizden hangilerini istiyorum? Açık bunu istiyorum ve şunu istiyorum istediğimi varsayalım. Ya da istediğiniz herhangi birini isteyebilirsiniz. İkonlarıyla birlikte gelsin istiyorum. O yüzden dolayı burada tekrar yeniden bir tane daha categories nokta slice diyeceğiz ve ben diyeceğim ki 0 ve ikincileri bana sadece getir arkadaşım. Tekrar burada yeniden bir sorgu yapmaya gerek yok. Neden yok? Zaten bir defa çekiyoruz. O yüzden yani tüm hepsini zaten çekiyoruz. Çekmişken ne yapacağız? Bu çekmiş olduğumuz verileri zaten buraya gönderiyoruz. Göndermişken de buradan trimleyerek kullanmak en mantıklısı olacaktır. Burada tekrar kategori diyorum ve burada tasarımı yapmaya çalışacağım. Şimdi All Categories bölümünden yine aynı şekilde şu arkadaşı alabiliriz. Uzun uzun yazmaktansa daha sonra bunu kendimize göre düzeltiriz. Şöyle tekrar geldim. Evet, böyle olmadı. Linki de olması lazım çünkü. Evet, şuradan linkten itibaren alalım arkadaşlar. Şöyle tekrar geldim. Evet, şöyle bunu tekrar geldim. Ekledim. Evet, kütüphaneleri var. Evet, bu ekliymiş. Image kütüphanesi ekli olmayabilir.
Slugify kütüphanesi ekli değildir. API URL kütüphanesi ekli değildir. Evet, şöyle tekrar yeniden kaydedelim ve bakalım. Evet, şu şekilde bir tasarım oldu. Bakacak olursak ufak bir hizalama sorunumuz var gibi. Onun dışında pek de bir şey yok gibi. Bu hizalama sorununda şöyle yapalım. Buraya bir class name yazalım. Aynı zamanda şuradaki şu tüm özellikleri de almasını istiyorum. Diğerleri gibi dursun. Mesela üzerine geldiğimiz zaman bunlarda bir şey yok ama bunlarda var. O yüzden bunları yine aynı şekilde gelip buraya ekleyelim. Flex bir yapı, item center, justify center, gap 2 diyerek de şöyle ekleyelim bakalım ne olacak. Evet, birazcık daha güzel oldu. Hizalamayla ilgili sanki küçük bir sorunumuz var gibi. Hadi bakalım şöyle bir. Hizalı aslında da şunların başında ikon olmadığı için tabii ki birazcık daha şey durdu. Gap 2 başka ne ekleyebilirim buna? Justify Center, Item Center. Evet, eklenecek de pek bir şey yok gibi. Şöyle yapsak, şuradaki şu div'i silsem, burada zaten bir flex olduğunu söylüyorum. Belki bu div bozuyordur birazcık beni. Bunu silelim. Resimlerimin boyutları birazcık bozuyor olabilir. Bunları da 6 yaparsam bence hizalı olur gibi. Evet, böyle daha güzel oldu. Evet, birazcık daha hizalı gibi. Tamam, artık kategoriler bölümümüzde çektiğimize göre kategorilerimizin detay sayfalarını yapacağız. Aynı zamanda productlarımızı listeleyerek devam edeceğiz. Evet, daha önce de söylediğim gibi npm run build tabi şimdi birlikte kullanalım, hatalarımızı görelim. Çünkü deploy süresinde deploy ederken projemizi daha az hata almak ve başlangıçta kontrollü bir şekilde gitmek daha mantıklı olacaktır. O yüzden dolayı hemen projemi durduruyorum. Daha sonra npm run build diyorum. Daha sonra buradaki bu arkadaşın hemen çalışmasını bekliyoruz. Bakalım bize neler söyleyecek, nerede hata yapmışız, bunları varsa teker teker düzeltmemiz gerekiyor. Olabildiğince bu şekilde yapıp hatalarınızı ChatGPT ya da internette araştırarak düzeltmenizi ya da zaten burada okuduklarınızın zaten bazılarını otomatikman anlarsınız, zaten direkt ne yapabilirsiniz, kendiniz zaten düzeltebilirsiniz. Bazı hataları düzelttikçe zaten başka projeler geliştirdikçe yine de aynı şekilde görebilirsiniz. Mesela şu an burada ben bu record string demişim. Buradaki bu arkadaşın S'sinin büyük olması pardon küçük olması gerekiyor. Büyük yazmışım. Büyük bir hata yapmışım mesela burada. Diğer tarafa kopyala yapıştır yapmıştım. Oralarda da aynıları olabilir mi? Yok, tamam, sıkıntı yok. Bunu düzelttik. Tekrar gelip tekrar npm run build diyoruz. Yeni bir hata arıyoruz hemen. Şu anki hatamıza baktığımızda diyor ki arkadaşım diyor, sen bunda bu sayfalara diyor bunları yazmışsın diyor. Bunlar ama ESLint kurallarına uyumlu değil diyor. Neden uyumlu değil? Mesela sen carousel next'i yazmışsın diyor hero.tsx'e diyor ama kullanmamışsın diyor. Bunu yazmışsın diyor, kullanmamışsın diyor, bunu yazmışsın diyor, kullanmamışsın diyor. Kullanmadığın şeyleri temizle bize diyor. Hemen buraya ctrl ile birlikte tıkladıktan sonra kullanmadığımız şeyleri next ve preview'su buradan. Daha sonra tekrar yeniden gelelim. Bu sayfada yine CTRL'ye tıklayalım. Label, Settings ve User'ı kullanmamışım burada. Hemen yukarı tekrar çıkıyorum. Bakalım. Label şu arkadaş galiba. Evet. Daha sonra Settings ve User, bunları buradan temizliyoruz. Tekrar yeniden bir tane npm run build. Pages dedi, Collection dedi. Şu an için herhalde pek bir sıkıntı yok gibi. Error fetching vesaire dedi. Bakalım başka bir şeyler söyleyecek mi bize? Şu an projemiz deploy edilebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bu sayfaların vesaire olmadığını söylüyor bize bu yüzden dolayı. Ama genel olarak projemizde eğer ki şu yazıyı görüyorsanız otomatikman deploy edebileceğinizi anlayabilirsiniz. Biz de zaten deploy etmekte şu an için bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki bunu ne yaptık? Birlikte bir test etmiş, görmüş olduk. Yani ben şu an projeme Versal'e yüklemek istersem yapmam gereken tek şey sadece projemi GitHub'a yükleyip GitHub'tan sonra da ne yapabilirim? Direkt Versal'e yükleyebilirim. Şu an için sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi artık productlarımızla ilgili alanlarımızı yaparak devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi product bölümümüzü yaparak devam edelim.
Şimdi bizim product bölümümüzde normalde ana sayfadaki ürünlerimiz için şöyle bir is home diye bir tane alan oluşturmuştuk. Şimdi dokümantasyona geldiğimiz zaman filter rules diye bir bölüm olduğunu görebiliyoruz. Ve bu filter rules'da istediğimiz gibi filtreleme işlemi yapabiliyoruz. Biz mesela şu an kullanacağımız şey equal olacak, yani eşitte. Yani diyeceğiz ki ilk başta is home eğer ki eşitse, yani true'ya eşitse, o zaman ne yapacaksın, bize bunları getireceksin diyeceğiz. Bunun gibi birden fazla tabii ki şey kullanabiliriz. Bunun dışında burada bakalım görebileceğim mi? Şu an tam göremedim. Short diye bir tane de özelliği yine aynı şekilde olması gerekiyor. Bunu da yine bulmuştum. Tekrar olmazsa ilerleyen bölümlerde bakarız. Short da bizim ne işimize yarayacak? Bizim buradaki işte değerlerimizi bir şeye göre sıralamak istiyorsak, örnek olarak söylüyorum, fiyatlara göre sıralamak istiyorsak, o zaman short'u kullanabiliyoruz. Ya da işte bunun ID'si olabilir, başka bir şey olabilir. Birazcık daha short'u incelememiz belki gerekebilir. Ben de ilk defa inceliyorum. Öğrendikçe size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yapmamız gereken şey burada bizim product'larımızı listelemek. Şimdi ben product'larımı listeleyeceğim. Şimdi içinde bir değer döndüreceğim. Bir kart yapısı yapacağım. Bu kart yapısını öyle düzgün yapmalıyım ki, o kadar düzgün olmalı ki aynı zamanda ben bu kart yapısını birden fazla yerde kullanabileyim. Yani demek istediğim olay şu ki, şimdi ben burada bir kart burada bir geldim, dedim ki işte feature product dedim, alta bir yazı yazdım. Burada ürünlerimi döndürdüm. Bir sorguyla ürünlerimi döndürdüm. Aynı ürünleri farklı sorguyla buradaki sayfalarda da döndürebilmem gerekiyor. Yani benim bir product item'da oluşturmam gerekiyor. Şimdi bizim normalde home sayfamızda bir tane page.tsx'imiz var. Öncelikle biz product'larımızı çekebilmek için bir tane get product diye bir şey yazarak başlayalım. Hemen tekrar action bölümüne geliyorum ve get product.ts diyorum. Onun dışında şimdi bu arkadaş birazcık karışık olacak. Aslına bakarsanız şuradaki şu arkadaşları şöyle kopyalayayım. Bir de tabii bizim tip olayımız var. Öncelikle aslında tiplerimizi yine aynı şekilde constant dosyama ekleyeyim ben. Şimdi burada karışık olan durum ne aslında? Şimdi ben product'larımı çekeceğim. Güzel. Product'larımı çekerken neleri de çekmem gerekiyor? Sub kategorilerimi çekmem gerekiyor. Onun dışında kategorilerimi çekmem gerekiyor. Bunların içeriğini çekmem gerekiyor. Ve yine onun dışında bir de product files'tan resimlerimi çekmem gerekiyor ki resimleri gösterebileyim. Bunun için hemen burada tekrar gelip diyeceğiz ki öncelikle index.tsm'e geleyim. Tiplerimi hemen şöyle tanımlamış olayım. Daha sonra bunlarla bir daha tekrar uğraşmayayım. Tipleri ben yine hazırladım zaten, yine aynı şekilde şuraya tekrar geleceğim ve diyeceğim ki product id name description images birden fazla olabilir, kategori dolu veya boş olabilir, subkategori dolu veya boş olabilir, ya da şu şekilde de yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Fark eden bir şey yok. İkisini de TypeScript kabul ediyor ama biz ne yaptık? Bunları bu şekilde yazmış olduk. Evet, bunları kaydettim. Kategorileri ve subkategorilerden dolu veya boş olduğunu da söyledim. Şimdi gelelim get product bölümümüze. Get product bölümümüzde şöyle hemen diyelim ki export async function diyelim. Evet, normalde bu arkadaşa ben aslında bakarsanız parametre ekleyeceğim. Ama şu an için eklemeyeceğim. Şimdilik sadece bir öğrenelim. Daha sonra da, yani ilk başta yapmak istediğimizi yapalım. Daha sonra da bu arkadaşa bir parametre ekleriz. Buraya tekrar gelelim ve get products diyelim ve bu arkadaşın içinde işlemlerimizi yapalım. Şöyle eşittir yapayım. Daha sonra zaten burayı dolduracağım dediğim gibi. Tamam. Evet. Burada hemen bir try catch işlemiyle devam edeceğim. Catch işlemi için bir tane hata mesajı yine aynı şekilde hazırlamıştım. Bunu yine aynı şekilde buraya yapıştıracağım. Diyeceğim ki bunları çektim arkadaşım, gelmedi diyeceğim. Şimdi gelelim bizim buradaki işlemlerimize. Hemen burada try işlemi olarak diyeceğiz ki const product records diyelim. Eşittir await directus nokta request, daha sonra parantez. Biz burada diyeceğiz ki okuyacağımız şeyin ismi read items, tekrar parantez ve burada bir product okuyacağımı ve aynı zamanda virgül, tekrar bir süslü parantez, burada yapmak istediğim işlemi yazmam gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Şimdilik yazmayayım. Öncelikle bir sorgumuzu hem bir yandan test etmiş olalım hem de
teker teker görelim. Buraya tekrar const products diyelim mesela ve diyeceğim ki product birden fazla olabilir. Await get product diyelim. Şöyle yapalım. Şimdi bunu buraya yazdıktan sonra tabii ki benim burada sadece bunu yazmayacağım. Aynı zamanda bir de ne yapmam gerekiyor? Bir return işlemi yapmam gerekiyor. Şimdilik ben burada diyeceğim ki return product records diyelim ve ne geliyor ne bitiyor şöyle birlikte bir görelim. Daha önceden yazmış olduğumuz başka sayfalarda console.log varsa bunları öncelikle bir temizleyelim ve sürekli bize problem çıkartmasın. Evet, header bölümünde yazmışız, bunu buradan kaldırdım ve daha sonra tekrar buraya geliyorum. Console.log products diyeceğim. Evet. Şimdi ana sayfamızdayız. Zaten tüm değerlerimizin gelmiş olduğunu burada görebiliyoruz. Şimdi değerlerimiz görmüş olduğumuz gibi birçoğu geldi. Bir problem yok. ISOM vesaire geldi ama subkategori ID'nin null olduğunu görüyorum. Herhalde buna bir subkategori vermedim. Olabilir. Zorunlu tutmamıştım sonuçta. Ama kategori ID'min 2 olduğunu ve images'ımız da 4 olduğunu görüyorum. Şimdi ben bunları bu şekilde kullanmam tabii ki doğru bir yaklaşım değil. Normalde ben kategori ID'min hangi kategoriye bağlı olduğunu göreceğim ki orada o zaman ona göre bir yazdırma işlemi yapabileyim. Bu yüzden dolayı da burada yeniden tekrar geleceğiz. Get product'ımızda şöyle bir şeyler yaparak devam edeceğiz. Hem kategorimizi yazdıracağız, hem subkategorimizi yazdıracağız, hem de images'ımızı yazdıracağız. Eşleyeceğiz ve aralara ekleyeceğiz. Hemen şimdi bunları teker teker yazalım. Buraya gelelim. Diyelim ki öncelikle const kategori record diyelim yine aynı şekilde ve eşittir. Yapacağımız işlem şu. Şundan bir tane daha gelip kopyalayacağım ve sonuna s kategori diyerek tipini de aynı şekilde söylemiş olacağım. Burada tabii ki neyi okuyacağız? Bunu okuyacağız. Kategoriyi okuyacağız. Bunu yine aynı şekilde böyle yazacağım. Tekrar bundan bir tane daha kopyalayacağım ve ismini sub kategori record olarak değiştireceğim ve buradaki değerimiz de yine aynı şekilde sub kategori ve tipi de sub kategori şeklinde olacak. Evet. Başka nelere ihtiyacımız var? Onun dışında bunun gibi bir de product files'a ihtiyacımız var. Aslına bakarsanız bunun için de bir tip yazsaydım güzel olurdu. Buna daha sonra olmazsa bir tip yazarız ya da zaten şöyle diyelim. Biz normalde index.ts dosyamızda şöyle ben bu arkadaşa ne dedim? Images'larımız zaten burada string şeklinde olduğunu söyledim. Zaten sonuçta ben bunu döndüreceğim. O yüzden dolayı çok da bir önemli değil. Yani bir hata almayız diye düşünüyorum. Buranın ismini product files diyeceğim. Ve burada da product files'ı yine aynı şekilde okumak istediğimi söyleyeceğim. Herhangi bir tip vermeyeceğim bu sefer. Evet. Sonra hemen tekrar buraya geleceğim. Bir tane const diyelim ve products diye bir şey yazalım ve benim product tipimi kullandığımı söyleyeceğim ve eşittir product record nokta map record diyeceğim. Tipi any olsun. Evet, şurada yanlışlık oldu. Keseyim şunu. Evet, iki parantez şöyle şuradan tekrar süslü parantez, evet burada yazacağız. Burada tekrar diyeceğim ki const kategori eşittir kategori records.find, yani diyeceğiz ki arkadaşım sen benim buradan gelen kategori ID'imle diğer taraftaki kategori ID'yi birbirine eşitle, bana sadece onun değerini kategori ismiyle yaz diyeceğiz. Burada tekrar gelip bir parantez oluşturuyorum ve diyeceğiz ki cat, evet tip de verelim bunlara, cat kategori tipinde eşittir cat.id, evet cat.id eşittir record nokta kategori id diyeceğiz. Evet, bunları bu şekilde ne yaptık? Eşitledik. Bunun aynısından bir de ne için yapmam gerekiyor? Sub kategori için yapmam gerekiyor. Şuradan tekrar şundan ekleyelim ve şu arkadaştan bir tane daha kopyalayabilirim. Ben direkt düzenlenmiş şeklini kopyalayacağım. Şöyle yine aynısı zaten arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse.
Evet, subkategori ID yine aynı şekilde bulması gereken şeyin bu olduğunu söyleyeceğiz. Aynı şekilde bir de bana ne lazım? Resimlerim için bir alan daha lazım. Tekrar gidiyorum. Const images eşittir product files nokta, evet, şuradan devam edelim. Filter düzenli olması için yanına da tabii ki yazabiliriz. Nokta file any, daha sonra diyeceğiz ki yine aynı şekilde file nokta product id eşitse record nokta id'ye diyeceğiz. Bunu nereden bulduk diye sorabilirsiniz. Bunun için de şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada tekrar gelip aynı şekilde API'mize product mesela şu şekilde istek attığımız zaman buna product files derseniz yine aynı şekilde buradan bakacak olursanız direct product ID ile, yani eşleştirmemiz gereken şeyle ve okumamız gereken şeyin bu olduğunu görüyoruz. Yani Directus Files ID olduğunu görüyoruz. Ona göre ne yapacağız? Bunu eşleştireceğiz. Bunu da aynı şekilde okuyarak devam edeceğiz. Burada tekrar geldim, nokta map dedim. Tekrar bir tane parantez file 2 nokta any diyeceğim ve burada da okuyacağım şeyin ismini zaten buradan gördük. Diyeceğiz ki directus nokta, evet yanlış yazmak istemiyorum. Şurayı şöyle gelip kopyalayalım. Evet, okuyacağımız dosyanın da bu olduğunu söylemiş olacağız. Bunları yaptıktan sonra artık return işleminde tabii ki bunları bu şekilde kullanmamamız gerekiyor. Return işleminden ne yapacağız tabii ki? Burada yapmış olduğumuz şeyi kullanacağız. Şimdi normalde tabii ben return sildim. Pardon, return silmemişiz. Burada kalmış. Buradaki bu return'ü tekrar silelim. Buraya tekrar geleyim. Bir tane diyelim ki return ve şunun ismini söyleyelim. Products diyelim. Ve bunun içinde zaten bunların hepsini teker teker birleştireceğim bir alan yapacağım. Bu birleştireceğim alanın ismi de yine return olacak. Süslü parantez ve diyeceğiz ki ID için record'umuzdan gelen ID'yi, name'imiz için record'umuzdan gelen name diyeceğim. Description'ımız için record'dan gelen description diyeceğim. Price'ımız için yine aynı şekilde record'dan gelen price diyeceğim ve bunları teker teker yazacağım. Is home var. Bunu da yine aynı şekilde ekleyelim. Daha sonra resimler alanımız var. Resimler alanımız için bunu kullanacağız zaten. Images alanımız için yukarıdaki images'ımız. Şimdi gelelim kategori ve subkategori alanımıza. Şimdi kategorimizin boş olma durumu, subkategorimizin boş olma durumu ve aynı zamanda bu kategorimizin içinde döndüreceğimiz şeylerin de olması gerekiyor. Bunlar ne? Kategorinin ID'si, kategorinin ismi gibi alanlar. Şimdi biz de yine aynı şekilde burada şöyle e, şöyle tekrar gelip yapıştıracağım. Uzun uzun yazmakla uğraşmayayım. Burada kategoriye e, eğer ki doluysa o zaman bize bunları getireceksin. Ama bu kategorinin dolu olmama durumu varsa da o zaman kategoriye null yazacaksın. Sub kategoride de yine aynı şekilde bunları bu şekilde söyleyeceksin diyeceğiz. Başka sanırım atladığımız bir şey yoktur diye düşünüyorum. Hemen bu get products'ı bir çalıştıralım birlikte. Zaten console.log'da dönüyor olması gerekiyor ve otomatikman döndü. Şimdi tekrar bakacak olursak images değerimizin başarılı, kategori değerimizin başarılı olduğunu, sub kategorinin null olduğunu görüyoruz. Şimdi bazı değerlerimizin zaten ben ne demiştim? Sub kategoriler olmayabilir demiştim. O yüzden yukarı doğru tekrar çıkacağım. Yani benim girdiğim değerlerde bazılarının sub kategorisi yok zaten. Tekrar şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Bakın burada sub kategorimiz var. Burada bana eksik gelen sadece o old price kısmı oldu. Çünkü ben price'larımı da old price'larımı da yine aynı şekilde kullanacağım. Bunu eklemeyi unutmuşum sanırım. Bir tek sadece old price'ı ekleyip bu işi bitirmiş olacağım. Price'ı yine aynı şekilde altına old price diye bir alan daha ekleyeceğim ve record'dan gelen old price diye bunu da yazacağım. Get products'larımız bu şekilde hazır olduğuna göre artık yapacağımız şey ana sayfamızda burada bunu kullanarak bunu getirmek. Evet, şimdi ana sayfamız için aynı şekilde product'larımızı getireceğiz. Şimdi normalde yine tabii bu arkadaş durduğu için bir yeniden başlatıyorum. Normalde benim is home diye bir özelliğim vardı. Bunu kullanarak öncelikle burada product'larımı çekmem gerekiyor. Tabii ki
Öncelikle bir çekelim, tüm ürünlerimizi çektikten sonra da Home Product bölümümüzü çalıştırarak devam ederiz zaten. Bunun için zaten daha önce biz page sayfamızda product diye bir şey oluşturduk. Buraya daha sonra bir şartımızı yazacağız zaten. Bunun için öncelikle bir tane buraya yeni bir komponent oluşturalım ve komponentimizin ismine de Home Product diyelim ve bunu da burada çağıralım. Bu Home Product'ın bir interface'i olacak. Yani dışarıdan bir değer alacak. Yani product'lar alacak. Biz yine aynı şekilde gelip burada çağıracağız. O yüzden dolayı bir interface. Home Product, yine prop ve product diye bir şey, daha doğrusu products diye bir şey alacaksın sen ve tipi product olacak diyeceğiz. Daha sonra bu arkadaşı da yine tekrar burada geleceğiz, söyleyeceğiz ve burada bunun tanımlamasını yapacağız. Page sayfamızda tekrar tasarımı bir yandan görebilmek için home product ve control space product'ımıza product'larımızı ekleyelim. Evet, şimdi şuraya görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi tekrar buraya yeniden giriş yapacak olursak. Şimdi bizim normalde şart olarak is home özelliğimiz vardı. Bunu kullanacağız zaten. Bu bir yandan buna da istek atmış olayım ve bu sayfanın tasarımını şimdi yaparak devam edelim. Şimdi Home Product sayfamızda öncelikle ben şu yukarıdan yine bir boşluk vermek istiyorum. Yine aynı şekilde bunların hizasına gitmek istiyorum. O yüzden dolayı buradaki div'e şöyle bir class name ekleyeceğim. Bu zaten bu class name'i zaten direkt header bölümünden slider'dan vesaire alabilirsiniz. Ek olarak zaten mt12 ve mb12 ekledim sadece. Tekrar yeniden gelin bir tane div aç kapat yapalım ve tekrar yeniden bir tane daha div aç kapat yapalım. Buradaki div'imizde şunu istiyorum ben. Hiçbir şey yazmayalım ya da bir tane h1 yazalım. Yazmamız gerekirse ona göre yazarız. Buraya diyelim ki featured product diyelim. Ve tekrar yeniden buraya bir tane P açalım ve burada da Lorem 7 diyelim. Bu arkadaşa hemen şöyle bir fontuna semibold, tekstine 3x large diyelim. Bu arkadaşa da tekstine sm ve text slate 500 gibi bir renk ekleyerek sönük bir hale getirelim. Evet, ne oldu? Şöyle. Tamam. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Güzel. Şimdi bunun altında product'larımızı çevireceğiz. Şimdi ben burada yan yana kaç tane product'ım olmasını istiyorsam o yüzden dolayı bir grid yapısı yaparak gideceğim. Diyeceğim ki grid call 1, mdd grid call 2, lg'de grid call 4 diyerek bunun tasarımını bu şekilde yapalım. Aralarındaki boşluklar için gap 6 diyelim ve margin top 6 diyerek de şuradan boşluğunu verelim. Daha sonra ben burada product'larımı döndüreceğim. Bunun için tekrar buraya yeniden geliyorum. Diyeceğim ki product'ları nokta length diyelim. Eğer ki sıfırdan büyükse o zaman bana ne yapacaksın? Buradaki tasarımı vereceksin. Ama herhangi bir product olmayabilir. O yüzden burada da P'sinde de diyeceğiz ki işte loading products gibi bir yazı yazsın. Product'lar geliyor gibi bir şey yazsın ya da ona uygun bir yazı yazabiliriz. Burada şöyle yapalım. Şu arkadaşlar aç kapat yazalım. Tasarımı şu şekilde düzelsin. Evet, şimdi tabii ki bizim normalde gelen product'larımız var. O yüzden dolayı ben burada product şöyle yapalım. Şunu şuradan şöyle sileyim. Biz burada tabii map kullanmadık daha. Burada tekrar yeniden product nokta map diyelim. Tekrar parantez product diyelim. Ve şuradan tekrar parantez, bunun içinde nasıl bir tasarım yapmak istiyorsak söyleyelim. Evet, burada da product nokta name diyelim mesela. Şu anlık sadece göreceğiz zaten. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bunları başarılı bir şekilde yapmışız. Şimdi yapmamız gereken diğer bir şey ne olacak? Bunlarla ilgili bir item oluşturmak. Hemen şöyle yapacağım. Buraya tekrar geleceğim. Component klasörümüzde tekrar gelelim. New file diyelim. Product item nokta tsx rafc diyelim. Daha sonra bu arkadaşa yine aynı şekilde bir props olacak. Interface product item prop product ve sadece bir tane product olacak.
Şimdi biz bunun niçin yapıyoruz? Çünkü biz bu product item'ı birden fazla yerde kullanacağız. Tek bir düzenlemeyle her tarafı, bütün sayfalardaki düzenlemelerimizi yapmış olacağız. Home product bölümünde tekrar geliyorum. Bu arkadaşı burada döndüreceğim. Diyeceğim ki product item. Şöyle kapatalım. Daha sonra product özelliğine product'ımızı verelim. Key özelliğini de unutmayalım. Product'tan gelen ID diyerek bunu da tamamlamış olalım. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi product item şeklinde yazdı. Şimdi burada yapacağımız tasarımda üst tarafta bir resim, işte alt tarafta işte bir buton, ismi, kategorileri gibi alanları yazdırmak istiyorum. Zaten ben buradan tüm değerlerimi görüyorum. Aynı şekilde ne yapacağım? Buradaki bu değerleri kullanarak bir yazdırma, yani bir tasarım yapmaya çalışacağım. Şöyle tekrar gelin, burada bir class ekleyelim ve flex call diyelim. Bir border ekleyeceğim ve border slate 200 diyelim ve köşelerden bükelim. Daha sonra tekrar bir tane daha div açalım ve burada resimimizi göstereceğiz. Bir padding verelim. Flex item center justify center, bunu yazalım. Daha sonra resmimizle ilgili diğer taraflardan aynı şekilde daha önce zaten uzun uzun yazmıştım. Şu an uzun uzun tekrar yazmak istemiyorum. Image'imi şu şekilde ekleyeceğim. Product'ımızın name'i, API URL'imiz, başka ekleyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Yok. Burada product images'ımızın birinci değerini alacağız. Çünkü bizim resimler alanımız dizi. Birden fazla resim ekleyebileceğimizi söyledik. Gerçi biz bir tane ekledik şu ana kadar. Yani benim eklemiş olduğum şeylerde. Bunları söyledim. Şuraya da bir tane, eğer bu resim yoksa bu şekilde bir resim göstermesini söyledim. Tabii ben böyle bir resim ayarlamadım ama bunu niçin yazıyorum? Çünkü deploy süresinde bana diyor ki bu arkadaşın boş olma ihtimali olabilir. O yüzden dolayı sen muhakkak default bir tane de resim yani eklemen gerekiyor burada. Eğer ki bu değer boşsa, bununla ilgili bir sıkıntı varsa default bir resim eklemen gerekiyor diyor. O yüzden deploy sırasında sıkıntı yaratmasın diye biz de ne yapıyoruz? Burada veya'mızı yazıp bu şekilde geçebiliyoruz. Eğer ki bunu yazmazsanız, yine şöyle yazarsanız yine çalışacaktır ama deploy ederken problem olacaktır. O yüzden dolayı biz doğrusu neyse o şekilde yazalım. Ve şu an görmüş olduğumuz gibi product'larımın resimleri geldi. Şimdi tekrar yeniden altında bir tane daha div oluşturacağız ve burada da işte nelerini yazdırabiliriz, ismini yazdırabiliriz, kategorisini yazdırabiliriz gibi bir iki şey yazdırarak gidelim. Hemen burada flex call, daha sonra item start diyelim, başlangıçtan başlasın, mt4 padding 4 space y, yani hepsinin arasında yukarıdan aşağı üçerlik boşluk olsun diyelim. Daha sonra bir tane H2 ekleyelim ve burada product'ımın name'ini yazdıralım. Başka product'ımızın kategorileri olabilir. Sub kategorileri olabilir. Bunları aynı şekilde yazdırabiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle diyelim biz burada product'ımızın kategorisi eğer ki varsa o zaman bana batge komponent daha önce yüklemiştik. Burada bana ne yapacaksın? Product'ımın kategorisinin name'ini yazdıracaksın diyeceğiz. Evet, şöyle bir tasarımla bunu da bu şekilde yazdırdık. Başka ne ekleyebilirim buraya? Bir tane daha div ekleyelim yine aynı şekilde. Bir class name flex row diyelim. Space x ekseninde bu sefer üçlük bir boşluk verelim. Burada hem old price'ımı yazdıracağım ama bir tane değerime, mesela şu chicken'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bu chicken'a mesela old price değeri girmedim. O yüzden dolayı şunu da söylemem gerekiyor. Old price var mı yok mu? Bunun kontrolünü yapacağız. Eğer varsa bize gösterecek, yoksa göstermeyecek. O yüzden product'ımızın old price'ının vv diyeceğiz ki eğer ki varsa bana burayı göster diyeceğim ve burada bir span diyeceğim. Şöyle ve diyelim ki product nokta old price diyelim. Evet, tavuğumuzda şey olmaması gerekiyor. Evet, old price değerimiz yok. Tabi bu eski fiyat olduğu için bunun üzerine çizmek ve rengini de birazcık soluklaştırmak istiyorum. Text slate 400 ve line stroke diyerek bunun üstünü çiziyorum. Evet.
Şimdi aynı şekilde burada ürünümüzün gerçek fiyatını ne yapacağız? Söyleyeceğiz ve şöyle yapalım. Bunun için herhangi bir şarta ihtiyacımız yok. Her türlü yazmasını istiyoruz. Ve bunların ikisinin de başında bir dolar işareti olsun. Evet, bunu da aynı şekilde gelip ekleyelim. Hatta boşluk olmasın burada. Şöyle. Ve bu arkadaşın rengini kırmızı ve koyu yapmak istiyorum. Şöyle font semi bold diyelim. Evet, şöyle güzel oldu. Şimdi bunun altına aynı şekilde bir tane buton ekleyerek devam edeceğim. Şurada tekrar gelip bir tane buton komponentini kullanalım. Add to cart diyelim. Evet, bu tabii ki burada çok da güzel durmadı. O yüzden dolayı biz bu arkadaşa bir variant yazabiliriz ya da bir class name yazabiliriz. Açıkçası sadece burada kullanacağım büyük bir ihtimal, o yüzden dolayı burada bir class name yazarak yazmak daha mantıklı olacak. BG Yellow 400 olsun. Hover özelliğinde BG Yellow 300 olsun. Textimiz black olsun. Fontumuz semi bold olsun diye. Evet, şu şekilde oldu. Ama yazılarım okunmadı. Text base yazmışım. Pardon. Text black diyelim buna. Şöyle yaparsam daha güzel bir tasarım olacaktır. Evet, bu da tamam. Şimdi gelelim buradaki bu ana sayfamızdaki filtreleme işlemine. Şimdi ben burada şunu istiyorum. Sadece ana sayfamdaki ürünler gözüksün istiyorum. O yüzden dolayı şuradan tekrar gelip bakacak olursak şöyle bir hemen tekrar bakalım. Mesela ne varmış? Yumurta varmış. İşte portakal suyu varmış ama mesela milk yokmuş. Milk şu an burada gözüküyor mu? Gözüküyor. Yani bizim burada bir filtreleme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu birden fazla yerde kullanacağım için bu get products'ta bir tane filtreleme işlemi yazmamız gerekiyor. Normalde filtreleme işlemini burada Filterus'ta yine aynı şekilde görmüştük. Nerede, şöyle tekrar gelip göstereyim. Şu şekilde bir yapıyla yapıyoruz ve bunları yaparken şurada bir parantez açarak yapıyoruz. O yüzden dolayı bunu birden fazla yerde kullanmak istediğim için ben buraya tekrar yeniden geleceğim. Bir tane virgül ekleyeceğim ve buraya bir tane filter diye bir alan ekleyeceğim. Ve yine tekrar aynı şekilde geleceğim. Buraya bir de short diye bir alan ekleyeceğim. Ve bu alanlar ama bu sefer ben dışarıdan aldığımı da söylemek istiyorum. Ve diyeceğim ki filter record string olacak ya da herhangi bir formatta olabilir. Eğer ki yoksa boş olacak diyeceğim. Yine tekrar aynı şekilde short içinde diyeceğim ki string olabilir ve birden fazla olabilir. Çünkü short işlemler o şekilde oluyor ve aynı zamanda başlangıç değerimizin boş olduğunu söyleyeceğiz. Başka ne söylememiz gerekiyor burada? Bu arkadaşların aynı zamanda tiplerinin de product olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şuraya tekrar gelip burada promise ve product dersem, birden fazla parantez şöyle yazarsam, evet şu şekilde kullanırsam en doğrusu bu şekilde oluyormuş. Yani normalde tip yazmazsanız da yine aynı şekilde çalışacaktır. Deploy süresinde yine size sıkıntı yaratacaktır. O yüzden dolayı ben yine aynı şekilde tipimi yazarak devam etmiş olayım. Şimdi projeme tekrar geldiğim zaman herhangi bir sıkıntı yok. Şu an her şeyimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi biz buraya yazmış olduğumuz bu filtre'ı artık geleceğiz. Burada kullanacağız. Nerede kullanacağız? Bizim page.tsx'te kullanacağız. Çünkü bizim product'ımız içinde, get product'ın içinde bunu artık ne yapabiliyoruz? Filtreleme işlemini yazabiliyoruz. Birden fazla yerde kullanacağımız için bunu bu şekilde yazdık. Buradan tekrar geliyorum. Bir parantez açıyorum. Süslü parantez. Diğer tarafta olduğu gibi şu filtre bölümünden bakacak olursak şunun aynısını kopyalayarak kendimize göre düzeltebiliyoruz. Şimdi buraya tekrar geldiğimizde Ctrl Space yaptığımız zaman herhangi bir değer gelmedi. Bir kontrol edeyim dedim en azından. Is home diyelim. Tekrar şöyle yapacağım ve diyeceğim ki eg 2 nokta true olanları bana getir diyeceğim. Bakalım ne oldu. Milk gittiyse sorun yok demektir ve milk gitti görmüş olduğumuz gibi. Yani ben şu an ne yaptım? Sadece şey olanları getirmiş oldum. Eğer ki false dersem de işaretli olmayanları yine aynı şekilde getirebilirim. Şimdi de ne gelecek? Milk gelecek.
bunlar cheesecake falan kaybolacak. Mesela bu şekilde ne yaptık? Ana sayfada olmayanları gösterdik. Tekrar yeniden ben buraya true diyelim ve bu şekilde olsun. Daha sonra sıralama işlemiyle ilgili short diye bir alan eklemiştim. Bunun için buradan tekrar bir virgül ekliyorum ve burada bir köşeli parantez açıyorum ve burada neyi sıralamak istiyorsam başına bir eksi yazarak yazabiliyorum. Mesela price'ımı söylediğim zaman bu şekilde bir hata almadık değil mi? Bakalım. Evet, hata aldık. Şurada is home. Evet, pardon, yanlış yere oldu arkadaşlar. Silelim. Tamam. Şunu şuradan değil. Şimdi bu birinci değerimiz ya, bu neyin değeri mantıken filter değerimiz. İkinci değer için buradan yazacağız. O yüzden buraya tekrar geleceğim. Evet, şöyle düzgün dursun istiyorum. Bir saniye şöyle hemen ayarlayalım. Evet, şöyle. Evet, şöyle yaparsam daha anlaşılır olacak. Bizim ikinci değerimiz ne? Normalde price değerimiz. Ve bunları sıralamak istiyorsam bunu kullanabilirim. Tekrar baktığımız zaman en yüksek fiyatların yine bu şekilde gelmiş olduğunu görebiliyoruz. En yüksekten en düşüğe doğru. Bu eksiği de artı yaparsak da tam tersi olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Değilmiş galiba. Tekrar bakalım. Evet, değilmiş. Ben yanlış biliyormuşum. Bu galiba Strapi'de böyleydi. Ya da Pocket Base'de böyleydi. Burada yine short'la ilgili rule şeylere bakmamız gerekiyor tabii. Eğer ki opera şöyle bir şey varmış mesela. Burada olabilir mi? Çıkmadı. Şuraya tekrar yeniden bir short yazalım mesela. Manuel short items collection, manuel otomatik short diyelim, bakalım ne çıkacak. Evet, şu an tam bulamamış olsam da burada sıralamayla ilgili muhakkak bir iki tane örnek var. Şu an sadece tek bulduğum eksisi tabii, ama diğerlerini de yine aynı şekilde dokümantasyonu arayarak bulabiliriz. Dediğim gibi ben de ilk defa kullandığım için bazı şeyleri test ederek bulmaya çalışıyorum. Evet, şu an için görmüş olduğumuz gibi ana sayfamızda bunları getirmiş olduk. Şimdi artık ne kaldı geriye? Kategorilerimizde yine aynı şekilde productlarımızı listelemesi kaldı. Evet, şimdi kategorilerle ilgili bölümümüzü yaparak devam edelim. Öncelikle bir iki tane küçük hata var. Onları düzelterek başlayacağım. Şurada bir tasarım kaymamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki bu arkadaşlar, hemen şöyle tekrar geleyim. Bir class name diyelim ve bir tane leading ekleyeceğim. Pardon. Line clamp ekleyeceğim. Ve bir de fontuna semi bold diyelim ve tek satır olsun ve koyu bir şekilde olmasını isteyeceğim. Bir de şu arkadaşa tıkladığım zaman ana sayfama gitsin istiyorum. O yüzden bu arkadaşa da bir tane link vereyim. Bu şekilde daha hızlı çalışırım. Hemen şöyle link. Evet, bunu da buraya ekledim. Şimdi yapacağımız şey ne olacak? Kategorilerle ilgili işlemlerimizi yapmak olacak. Şimdi normalde all categories'ta herhangi birine tıkladığımız zaman gideceği sayfayı ayarlamamız gerekiyor. Şimdi burada herhangi bir sayfaya tıkladığımız zaman burada categories ve kategori ismini, açılan bir sayfaya tıkladığımızda categories, ana kategori ismi ve sub kategori ismi şeklinde geldiğini görüyoruz. Şimdi burada ben o yüzden dolayı ne kullanacağım? Dinamik bir root kullanacağım. O özellikle Next.js'in dosyasını açarak göstereceğim. Çünkü Next.js 15 ile birlikte ufak tefek değişiklikler oldu. Normalde Next.js 14'te değişikliklerin bir kısmı duruyor tabii ki, ama ufak bir değişiklik de var. Şimdi normalde biz Next.js 14 kullanırken await params kullanmıyorduk ya da promise gibi şeyler kullanmıyorduk. Ama Next.js 15'te özellikle bunları yazmamız gerektiğini söylüyor. Yani bu yapıda yazmamız gerektiğini söylüyor. Eğer ki ben kategoriler bölümümde sadece ve sadece ana kategorileri alacak olsaydım, bunu almayacak olsaydım bu yapıyı kullanabilirdim. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Slack ve page.tsx diyebilirdim. Ama ben iç içe birden fazla sayfa kullanacağım için, o yüzden dolayı dinamik daha doğrusu catch all segments diye geçiyor. Bu yapıdan kullanmam gerekiyor. Ona göre dosyalarımı oluşturacağım. Hemen rotalarıma tekrar geliyorum. Categories ilk başta linkimizin olduğu yer ve daha sonra da burada slug diyeceğiz. Ama slug'ı derken başına 3 tane nokta ekleyeceğiz ki dediğimiz gibi catch all tipini kullanabilelim. Page.tsx diyeceğim, raftçe diyeceğim ve categories detail page diyelim. Bunu yazdıktan sonra artık burada herhangi bir sayfaya girdiğimiz zaman karşımıza çıkan sayfa görmüş olduğumuz gibi bu olacak.
Şimdi ben buradaki bu değerlere teker teker nasıl erişeceğim? Bunun için buradaki bu yapıyı yine aynı şekilde kullanacağız. Burada önemli bir husus nokta. Buradaki yazan Slack diye yazmış olduğu şey bizim dosyamızın ismi. Yani ben buraya gelip de eğer ki başka bir şey yazdıysam onu yazmam gerekiyor. Ve küçük büyük harf duyarlılığı var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen bana söylemiş olduğu formatta ben burayı yazmak istiyorum. Öncelikle buraya yine bir ASYNC ekleyeceğiz. Çünkü buranın içinde bir await var. Await kullanabilmemiz için de ASYNC yazmamız gerekiyor. Sonra burada yazmış olduğu gibi şuradaki şu arkadaşı aynı şekilde yazmam gerekiyor. Ben stilimi bozmamak için direkt şu şekilde yazacağım. Parametre params promise slug string yine aynısı. Ben tek satırda yazmayı tercih ediyorum. Buradaki gibi yazmayı tercih etmiyorum. O yüzden dolayı bu şekilde yazarak devam edeceğim. Sonra bana söylemiş olduğu gibi şu const slug await params'ı yine aynı şekilde buraya yazacağım. Ve daha sonra buradaki bu değerleri teker teker almaya çalışacağım. Bu yüzden dolayı burada iki tane değişken tanımlıyorum. Çünkü bu değişkenleri zaten kullanacağım. Ve diyeceğim ki slug'ın ilk indeksi yani 0. indeksini getir bana bunu ata ve sub kategorinin 1. indeksini gel bunu ata diyeceğim ve buna göre işlemlerimizi yapacağız. Hemen gelip bunları burada yazdıracak olursak şöyle yapalım. Bunları yazdıracak olursak ve şurada tekrar gelip bakacak olursak görmüş olduğumuz gibi Fruit Vegetables burası, Fresh Vegetables bunların böyle geldiğini görüyoruz. Teklilerden birine tıkladığımız zaman teklinin geldiğini, diğerinin gelmediğini görüyoruz. Şimdi gelelim diğer hususumuza. Şimdi normalde diğer kullanmış olduğum yani diğer yapmış YouTube kanalımda yapmış olduğum projelerde ne vardı işte Pocket Base vardı, Strapi vardı. Onlar da normalde Slack gibi bir alan vardı. Ona göre bir sorgulama yapabiliyorduk. Normalde aslına bakarsanız ben bu projeyi gerçekten yapıyor olsaydım ve Directus kullanıyor olsaydım burada title alanı dışında Slack diye bir yine aynı şekilde alan oluştururdum. Onun için de okuma yapardım. Bunun için yapardım. Şu yüzden dolayı yapardım. Örnek olarak söylüyorum. Name ismini yanlış yazdım ve name ismini daha sonra düzenlemek istediğimi varsayalım. Ama aynı zamanda arama motorlarında beni indekslediğini varsayacak olursak benim buradaki bu değeri değiştirmem otomatikman arama motorları için olumsuz bir sonuç elde edeceği için o yüzden dolayı yeni bir alan oluştururdum. Tabii ki bu alanı oluştururken yine name alanı gibi oluşturur. Yine aynı şekilde çevirme işlemini yapardım. Yani name alanı dışında Slack diye bir alanım daha olurdu. Orayı çevirerek yapardım. Yine değişen bir şey olmazdı aslında. Ama biz şu an zaten yaparken bu alanımızı name alanı üzerinden zaten yaparak gittik. Yine name alanı üzerinden yaparak gideceğiz. Şimdi ama burada dikkat etmemiz gereken husus şu noktada. Şimdi normalde ben hangi sayfadayım? Seafood sayfasındayım mesela ama bunun yazılışı bu şekilde. Benim bununla bunu eşleştirmem gerekiyor ki ona göre bunun ID'sini alıp burada kategorilerimi getirebileyim. O yüzden dolayı buna uygun bir fonksiyon yazmam gerekiyor. Buna uygun bir action yazmam gerekiyor. Bunun için action dosyama tekrar yeniden geleceğim. Bunu da get product'ın altına yazabilirim ya da tekrar yeniden bir action yazarak orada yazabilirim. İkisi de tercih edilebilir. Ben product'larım toplu bir şekilde dursun istediğim için burada yazacağım. Aslına bakarsanız bunun ismi get products değil product.ts yazmak daha mantıklı olabilirdi. Şu an video çektiğim için açıkçası düzeltmeyeceğim ama video çekmiyor olsaydım düzeltirdim. Çünkü kafa karışıklığı olmasın diye çok fazla düzeltmek istemiyorum. Şimdi yapacağım şey burada export async function diyeceğim ve kategorilerimi çekeceğim ve çekmiş olduğum kategorileri zaten get kategorisinden çekebiliyorum. Çekmiş olduğum kategoriyle bu arkadaşı eşleştireceğim. Eşleştirme sonucunda çıkan değeri alacağım. Filtreme ekleyeceğim ve daha sonra benim product'ımla eşleştirerek kullanacağım. Şimdi bunları çok daha uzatmadan birlikte yapmaya çalışalım. Öncelikle buraya tekrar hemen bir tane fonksiyon yazıyoruz ve diyeceğiz ki export async function ismi get product by category şeklinde olsun. Bu arkadaş iki tane değer alacak ve bu değerlerin isimlerinin karışıklığı olmasın diye ben bu isimleri kullanarak devam edeceğim. Tabi bu arkadaşlara muhakkak tip de vermemiz gerekiyor. Tip vermezsek eğer JavaScript'te kullanırken bir sıkıntı yok. Yani JS kullanırken sıkıntı yok ama burada tip vermek yine zaten zorundayız. Yoksa çalışır ama deploy ederken çalışmayacaktır.
Buraya tekrar yeniden bir try catch işlemi yapacağım. Ve cage'ine de yine bir hata mesajı ben direkt kopyala yapıştır yapacağım. Şöyle bir hata mesajı yazsın ve return diyeceğim. Öncelikle dediğim gibi kategorilerimi çekmem gerekiyor. Zaten bununla ilgili bir fonksiyonumuz var. Const categories diyelim ve eşittir await get categories diyerek bu arkadaşı burada yapalım. Daha sonra const kategori eşittir categories nokta find eşleştirme yapacağımızı söyledik. Cat ismi cat olsun burada ve burada bu cat'in name'ine erişeceğim. Bunun için slugify kullanacağım yine. Diyeceğim ki cat'in nokta name'e eğer ki eşitse kategori slug'a diyeceğim. Bunları burada bir eşleştirme yapacağım. Eğer ki değer boşsa yani kategori herhangi bir değer alamamışsa otomatikman demek ki hatalı bir istek vardır. O yüzden kullanıcıya şunu demem gerekiyor. Arkadaşım bu kategori yok demem gerekiyor. Ve bunu da bu şekilde yazacağım. Sonra her taraftan yine aynı şekilde erişebilmek için let sub kategori id ve null değeriyle bir şey tanımlayacağım. Bunu neden burada let şeklinde tanımlıyorum? Çünkü ben if'in içinde bu arkadaşa bir değer atamaya çalışacağım. Eğer daha sonra da aşağıda diyeceğim ki eğer ki arkadaşım bu değer null değilse o zaman bana şu işlemi yap diyeceğim. Ve o yüzden dolayı burada öncelikle diyeceğim ki eğer ki arkadaşım sub kategori slug boş değilse ve categories kategori ismiyle yaptık. Nokta sub categories eğer ki arkadaşım bu değerler doluysa, boş değilse o zaman iki değer de varsa benim sub kategori ile ilgili tekrar ne yapmam gerekiyor? Bir sorgu daha yapmam gerekiyor ve eşleştirme işlemini yapmam gerekiyor. Burada da find diyeceğim. Tekrar şöyle bir parantez açalım. İsmi bu sefer sub olsun ve any diyelim. Ve sonra tekrar buradan bir eşittir ve burada diyelim ki tekrar yukarıda yapmış olduğumuz gibi slugify parantez sub nokta name eşitse sub kategori slug diyelim. Bunlar birbirine eğer eşitse ne yapacak? Bize bu değeri dolu olarak getirecek. Eğer ki bu değeri dolu olarak bana getirdiyse bunun için de tekrar diyeceğiz ki eğer ki arkadaşım sen bana bu değeri dolu getirdiysen benim tanımlamış olduğum bu id'ye senin içindeki id'yi tanımlaman gerekiyor şeklinde söyleyeceğim. Sonra const filter diyeceğim ve eşittir any tipinde ve burada diyeceğiz ki kategori id çünkü data modelimizdeki ismi buydu. Diyeceğiz ki eq ve kategori nokta id diyerek eşitse bize bu sonuçları getirmesini söyleyeceğiz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bazı şimdi şöyle göstersem daha mantıklı olur galiba. Evet bakalım. Root home page.tsx. Evet. Bazı doküman ya da ben denerken belki karıştırmış da olabilirim. Bazılarında bu arkadaşları yazarken tırnak içinde yazıyorlar. Bazıları bu şekilde yazıyorlar. İki türlü de çalışıyor sanırım. Şu an için aradaki farkı anlamadım ama bir sıkıntı yok gibi. Şu an bu şekilde çalışıyor. Bizim daha önceki yapmış olduğumuz yerde de tırnak işareti kullanmadık ama bazı yerlerde bu EG'yi falan şu şekilde tırnak içine de alıyorlar. Çalışmayan yer olursa bunda belki bir test edip bakabiliriz daha sonra. Şimdi tekrar yeniden geleyim ve burada diyeceğim ki eğer ki arkadaşım bu arkadaşım doluysa benim filtreme bir ekleme daha yapmam gerekiyor. Bu sefer diyeceğiz ki sub kategori id eşitse tekrar alt tire q diyelim ve sub kategori id diyelim. Bunu da bu şekilde yazalım. Şurada da galiba virgül mü olur bunlarda? Bir şey koymasam ya da herhalde böyle olması gerekiyor. Burada da herhalde gerçi kategori ID devam ediyoruz. Herhalde böyle olacak. Bir yazalım daha sonra tekrar bakarız. Sonra
Tekrar burada const product diye bir şey tanımlayalım. Products diyelim hatta. Ve eşittir get products diyelim. Ve bu products'ımızda bizim bu yukarıda yazmış olduğumuz filtre'ımızı aynı şekilde buraya ekliyoruz. Ve return olarak da products'ımızı yine aynı şekilde döndürüyoruz. Şimdi gelelim bizim buradaki bu sayfamıza. Biz artık ne yapacağız? Bunu kullanarak zaten değerlerini söyledik. Yazmış olduğumuz şeyi burada çağıracağız. Yine const products diye çağıracağım. Çünkü diğer taraftan zaten kopyalama yapıştırma işlemi yapacağım. İsimleri aynı olsun. Get products by category parantez içinde. Daha sonra kategori slug ve sub kategori slug'ımızı buraya ekleyeceğiz. Console.log products diyelim ve başka bir yerde console.log varsa bunları da temizleyelim. Şurada varmış. Kafamızı karıştırmasınız. Şu an için sadece bir yerde olsun. Gelen cevapları burada birlikte görelim. Fresh Fruit'e tıkladım mesela. Bakalım. 2 tane galiba değerimiz vardı. Kaydetmedim galiba. Pardon. Tekrar bakalım. 2 tane değerim vardı hatırlıyorum. Emin değilim. Belki de 3 tanedir. Bakalım. Şimdi değerlerimize bakacak olursak Fresh Fruit, evet bu bir. Evet, bir tane değerim varmış hatta Fresh Fruit'ta. Görmüş olduğumuz gibi sadece bize bu değeri getirdi. Şimdi burada artık tasarımımızı yapabiliriz. Hatta istiyorsanız şöyle şuna tıkladığımız zaman burada 5 tane veya 6 tane olması gerekiyor. Fresh Vegetables'ı pardon Fruit Vegetables'ı getirdi bize. Sub kategorisi de varmış gerçi bunları. Ama biz buna göre sorgu yapıyoruz. Ne oldu bize? Bunların hepsini getirdi. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Büyük bir ihtimal. Şimdi tekrar bunlar olmazsa bir listeler tekrar bakarız zaten. Düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu buna bakacağız zaten. Bunun için şurada şöyle bir tasarım yaparak devam edelim. Şuradaki şu divimi yine şöyle değiştireceğim. PX32, PX64 vereceğim yine aynı hizalarda olması için. Burada bir tane H1 yazalım. İçine şimdilik şunları yazalım. Daha sonra bunları düzeltiriz. Tekrar yeniden buraya bir tane daha tasarım yapacağım ve bu tasarımı yaparken de bizim daha önceden kullanmış olduğumuz nerede o arkadaş? Komponent Home Product'ı kullanabiliriz. Şu Home Product'ın içindeki şu arkadaşı yine aynı şekilde geleyim alayım ve buraya aynı şekilde yapıştırayım. Ve buradaki product item şunu ekleyelim. Başka sanırım ekleyeceğimiz bir şey yok. Zaten itemlarımızı bir defa oluşturduk. Zaten döndüreceğimizi söylemiştik. Evet, tekrar gelip baktığımız zaman şu an tekrar baktığımda Fruit Vegetables'ta bunların hepsini görüyorum. Şunlardan şöyle Fresh'e tıklayayım. Bir tane değer gelmesi gerekiyor sanırım şu. Evet. Tekrar tıklayalım. Egzotik diyelim mesela. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Buna tıkladığımız zaman yine aynı şekilde düzgün bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Evet, şimdi artık geriye ne kaldı? Şuradaki şu başlık olayımız kaldı. Şimdi bu başlık olayında da yine buradaki gibi bir döngü vesaire bir şey yapabiliriz. Ama ben döngüyü yaptığım zaman bana birden fazla değer getirecek. O yüzden dolayı ama ben sonuçta bir defa istek atıyorum. Atmış olduğum isteği yine burada döndürmek isteyebilirim. Şöyle yapmak mantıklı olabilir bence. Buradan tekrar gelelim. Şu arkadaşlarla bir işimiz yok aslında. H1 ya da şu H1'leri de şuradan silelim. Şöyle yapalım. Şundan bir tane daha şöyle aynı şekilde gelip kopyalayayım. Evet. Burada diyelim ki products nokta slice 0,1 pardon 0,1 sadece bir tane değer getir bana diyelim ve burada da H2 şöyle, evet şöyle diyelim ki product'ın nokta kategorinin name'ini getir diyelim. Evet, bekliyoruz. Ne dedi bize? K ile ilgili bir sıkıntısının olduğunu söyledi. Hemen buraya bir de key verelim. Product.id diyelim. Tekrar yeniden şöyle bir bakalım var mı hatamız. Evet, burada bir sıkıntı yok. Şunlardan herhangi birine geldiğimiz zaman evet, bunlarda da bir sıkıntımız yok. Şimdi tabii ki yine aynı şekilde alt kategoriyi de yazdıracağız. Şöyle yapalım biz burada. Şuraya şöyle tekrar geleyim. Şundan aç kapat yapalım. Evet, şöyle ve birazcık
Süsleyip diyelim. Class name text 3x large diyelim mesela. Evet. Şey oldu. Bunu eklediğim için ne oldu? Şeyler bozuldu. Şöyle şuraya bir div yazayım. Ve şuradaki şu k'yi şuraya ekleyelim. Bunu döndersin. Text 3x slash tamam. Şu an bir hata almayacaktır. K'den dolayı aldık zaten. Font semibold diyelim. Şöyle olsun. Tamam. Bir de bunun aynı şekilde altına P diyelim mesela ya da H2 ve H1 de diyebiliriz. Fark etmez. Düzeltebiliriz. Burada da tekrar product'ımızın kategorisinin pardon sub kategorisinin name'ini yazdırması gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi buradaki bu soru işareti otomatikman şeyi sağlıyor. Diyor ki arkadaşım bu doluysa boşsa bunu sağlıyor. Ama bazen deploy sırasında sıkıntı da yaratabiliyor. Şöyle yapacağım o yüzden dolayı. Bu değer eğer ki boşsa değilse diye bir şey yazabilirim. Bunun için de şundan bir tane daha gelir kopyalarım. Ve buraya tekrar bundan vv derim. Şöyle parantez aç ya da açıp kapatmaya gerek yok. VV derim. Bana direkt bu şekilde yazar. Onun dışında bu arkadaşın da hadi birazcık text evet sadece rengini olmazsa birazcık şey yapalım. 600 diyelim. Bu şekilde olsun. Bir de margin top 1 diyelim. Evet şu şekilde olsun. Şimdi şunlardan herhangi birine tıkladığımız zaman geliyor mu bir sıkıntı var mı? Gelmiyor. Bunlardan herhangi birine tıkladığımız zaman altında o yazıyla birlikte geliyor. Ve bunları da bu şekilde listelemiş oluyoruz. Evet kategorilerimizi de bu şekilde listelediğimize göre artık diğer işlemlerimizi yaparak devam edebiliriz. Evet şimdi login ve register sayfamızın tasarımlarını yaparak devam edeceğiz. Bunun için bir tane out.jpg diye bir dosya oluşturdum ve burada buna göre bir tasarım yapacağım. Öncelikle tekrar yeniden buraya geleyim. Burada bir tane açıklama dosyası şeklinde out sayfası oluşturacağım ve bunun için tekrar yeniden bir folder out diye bir dosya oluşturacağım. Tekrar yeniden gelelim. Bir tane login dosyası ve bir tane de register dosyası oluşturalım. Bunları neden açıklama dosyasına ekledim? Çünkü yine buradaki tasarımla buradaki tasarım birbirinden farklı olacak. Birinde header ve footer olmayacak. Diğerinde işte sadece yan tarafta bir resim olacak vesaire. O yüzden dolayı burada yeni bir yapı kurmak için. Out dosyasında eklememin sebebi linkimin out/login şeklinde gözükmesini istemem. Tekrar out dosyamızın içine yeniden gelelim. Bir tane de buraya tekrar layout dosyası oluşturalım. Evet buraya da layout diyelim ve bunu bu şekilde yazalım. Şimdi tekrar yeniden buraya geldiğimiz zaman /out login dersem şu şekilde bir sayfamız geliyor. Tabi biz bu sayfaların içlerine birer page.tsx eklemedik. Hemen page.tsx ekleyelim. Grafc login page diyelim. Evet şöyle bakacak olursak alt layout'u görüyoruz. Çünkü children'ları daha okumadık. Tekrar yeniden buraya gelelim. Page.tsx buraya da yeniden register page diye bir sayfa oluşturalım. Evet şimdi aynı şekilde layout dosyamızda öncelikle yapmaya başlayalım. Şimdi layout dosyamızda bunu bu şekilde oluşturmamın sebebi kullanıcı giriş yaptıktan sonra ben kullanıcıyı bu sayfaya tekrar sokmak istemeyebilirim. Onun dışında burada yapmış olduğum tasarımda bir tane resim kullanacağım. Sayfamın yarısında hem login ve register'da bu resmi kullanmak istiyorum. Diğer yarısında da benim form ekranım olacak. O yüzden dolayı burada ona göre bir yapı kurmak istiyorum. Şimdi tabii ki bu sayfaların içindeki değerlere erişebilmemiz için bir tane interface yazmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir interface out layout props diyelim ve children diyerek bu sayfanın içindeki değerlere şöyle React Node'la bu sayfanın içindeki değerlere erişeceğiz. Tip olarak bunu söyleyeceğiz ve burada da props'umuzu aynı şekilde ekleyeceğiz ve children'ımızı buraya yazacağız. Şimdi sayfamızın tasarım bölümüne gelecek olursak. Burada tekrar yeniden bir div class name diyelim ve screen diyelim ve tüm sayfayı kaplasın. Flex bir yapı, justify center, item center bu şekilde söyleyelim. Tekrar yeniden gelelim. Bir tane div
Ve bu arkadaş, yani benim buraya resim koyacağım. Koyacağım resmi gizleyeceğim normalde, LG'den itibaren göstereceğim. Aynı zamanda sayfamın 1/2'sini kaplamasını istiyorum ve H'de full olmasını istiyorum. Bunu bu şekilde söyleyeceğim. Diğer tarafta da benim form ekranım olacak. Öncelikle ve bu form ekranımda da ben mantıken neyi göstereceğim? Sayfalarımın içeriklerini göstereceğim. Şimdi şu şekilde bakacak olursak login page diye burada bu şekilde yazdığını görüyoruz. Şimdi sayfamızın bu kısmına hemen bir resim ekleyelim. Resim içinde şöyle yapacağım. Bir tane yine aynı şekilde image, next image, resmin boyutunu vesaire pek fazla hatırlamıyorum. Onu direkt kopyalayacağım. Diğer projemlerden birinde de aynı resmi kullanmışım hatta. Oradan yine aynı resim aramakla uğraşmadım. Direkt bu resmi kullanacağım. Evet, bu şekilde. Daha sonra bu sayfamızın yine düzenli bir şekilde olmadığını görüyoruz. Görmüş olduğumuz gibi şu div'e hemen birkaç tane daha class yazalım ve diyelim ki burası da v-full olsun. LG'den itibaren sayfanın 1/2'sini kaplasın. Padding ekleyelim. Onun dışında flex call diyelim ve item center diyelim. Tekrar yeniden bakalım. Şöyle hizalamış olduk. Onun dışında ben buraya bir de logo ekleyeyim ki buradan diğer sayfaya geri işlemi yapabileyim. İki sayfamda da olsun yine aynı şekilde bu. Buraya tekrar yeniden bir div ekleyelim. Class name flex item center margin bottom 6 diyelim form için ve burada tekrar yeniden bir tane daha div class name ve 24 diyelim, işte py4 diyelim, px3 diyelim, bir şeyler diyelim. Tamam. Burada tekrar yeniden bir tane link oluşturalım. Bu linkin içine de evet href ve diyelim ki ana sayfaya gitsin. Linkin içinde de bizim header'ımızdaydı sanırım. Rotalar component menü header. Evet, şuradaki şu logomuzu aynı şekilde hiç uğraşmadan alıp buraya yapıştırayım. Şöyle hizalayalım. Evet. Buna tıkladığımız zaman ne olacak? Gidecek. Tabii ki bu arkadaş şurada vermiş olduğum V24'ten dolayı sanırım çok düzgün durmadı. Evet, şöyle silersek güzel olacaktır. Tamam. Şimdi login, buraya tekrar register yazarsam register sayfasına geçebiliyoruz. Şimdi buraya tıkladığımız zaman aynı zamanda da ne yapabiliyoruz? Evet, tıkladık. Evet, ana sayfamıza geçebiliyoruz. Biz normalde linkimizi ne yapacağız? Bir önceki sayfada şuradaki evet user'a tıkladığımız zaman göstereceğiz. Yine oturumum belki düşmüş olabilir. Yani render'daki oturumum o yüzden dolayı, hatta tamamen düşmüş. O yüzden dolayı bir projeyi birazdan zaten tekrar yeniden çalıştıracağız ama buraların tasarımlarını bir yaparak devam edelim. Şimdi öncelikle login tarafını yaparak başlayalım. Şimdi login tarafında ben kullanacağım şey Shotgun tabii ki yine. Hatta şuradan müsait bir yerden Shotgun'ın sitesini açayım. Onun dışında ben birazcık araştırdım. Şu şekilde kullanacağımız şeyler var. Bu SDK'nın Authorization bölümünde ana sayfada da var. Yine aynı şekilde bunu kullanacağız. Bunu kullanırken Register ekranında diyor ki bana sadece diyor gerekli olan şey diyor e-mail ve password müydü? Bakalım tekrar. Evet, e-mail ve password diyor ama diyor bu alanlarda istiyorsan diyor ekleyebilirsin diyor. İşte bunu ekleyebilirsin diyor. İşte ne var? Kontrollü bir registration var diyor, işte token'la istiyorsan diyor kontrol ettirebiliriz vesaire gibi alanları var. Şimdi biz daha önce yüklemiş olabiliriz açıkçası. Çok da emin değilim. Form kullanacağız. Hemen şöyle tekrar bir bakalım. Yüklemiş miyim, yüklememiş miyim? Evet, formu yüklemişiz. Biz bu formdaki neyi kullanacağız? Özellikle Zot, useForm bunları kullanacağız. Yani ben burada bir de validation işlemi daha yani yapmış olacağım. Şimdi bana bu forumdaki komponentler vesaire lazım. Hızlı bir şekilde nereden kopyalarız? Şöyle yapalım. Şuradaki şu arkadaşa direkt şöyle geleyim. Benim login sayfasını yaparak başlayalım önce. Evet, şunu şuradan şöyle silelim. Ya da şöyle yapalım. Evet, şöyle. Şu React bende her zaman en üstte durması gerekiyor. Yani ben öyle seviyorum, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu en üstte hep durmasını istiyorum o yüzden. Yoksa bir kural falan değil, onu söyleyeyim baştan.
Onun dışında başka form şemalarla ilgili bunlar var. Zot vesaire otomatikman kendinden yüklü bir şekilde gelmiş olması gerekiyor. Hemen şöyle bir gelip kontrol edelim. Zot var mı? Evet, package dosyamızda var. Zot ne ile birlikte geldi? Formu yüklerken kendinden yükledi. Eskiden yüklenmiyordu. Artık biz formu yüklediğimiz zaman bu arkadaşları biz otomatikman yüklüyor. Onun dışında şurada bir form şemamız var. Form şemamızda yine aynı şekilde gelip burada tanımlayalım. Tanımlamış olduğumuz bu form şemasında işte istediğimiz gibi kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Mesela ben burada bir e-mail istiyorum. Minimum 2 karakter gibi özellikleri var ama ben sadece burada istiyorsam bunu değiştirebiliyorum. Yani e-mail formatında olması gerektiğini söyleyebiliyorum sanırım. Şöyle bakalım. Evet, var. Şöyle yapalım. Min demeyelim. Şurada şu arkadaşı silersem ve buna e-mail dersem bakalım acaba hata alır mıyız? Doğru mu yaptık? Şu an galiba kullanmadığımız için belki de hata almamış olabilirim. Login'e gelelim gerçi. Tekrar bakalım. Evet, böyle olması gerekiyor. Belki de yanlış da yazmış olabilirim. Buraya tekrar bakarız. Diyelim ki e-mail required diyelim sadece buna. Onun dışında tekrar yeniden gelelim burada. Başka neyimiz var? Var mı benzer bir şey? Belki e-mail ile ilgili bir şey de yazmış olabilirler. Şu an göremedim. Problem değil. Bunu istiyorsanız direkt ChatGPT'ye söylerseniz zaten size uygun olanı yazacaktır. Şimdi login ekranını yaptığım için bir de ekstradan parola alanı istiyorum. O yüzden dolayı buraya da password diyeceğim ve minimum 2 karakter yazması gerektiğini burada zaten bunun için söyleyeceğim. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi giriş yaptıktan sonra kullanıcıyı benim yönlendirmem gerekiyor. Bu yüzden dolayı bir use router ekliyorum ve next navigation kütüphanesine ekleyeceğim. Durum loading mi değil mi? Yani durumu yine aynı şekilde bir loading bir şey göstermek istiyorum. O yüzden bunu ekleyeceğim. Kullanıcı giriş yaptıysa toast kullanabiliriz. Toast'u daha önce ayarlarını yaptık diye hatırlıyorum. Yine aynı şekilde bunu kullanacağım. Ve yukarıdaki şu form şemamda değerlerimi yazacağım. Şurada yine bir aynı şekilde örneğin ne olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Ben de yine buradan aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve buradaki isimleri aynı şekilde burada default olarak nasıl gelmesi gerektiğini söyleyebiliyorum. Şu an login ekranı yapıyorum. Ben normalde bir kullanıcı burada direkt tanımlayabilirim. Yani şunu istiyorum. Ben deneme12@gmail.com. Bana her seferinde dolu olarak gelsin. Ben her seferinde şifre vesaire yazarak uğraşmayayım istiyorum. Deneme deneme 12 diye bir şifre yapmış olayım. Tamam. Şimdi bunları yazdıktan sonra aşağı tarafta artık tasarımımızı yapabiliriz. Şuradan tekrar yeniden bakacak olursak şöyle bir onSubmit diye bir fonksiyon da olduğunu görüyoruz. Bu onSubmit bizim ne işimize yarayacak? Bizim bir butonumuz olacak. Butona bastığımız zaman şemaya göre bunu kontrol edecek. Daha sonra da konsola bu formumuzun içindekileri yazacak. Uzun uzun bunları tek tek yapmakla uğraşmış olmayın. Buraya kadar tamam. Biz yani ne yapacağız normalde şu an? Formumuzun tasarımını bitirdikten sonra burada aslında login'e bastığımız zaman giriş işlemini yapması için fonksiyonlar yazacağız. Şimdiden bunu yerine söylemiş olduk. Daha sonra tekrar buradaki tasarımımıza gelecek olursak şöyle bir örnek olduğunu yine aynı şekilde görebiliyoruz. Ben de yine aynı şekilde bu örneği buraya aynı şekilde alıyorum. Tabi bu formun bir de elemanları var. Şunlar yani. Bunları da yine aynı şekilde alalım. Butonumuzu da hatta ekleyelim. Hatta input'umuzu da almamız gerekiyor. Şunları tekrar yine aynı şekilde alayım. Yukarı kısma yapıştırayım. Tekrar sayfamıza gelelim bakalım ne oldu ne bitti, var mı bir eksiğimiz. Use state ile ilgili bir hatamız varmış. Use state'i hemen şöyle control space ile yükleyelim. Zaten yukarıda use silent yazıyor ve şu şekilde bir sayfamız geldi. Şimdi buranın tasarımını vesaire kendimize göre düzelteceğiz ve önemli olan birkaç tane husus noktamız var zaten. Şimdi normalde ben yukarıda username alanını sildim ve e-mail alanı yaptım. Buradaki daha doğrusu şuradaki form şemamızdaki ismi neyse buradaki isminin de aynı olması gerekiyor. Eğer ki farklıysa otomatikman validation işlemini yapmayacaktır. Buraya bir e-mail diyeceğim ve buraya da e-mail şeklinde bir şey yazayım ve description'ı istemiyorum. Ben sevmiyorum. Zaten bu şekilde ekleyeyim. Daha sonra bu arkadaşın boyutu pek de düzgün durmuyor. Şöyle yapalım biz buraya. Buranın boyutunu V4/5 diyerek şöyle uzatmış olalım. Hatta 3/5 desek daha mı iyi olur? Şöyle daha güzel duracaktır. Güzel.
Şimdi bana e-mail alanı gibi bir de ne lazım? Parola alanı lazım. O yüzden dolayı bu form field'dan bir tane daha aynı şekilde kopyalayayım ve burada da e-mail değil, bu sefer ne diyeceğiz? Password diyeceğiz. Evet, burada yine password yazısını yazalım. Daha sonra bu input'umuzu aynı zamanda şey ekleyebiliriz. Yani bu şekilde gözükmesin yani. Bu input'umuzun input'a ekliyorduk. Şöyle type özelliğine password diyelim. Tekrar şöyle bakalım. Evet, parola formatında geliyor. Güzel. Şu e-mail değil, burada da bana yıldız yıldız gibi bir şeyler göstersin istiyorum. Sayfamı yukarıdan yenilediğim zaman burada artık benim default vermiş olduğum değerlerim dolu bir şekilde geliyor. Burada tabii ki submit yazmasın. Ne desin? Login yazsın. Ee, Evet, tipini vesaire istersek değiştirebiliriz ama submit'e bastığımız zaman bize normalde buradaki bu değerleri konsola yazması gerekiyor şu an ve görmüş olduğumuz gibi yazdı. İşlemimiz şu an burada login sayfasında tamam. Tabii ki ne yapacağız bunlarla ilgili? Önce rollerimizi ayarlayacağız. Rollerimizi ayarladıktan sonra burayı yapacağız. Aynı şekilde ben bir de bu sayfanın aynısından register sayfası için istiyorum. Bundan bir tane daha gelip kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım ve ismini register page olarak burada değiştireceğim. Bunu değiştirmeseniz de tabii ki projeniz çalışır ama ben düzenli gitmek istediğim için bunu da bu şekilde düzelteceğim. Daha sonra bana password, email gibi iki tane daha alan lazım. Bunlardan bir tanesi first name alanımız olsun. Bir tanesi de last name alanımız olsun diyeceğim. Ve first name ve last name'i de dolu bir şekilde gelmesini istiyorum. Kayıt işleminde evet, bunları değiştireceğiz zaten sürekli ihtiyacımız olduğu için ama yine dolu bir şekilde gelsin istiyorum. Şöyle gelsin, tamam. Başka ne alanımız vardı? First name alanımız vardı. YouTube, last name, subscript diyelim. Evet. Bu şekilde yazalım. Burada tekrar login ekranımıza geldiğimizde, pardon, register'ımıza geldiğimizde ve buradan bu arada loginden de register'a da geçmemiz gerekiyor. Onu da ayarlayalım şimdi. Önce burayı bir bitirelim olmazsa. Burada hemen şuradan şöyle tekrar bakalım. Şundan bir iki tane daha kopyalayacağım ve bunları kopyalarken de en başa kopyalamak daha mantıklı olacaktır. İki tane şöyle kopyalayalım ve buradaki form isimlerimizi yine aynı şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Name'lerimiz yani first name ve last name, bunları burada düzeltelim. Ve şuradaki isimleri de yine aynı şekilde düzeltelim. Last name diyelim. Placeholder'ında last name yazsın. Last name, daha sonra type kısmında password yazması gerekmiyor. Şöyle yazalım. Evet. Burada da yine aynı şekilde first name ve burada da first name yazsın. Evet. Tabii şu an bizim değerlerimiz dolu geldiği için placeholder'ımız tabii ki mantıklı bir şekilde gözükmüyor. Şöyle yapacak olursanız zaten bunları tekrar sayfamızı yenileyelim. Boş bir şekilde görürsünüz. Bunlar benim kayıtlı olan daha önceki projelerden çıktı galiba. Şöyle tekrar gelip yazarsam, hatta şunları kaldırabilirim. Neyse, problem değil. Bunları da bu şekilde ne yaptık? Ayarlamış olduk ve tekrar geri eski verilerimi eski haline geri getirdim. Şurada login değil register yazsın ve aynı zamanda bir sayfadan diğer sayfaya da geçiş işlemimizi de ayarlayarak devam edelim. Bunun için burada tekrar yeniden bir tane div yazalım ve diyelim ki class name margin top 8. Tekrar gelelim bir tane label kullanabiliriz. Components label kullanalım ve diyelim ki don't, burası register hesabı, already an account diyelim ve bunun altına bir tane link ekleyelim. Next link. Evet. Buna da diyelim ki click her login page diyelim ve burada linkine de href out login'e gideceğini söyleyelim. Evet. Şuraya da space
X ekseninde ikilik bir boşluk ekleyerek bunu da ayarlamış olalım. Evet, buna tıkladığımız zaman diğer tarafa gidecektir. Bunlara tabi birazcık class name vesaire bir şeyler eklenebilir. Çok da abartmaya gerek yok. Buraya tekrar tıkladığım zaman burada yine aynı şekilde şundan bir tane daha kopyalayayım ve buraya yapıştıralım. Burada da tam tersini yaparak bir tasarım oluşturmuş olalım. Diyelim ki don't ve an account ya da click her register page diyelim. Evet, label'ın kütüphanesi yokmuş. Component link'in de belki kütüphanesi yoktur. Next link ekleyelim. Bu da tamam. Evet. Birine artık buradan evet yönlendirme işlemini yapmadık. Register diyelim. Tamam. Evet, register page, login page. Buraya bastığımız zaman da ana sayfaya gidiyoruz. Güzel. Şimdi artık buraya bastığımız zaman tabii ki yönlendirme işlemini yapacağız ama bunu daha sonra yapacağım. Öncelikle bir giriş register işlemini yapalım. Çünkü orada kullanıcı eğer giriş yapmışsa şu ikon gelsin, kullanıcı giriş yapmamışsa bu ikon gelsin, şu link gelsin, bu link gelsin gibi bir ayarlama yapmam gerekiyor. O yüzden öncelikle burayı bitirelim. Login ve register'ı ayarlarımızı yapalım. Daha sonra da orayı yine aynı şekilde düzenleyerek devam edeceğiz. Evet, şimdi login ve register işlemlerimizle devam edeceğiz. Formumuz hazır. Register sayfamızı öncelikle yaparak başlayacağız tabii ki. Ama ilk başta yapmam gereken şey benim rollerimi ayarlamak. Bunun için öncelikle User Roles bölümüne gelip Public bölümünden tekrar geliyorum. Ve burada Directors User'a buradan aynı şekilde ekleyip Create'i işaretlemem gerekiyor. Ben daha önce bunu silmeyi unutmuşum. Birlikte yapalım. Diğerlerini zaten yapmıştım. Tekrar buraya geliyorum. Directors User diyeceğiz. Bunu seçiyoruz ve buradan bu arkadaşı all access diyerek kayıt ediyoruz. Buraya kadar tamam. Daha sonra access policies bölümümüz var. Buradan yine tekrar yeniden geliyorum. Bir tane poliçe oluşturuyorum. Poliçemin ismi user olsun. Bunu diğer taraflardan da oluşturabiliyoruz. Bu arada burada özellikle oluşturmamın sebebi burada minimum özellikleri seçmek için kolay bir ekran var. Uzun uzun uğraşmamak için. Buraya user dedim ve app access'e enabled dedim ama admin'e kesinlikle izin vermiyoruz. Save diyoruz ve bu poliçemiz de oluşuyor. Poliçemiz oluştuktan sonra karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Çıkan sayfada bakın bir sürü özelliği yaratma, güncelleme gibi değerlerin olduğunu görüyoruz. Biz bunları minimuma çekeceğiz ve resetleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bir kullanıcının gelip de Directus failası belki okuması gerekebilir. Yani evet, belki güncellemesi gerekebilir. Yaratması belki gerekebilir, evet. Ama diğer şeylerde yapmasına bence gerek yok. Bir collection'ları okusun bence. İşte aktiviteleri sadece okusun ama yaratmasın, bir şeyler yapmasın. O yüzden dolayı bunları minimuma çekeceğiz. Ama ihtiyacımız olması durumunda da buradan yine aynı şekilde eklemelerini yapacağız. Aynı zamanda Directus User'a baktığımızda bu bölümün read olduğunu ama birazcık açık bir tonda olduğunu görüyoruz. Üzerine geldiğimiz zaman evet, yanlış yaptım. Buraya tekrar minimuma çevireceğim. Tekrar yeniden burada use custom dediğim zaman kullanıcının görmüş olduğunuz gibi sadece kendini güncelleyebilmesi için bu şekilde bir yapı olduğunu görüyoruz. Biz de işlemimizi ne yapacağız? Buna göre yapacağız. Kullanıcı kendini güncelleyebilir, read edebilir gibi çeşitli özellikler var. Şimdi bunun dışında bu arkadaşın aynı zamanda benim bu oluşturmuş olduğum şeyleri yine buraya eklemem gerekiyor. Tamam, belki bu değerlerin benim public, herkes okuyabiliyor, bir sıkıntı yok. Ama işte yeni bir collection oluşturduğunuz zaman yine bunlara yani public'te olmuş olduğu gibi burada da izin vermeniz gerekiyor. Öyle biliyorum en azından. Çünkü Strapi'de öyleydi, bunda da öyledir diye tahmin ediyorum. Açıkçası denemedim. Ama bence böyledir. Bunlara o yüzden dolayı yine okumalarını ne yapacağız? Read diyerek hepsine izin vereceğiz. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Ekstradan bir şey daha yapmamız gerekiyor burada. Burada Direct to Station'a izin vermem gerekiyor. Bu station'a hem oturum yaratmasına izin vereceğiz, hem okumasına izin vereceğiz, hem güncellemesine izin vereceğiz, hem oturumu kapatmasına izin vereceğiz. Paylaşmasına izin vermek gerekiyor mu açıkçası çok da bir fikrim yok. Ben de şu an için vermeyeceğim. Ve gerek olursa tekrar burada buna basarız. Bunu da yaptık. Sonra
Tekrar buraya geliyorum ve burada settings bölümüne geleceğiz ve burada user register'sı enabled olarak ayarlayacağım ve user'larımızın rolleri için burada bir artı tuşuna yeniden basacağım ve burada tekrar users diyeceğim ya da user diyelim yine. Burada parent rol bölümünden hangi rolü istiyorsak seçebiliyoruz. Şuradan şuna basacağız galiba. Bakalım. Yok, burası değil galiba. Birazcık daha aşağı inelim. Evet. Burada görmüş olduğumuz gibi Polyjets bölümümüz var. Burada Create New deyip oluşturmak istediğiniz zaman minimum seçeneğinin bakın burada gelmediğini görüyorsunuz. O yüzden dolayı açıkçası burada o yüzden Add Exciting diyeceğiz ve user'ı seçeceğiz ki bizim için daha kolay olsun çünkü. Ve bunu da yine aynı şekilde gelip söyleyeceğim. Başka neye ihtiyacımız var? Rollerle ilgili başka bir şeyler yapmak istersek burada rollerle ilgili bir tanımlama yapıp yine aynı şekilde kullanabiliriz. Zaten bu poliçenin içinde bir roller var zaten. Yine aynı şekilde bunları zaten kullanacağız. Tekrar gelip buna save diyorum ve tekrar buna gelip save diyerek işlemimi yapmış oluyorum. Onun dışında başka yapmam gereken bir şey sanırım kalmadı. Buraya tekrar geldiğimiz zaman bakın burada Administrator ve User bölümünün gelmiş olduğunu görüyoruz. Şu an için herhangi bir user görmüş olduğumuz gibi yok. Bunun için buradaki tekrar bu dosyaya gelecek olursak burada SDK ile birlikte Register işlemi için bir iki tane örnek olduğunu görüyoruz. Ben şu örneği şu an için gelip kopyalayacağım. Birazdan zaten bunu düzelteceğiz. Tekrar Register bölümüne şöyle gelelim. Ve burada bunu yapalım. Şöyle kaydedeyim. Şimdi normalde tabii ki bunlar burada tanımlanmıyor. Bunları buradan siliyoruz. Silent diyor. Create Direct diyor. Bunun kütüphanesini yukarı ekliyoruz. With ile ilgili bir kütüphane yokmuş. Rest. Evet, buna da aslında pardon ihtiyacımız yok. Biz zaten bunu da nerede yaptık? Bu Directus diye bir lib dosyasında yaptık. Burada yani ne diyeceğiz? Directus lib'den ekleyeceğiz. Ve kayıt içinde register user'ı burada eklemem gerekiyor. Bunları bu şekilde kayıt ettikten sonra buraya tekrar yeniden gelirsem, evet şöyle tekrar sayfamızı yenileyelim bakalım. Evet, bir hata mı var? Bakalım. Ne diyor? Directus request on submit. Evet, burada await kullandığımız için sanırım o yüzden dolayı bize problem yapıyor. Bizim burada yukarıda yine ne dememiz gerekiyor? ASYNC dememiz gerekiyor. Bunun için şöyle yapalım. Const on submit eşittir ASYNC diyelim. Tekrar şöyle kaydedelim. Evet. Şunu function değil const dersem ASYNC values böyle. Evet, şuraya da bunu yazdığım için şöyle yapmam lazım. Sanırım şöyle yaparsam sorunsuz gelecektir. Evet. Şimdi tabii ki benim buradaki değerlerimi kaydetmiyor ama register dediğim zaman buradaki admin paneline tekrar geldiğim zaman user bölümünde görmüş olduğumuz gibi değerlerimizi kaydettiğini görüyoruz. İşlemimiz başarılı bir şekilde oldu. Şimdi buradaki register ve login işlemlerimizi yine aynı şekilde yapacağız ama burada aynı zamanda işte ne dönmesini istiyorum? Loading dönmesini istiyorum. Onu istiyorum. Yani loading veya kayıt işlemi olduktan sonra başarılı gibi mesajlar yazmasını istiyorum. Bu sorgulama işlemini yaptığımıza göre şimdi diğer bölümde de bunları düzelterek aynı şekilde devamını getiriyoruz. Evet, şimdi register işlemlerimizde devam edeceğiz. Bunun için öncelikle bir iki tane ayar yapmamız gerekiyor. Settings bölümünde tekrar geliyoruz ve buradan şu arkadaşın ifadesini kaldırıyoruz. Bunu kaldırmazsak eğer normalde kullanıcı kaydolduğu zaman bir mail gönderiyor ve bu mail ile aktivasyonumuzu sağlayabiliyoruz. Şimdi biz giriş işlemleri için next out kullanacağız. Neden next out kullanacağız? Normalde kullanıcı giriş yaptığı zaman verileri çerezlerde tutuyor ve sayfama F5 yaptığım zaman gidiyor. Yani session'da tutuyor ve F5 yaptığım zaman gidiyor. Tabii ki bu da bize bir e-ticaret sitesi için oldukça kötü bir şey olacaktır. Şimdi o yüzden dolayı yapmamız gereken şeylerden bir tanesi register yapmak. Register yaptıktan sonra giriş işleminde next out'la birlikte yapmak. Buradaki ifademizi kaldırdıktan sonra bir de burada event bölümünde environment bölümünde şöyle şunları göstereyim. Expanded diyeyim.
Şimdi ben buraya iki tane alan ekledim. Bir tanesi public URL bölümü. Bu arkadaş da kayıt işlemi sırasında problem yaratıyor. Bize bunu da aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Tabii ki ben şu an ne yaptım? Sunucumun adresini yazdım. Sunucumun adresi bu olduğu için bunu buraya aynı şekilde ekledim. Bir de bunun altına secret diye bir şey daha ekledim. Bu secret'ımı da böyle bir şey yazdım. Tabii ki güvenli bir işlem yapıyorsanız, gerçek bir projeyle çalışıyorsanız buraya güvenli bir secret yazmanız gerekiyor. Tabii ki ben şu an için böyle secret secret yazarak geçtim bunu. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Normalde eğer ki burada şu arkadaşı enabled yaparsanız kullanıcılar aktif olarak gelmiyor. Tabi kullanıcıya bir mail adresi göndermeniz gerekiyor. Bunun için mail ayarlarınızı da yapabilirsiniz. Bunun için zaten buradaki dokümantasyona baktığınızda buraya mail ayarları ile ilgili yazdığınız zaman size bilgiler gelecektir. Mesela environment variables'a şu şekilde gelip bakalım. Burada mesela mail diyelim, bakalım gelecek mi? E-mail template'in vesaire olduğunu görüyoruz mesela. Bakın burada görmüş olduğumuz gibi e-mail ile ilgili birkaç tane ayar var. Normalde ben bu ayarları yapmayacağım zaten ama ihtiyacınız olursa buradaki bu dosyaya bakmanız gerekiyor. Şimdi gelelim biz buradaki işlemlerimizi yapmaya. Şimdi normalde ben dediğim gibi şu hata geri aldığım için geldi. Sizle ilgili bir durum yok. Tamam. Şimdi öncelikle register sayfamızı yapalım. Register sayfamızda yaparken de Nextout kullanacağım için bu arkadaşı normalde bir API'den çekeceğim için bu yüzden dolayı register'ımı da bir API şeklinde yapmak istiyorum. Buraya tekrar yeniden geleceğim. Bir API yazacağım ve isteğimi kendi API'ma öncelikle bir istek atacağım. Daha sonra benim bu API'imde gelecek, direct tutuma istek atarak devam edecek. API sayfamıza tekrar yeniden gelelim ve buraya bir tane out diye bir klasör oluşturacağım. Bu out diye klasörü niçin oluşturuyorum? Çünkü Nextout'ta da bu şekilde login sayfası. O yüzden dolayı tabii siz oluşturmak zorunda değilsiniz. Benim tam olarak yolum yine aynı olsun İstediğim için buraya tekrar register diyeceğim. Tabii şu an Nextout ile ilgili işlemlerimi yapmıyorum. Onu birazdan yapacağım. Sadece register ile ilgili işlemlerimi yapıyorum. Sadece öncesinde söylemek istedim. Şimdi register işlemlerimizde burada buraya bir istek atacağımız için, bir API olacağı için buraya root.ts yazıyoruz. Çünkü tam olarak yolu Next.js'de bu şekilde tanımlanıyor. Şimdi bizim buradaki bu register sayfamızda neler olacak? Öncelikle bir tane export async function diyeceğim ve post işlemi yapacağım. Yani ben buraya bir post göndereceğim ve burada request isminde bir request tip göndereceğimi söyleyeceğim. Sonra bir try catch işlemine ihtiyacımız var. Yine kullanıcıya sonuçta olumlu olumsuz bir mesaj göndermek ve sayfada hata verdirmemek için burada hatalarımızı zaten yazdıracağız. Hatalarımızı yazdırmadan önce tekrar yeniden şuraya gelelim ve şuradan bir register diyelim ve döndürülen değerlere birlikte bakalım. Şimdi ben burada şöyle sayfamı küçülteyim, sağ tıklayayım, incele diyelim. Evet, şuradan konsolumu açayım. Register dediğimiz zaman bakın e-mail, deneme, password, first name ve last name gibi alanların olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim burada register sayfamıza bakacak olursak bakalım. Burası sanırım. Evet, register'ımıza bakacak olursak burada diyor ki e-mail, password, first name ve last name aralarında bir alt tire olduğunu görüyoruz. O yüzden biz de işlemlerimizi yaparken bunlara göre çevirmemiz gerekiyor. Şimdi ben öncelikle burada bu göndermiş olduğum değerleri yakalayacağım. Tabi buradan da daha şu an tabii ki göndermedim. Birazdan göndereceğim. Ama sanki göndermişçesine yakalamam gerekiyor. Bunun için diğer taraftan bir JSON formatında göndereceğim için burada diyeceğim ki const first name, last name, email ve password diyeceğim. Request'ten gelenleri yakala ve değişkenleri ata şeklinde söyleyeceğim. Şimdi diğer dokümantasyonları birazcık kurcaladığım zaman burada hangisindeydi? Direct out, next out diye bir tane burada görmüş olduğunuz gibi bir şey var. Şimdi burada da bir örnek yapılmış ve buradaki örneği incelediğim zaman burada register user demiş, first name, last name, email, password bunları bu şekilde göndermiş. Ama ben bunları bu şekilde gönderdiğim zaman bu arkada çalışmıyor. Hatta bu dokümantasyonu siteden yine arayarak aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ben mesela buradaki hata kodlarını yine aynı şekilde alıp kullanabilirim. Burada hatalı olan kısım şu aslında.
Register user kısmı, artık register user bu şekilde çalışmıyor. Diyor ki register user'dan sonra parantez açtın. Süslü parantez açmıyorsun. E-mail ve password'ü gönderdin. Daha sonra bir tane süslü parantez açtın. First name ve last name'i gönderdiği şeklinde çalışıyor. O yüzden bizim de düzenlememizi ona göre yapmamız gerekiyor. Ben daha düzenli durması için şu şekilde yazarak devam edeceğim. Diyeceğim ki const data diyeceğim ve eşittir ve burada diyeceğim ki first name last name diyeceğim. Ve bu şeyde yazmış olduğu gibi dokümantasyonda yazmış olduğu gibi yazacağım ve değerlerini bu şekilde karşılarına göndereceğim. Daha sonra tekrar buraya yeniden gelip bakacak olursam burada diyor ki const result diyor, bu şekilde kullanabilirsin diyor. Ben de dediği gibi buraya aynı şekilde yapıştırayım. Ama tabii bu arkadaş dediğim gibi bu şekilde düzgün çalışmıyor. Next response'ını şu şekilde kütüphanesine ekleyeyim. Tamam. Şimdi burada register user'ı kullanırken direct'sunu da ekleyeyim şöyle. Register user'ı kullanırken şöyle kullanmam gerekiyor. Bunları şuradan sildim. Sadece tek bir parantez. Öncelikle göndereceğim şey e-mailim olacak. Password'um olacak ve daha sonra datalarımı göndereceğimi söyleyeceğim. Burası bu şekilde bitmiş oluyor. Sonra burada hata mesajları ile ilgili şu şekilde bir şeyler yazmış. Ben bu hata mesajlarını uzun uzun yazarak kullanmak istemiyorum. Direkt ne yapacağım? Buradaki case'i direkt şöyle bununla birlikte değiştireceğim. Tabi siz istediğiniz gibi hata mesajı yazabilirsiniz. Ben bu hata mesajlarını direkt kullanacağım. Şimdi burada öncelikle bir tane DirectX'la ilgili bence bir hata olduğunu düşündüğüm bir şeyden bahsedeceğim. En azından ben düzeltemedim. Siz aşağı tarafa yorumlar bölümüne eğer ki bununla ilgili bir çözüm öneriniz varsa yazabilirsiniz. Şimdi normalde benim kullanıcım şöyle tekrar gelip göstereyim. deneme12@gmail.com. Geldim, ben bununla kayıt işlemini yaptım. Kayıt işlemimizi yapıyor. Güzel. Ama tekrar istek attığım zaman yeniden kayıt oluşturmuyor ama olumsuz bir cevap da göndermiyor. Bu yüzden dolayı burası bana birazcık açıkçası saçma geldi. Şimdi normalde eğer ki ben kullanıcı şunu diyebilirsiniz bana, kullanıcıları kontrol et. Bu e-mail var mı yok mu bunu kontrol et diyebilirsiniz ki benim de aklımdan geçenlerden bir tanesi bu olmuştur. Ama bunun için de şunu yapmam gerekiyor. Settings bölümüne gelip buradaki user rol bölümünden public bölümünden burada kullanıcılara ben oluşturmaya izin vermiş olduğum gibi okumaya da izin vermiş olmam gerekiyor. Bu da bana çok mantıklı gelmiyor. Neden mantıklı gelmiyor? Yani kötü niyetli bir insan, yani saldırganlar ne yapabilirler, hackerlar? Burada burası sömürülebilir bir alan olduğunu düşündüğüm için o yüzden dolayı ben burada read okuma izni vermek istemedim. Tabii ki siz vererek aynı şekilde bunun doğrulamasını yapabilirsiniz ama bana birazcık mantıksız geldi. Diğer CMS'lerin hiçbirinde böyle bir şey görmedim bu zamana kadar. Otomatikman kontrollerini kendileri yapıyorlar. Yani ekleme işlemine izin verdiysem eğer burada kontrolünü kendilerinin yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden dolayı ben burada buna read izni vererek kontrolümü yapmayacağım. Ama tabii ki siz istiyorsanız yapabilirsiniz ama dediğim gibi bana birazcık mantıksız geldiği için read iznini yapmayacağım. Eğer ki siz bununla ilgili alternatif bir çözüm önerisi bulursanız aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazarsanız hem ben hem de diğer arkadaşlar bundan güzel bir şekilde faydalanabilir. Şimdi geldik, bunları yaptık. Burada API'mizi yazdık. API'miz hazır gibi. Unuttuğumuz bir şey var mı? Var. Bakalım. Şu register user'ın da bir kütüphanesi var çünkü. Şunu da şöyle direkt ekledim. Burası tamam. Şimdi ben artık ne yapacağım? Benim buradaki bu register sayfamdan buraya istek atacağım ve buradan bu işlemi tamamlamış olacağım. Bunun için tekrar out bölümünden register page.tsx'ime geliyorum ve burada şu arkadaşı silip burada kendim nasıl bir istek istiyorsam burada onu söyleyeceğim. Şimdi ben zaten isteğimi atacağım yer belli ama öncelikle şu arkadaşı ismini data olarak değiştirmek istiyorum. Data ismiyle erişmek daha mantıklı geliyor. Şimdi ilk başta yapacağım şey bir tane response oluşturmak. Const response diyeceğim. Await fetch diyeceğim. Ve daha sonra nereye istek atacaksam onun hakkında burada bilgi vereceğim. Diyeceğim ki API out register diyelim. Daha sonra bu arkadaşın diyeceğim ki işte metot olarak post'u kullandığımı söyleyeceğim. Tabii şöyle söylüyoruz sanırım bunu, post virgül. Daha sonra body bölümüne diyeceğiz ki JSON nokta string fly diyeceğiz. Neden? Çünkü JSON formatında gönderiyorum ve buradaki tüm dataları gönderdiğimi söyleyeceğim ve tek tek tanımlama yapmayacağım. Daha sonra cevap eğer ki
Response'den gelen cevap status eğer ki 201 ise bana şunu yap diyeceğiz. Eğer ki değilse de bunu yap diyeceğiz. Bununla ilgili sanırım şöyle tekrar bakalım. Şu dokümantasyonda bakalım, bu sayfa mıydı? Evet, şu dokümantasyonda bunu tekrar aratayım. Evet, burada yokmuş. Peki burada nasıl bir şey yapmışlar bakalım. Register form demişler mesela. Bakın burada da yine benim yaptığım gibi yapmışlar. Yine aynı şekilde 201 demişler. 409'da da bunları istiyoruz demişler. Biz de aynı söylemiş olduğu gibi eğer ki cevap 201 ise bunları yapsın ve eğer ki cevap else ise ve 409 ise bize e-mail kullanılıyor desin ama demiyor arkadaşlar. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Evet. Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi router push dedik. Zaten router'ımızı daha önce burada tanımlamıştım. Şimdi artık yapmam gereken ne? Benim buradan istek atarak bu işlemi bir test etmem gerekiyor. Hemen gelelim birlikte bunu bir test edelim. Diyelim ki first name John, tamam, Doe diyelim. Daha sonra e-mail'e de John Doe 12 şeklinde yazayım ve register diyelim ve bakalım burada API out register, API out register 201 başarılı bir şekilde olmuş. O zaman bizi ne yapacak? Yönlendirecek. Bu şekilde olacak. Burada tekrar yeniden panelime gelip hemen kontrol edelim bakalım gerçekten kaydetti mi? Şuraya geldim, tıkladım, user bölümüne geldim, tıkladım, John Doe görmüş olduğumuz gibi buraya kaydımızı yapmış olduğunu görüyoruz. İşlemimiz başarılı. Artık kayıt işlemini yaptığımıza göre register işlemimize devam edebiliriz. Evet, şimdi projemizde Nextout kullanacağımızı söylemiştik. O yüzden dolayı Google'a Nextout yazarak buradaki işlemlerimizi yine aynı şekilde bakarak kullanabiliriz. Öncelikle yapmam gereken şeylerden bir tanesi Nextout için bir kurulum yapmak. Bunun için Start bölümünden şu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalayıp ve yükleme işlemini yapıyorum. Yükleme işlemini yaptıktan sonra bizim burada bir session provider'ımızın olduğunu görüyoruz. Bu session provider use silent'la çalıştığı için buraya tekrar yeniden geleceğim ve diyeceğim ki silent wrapper nokta tsx diyeceğim, rapçe diyeceğim ve bu arkadaşın içinde bunu kullanacağım. Station provider'ımızın kütüphanesini yukarı yine aynı şekilde ekleyelim ve yukarıda use silent diyelim. Daha sonra ben burada bu arkadaşın içine bir şeyler ekleyebilmem gerekiyor. Şöyle yapacağım. Bir prop yazacağım ve sanki bir layotmuş gibi kullanacağız bunu ve buraya tekrar geleceğim ve children'ı ekleyeceğim. Burada söylemiş olduğu gibi session provider'ımın içinde komponentlerim olması gerekiyor. Ben de burada aynı şekilde session provider'ım içinde komponentlerim olacak ama komponentlerim ne olarak olacak? Children olarak olacak. Bunu burada bu şekilde söyleyeceğim. Session'ı şimdilik buradan silelim. İhtiyacımız olursa yeniden ekleriz. Şimdi bu normalde bu session provider'ı bizim nerede tanımlamamız gerekiyor? Layout sayfamızda tanımlamamız gerekiyor. Biz ne yaptık? Bunun ismini Silent Wrapper olarak değiştirdik ve içinde bir şeyler barındırabileceğimizi söyledik. O yüzden tekrar geliyorum layout sayfama. Bunları bu şekilde söylüyorum. Direkt bu sayfada neden bunu yapmadık? Çünkü şu yüzden dolayı yapmadık. Biz bu sayfamızda ASYNC de kullanmamız gerekecek. Yani ASYNC function kullanmamız gerekecek. O yüzden dolayı ASYNC function'la use silent aynı sayfada olmaz. O yüzden dolayı burayı ne yapacağız? ASYNC function olarak değiştireceğiz. Sonra session'la ilgili ayarlarımızı yine direkt burada yazacağız. Session'la ilgili ayarlarımızı şurada söyleyeceğim. Diyeceğim ki const session diyeceğim ve get server station şeklinde söyleyeceğim. Options'la ilgili tabii ki şu an için herhangi bir ayarımız yok. Options'ımızı hemen oluşturarak başlayalım. Bunun için API Auto içine tekrar geleceğim. Bir tane dosya oluşturacağım. Dosyamın ismi bana burada söylemiş olduğu gibi şu şekilde olacak. Bakın API out next out şeklinde yine aynı şekilde. Ben de out klasörüme tekrar geleceğim. Şu şekilde bir dosya oluşturacağım ve bunun içine root.ts bir de option.ts diye bir dosya oluşturacağım. Şimdi root.ts'miz şu mantıkla çalışacak. Arkadaşım benim tüm ayarlarım
options.ts'de sen ne yapacaksın? Burada yapacaksın işlemleri diyeceğiz ve options'ımızı da export ederek layout sayfamızda yine aynı şekilde çağıracağız. Burada hemen şöyle tekrar gelelim ve Nextout'un kütüphanesini yukarı bölüme ekleyelim. Daha sonra ekleyeceğimiz diğer bir şey ise options'ın kendisi olacak. Yani o yüzden dolayı da şunu şu an bu şekilde yazacağım ve burada const handler diyeceğim ve eşittir Nextout'un options'tan ayarlarıyla çalıştığını söyleyeceğim ve export ederek de handler'ımı export edeceğim. S diyeceğim. Get metoduyla çalışabilir. Handler diyeceğim. Yine aynı şekilde S. Post metoduyla çalışabilir diyeceğiz. Ve bunu da bu şekilde yazacağız. Şimdi gelelim options dosyamıza. İsmini düzelteyim. Options.ts. Burada da yine aynı şekilde söyledim zaten. Tamam. Şimdi burada hemen şöyle export const options diyelim ve next out options diyelim ve kendi ayarlarımızı bunun içinde yazalım. Burada da options'ımızı yine aynı şekilde artık gelerek buradan söyleyebiliriz. Evet. Projemizi bir yandan da şöyle yapalım. Evet, gelmedi. npm run dev diyelim. Bir yandan projemizde çalışa dursun. Bir de şu arkadaşlara küçük bir istek atayım. Düşmesinler. Evet, bu da bir yandan çalışa dursun. Evet. Şimdi biz kullanıcılarımıza giriş yaptıktan sonra verilerini station'ımızda tutacağız. Bunun için bir tane benim bir interface yazmam gerekiyor. Buraya tekrar gelip diyeceğim ki interface custom station extend station'a göre evet, bunlardan hangisi? Next out station'ı olanı. Buna göre ne yapacağız? Genişlettiğimizi söyleyeceğiz ve ismini de custom station şeklinde olduğunu söyleyeceğim. Şimdi ben ne verileri tutmak istiyorsam burada yazmam gerekiyor. Şimdi normalde Directors'ta access token ve refresh token diye alanlar var. Aslına bakarsanız refresh token yok. Bunu olmazsa sileriz birazdan. Bir tekrar bakalım. Ama access token var. Ve ekstradan ben bir user bölümü istiyorum. Bu da zorunlu olmasın ve burada da bilgilerimizi yine aynı şekilde yazalım. User'ın içinde olacak bilgilerim ID'm, e-mail'im, first name'im, last name'im gibi bilgilerim olacak ve bunu bu şekilde yazacağım. Daha sonra burada next out options'ın içinde bir provider yazacağız ve bu provider'la giriş bilgilerimizi tanımlayacağız. Ve diyeceğiz ki kullanıcı adı ve şifreyle giriş istediğim için bu provider'ı kullanacağımı söyleyeceğim. Bu container, bu değil. Şöyle yazalım. Credentials provider gelecek mi? Evet, bunun gelmesi gerekiyor normalde. Gelmedi. Şöyle kopyala yapıştır yapayım. Bununla ilgili belki yüklememiz gereken bir kütüphane daha olabilir. Hemen şöyle tekrar bakalım. Google'dan şöyle Google'layayım. Şöyle bir kütüphanesi olması gerekiyor. Evet, bakın şöyle bir kütüphanesi var. Herhalde yüklemem gereken başka bir şey yok. Duruma göre eğer ki gerekirse bununla ilgili tekrar bir yükleme yaparım. İsmi bu. Bunu bu şekilde gelip yazıyorum. Daha sonra parantez, üstü parantez. Burada girişle ilgili ayarlarımızı tanımlayacağız. Burada dokümantasyonda zaten yine aynı şekilde birazcık daha aşağı inelim. Bakalım getting started. Burada bir örneği olması lazım. GitHub provider var. Mesela aynı şekilde credentials da olması gerekiyor. Yan tarafta evet, şurada provider bölümlerine bakalım. Evet, şurada credentials. Burada yine aynı şekilde örnekleri var zaten. Burada yine aynı şekilde bunlara bakarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bize gerekli olan alanlarımız neler? Bir e-mail alanımız gerekli. Bir de parol alanımız gerekli. O yüzden dolayı options'ımızın içinde ona göre bir ayar yapacağız. Öncelikle ben buraya bir tane name yazmam gerekiyor ve ismine credentials şeklinde söyleyeceğim. Ve daha sonra bu credentials'ımızın içinde bizim e-mail ve password'da girişlerimizin olacağını söyleyeceğim. Bir label, text ve tipi, işte password, yine aynı şekilde tipi gibi ayarları olacak. Daha sonra kullanıcı giriş yaptıktan sonra authorization ayarları olacak ama ben burada ASYNC diyeceğim.
ve authorize diyeceğim ve credentials'ımızı buraya ekleyeceğiz ve bunun için de işlemlerimizi yapacağız. Birden fazla işlemimiz olacağı için ASYNC kullanmak en mantıklısı olacaktır. Bana gelen e-mail ve password'u, Credentials'tan gelen e-mail ve password'u alıp yakalayacağım ve bunları bir değişkene atayacağım. Atamış olduğum bu değişken şeyleri daha sonra burada konsola yazdırarak takip edebilirsiniz. Yapacağım diğer bir şey ise benim login işlemini bunlarla yapmam gerekiyor. E-mail ve password'ümü gelen değerleri ne yapacağım? Directus'un login ile birlikte göndereceğim ve burada bunları test edeceğim. O yüzden dolayı şöyle tekrar gelip bunu yazayım. Diyelim ki const out directus ve login işlemi yapıyorum. E-mail ve password'ümü gönderiyorum. Eğer ki out'la ilgili bir yanlış cevap varsa o zaman bana ne diyeceksin? E-mail ve parola yanlış şeklinde diyeceksin. Ama herhangi bir sıkıntı yoksa bana buradaki değerleri, out'taki değerleri yazabilirsin diyeceğiz. Şimdi bu değerleri sadece yazmak bize yeterli gelmiyor. Biz aynı zamanda token'ımızı almamız gerekiyor ki almış olduğumuz token'la birlikte kullanıcının bilgilerini getirebilelim. Bunun için yeni bir tane lib dosyasına yeni bir directus yazmamız gerekiyor. Bunun gibi bir tane daha dosya yazmamız gerekiyor. Şöyle yapacağım. Ben şuradaki şu arkadaşı bu arada silelim ve API URL şeklinde bunu çevirsek daha mantıklı olacaktır. Tekrar buraya yeniden gelin. Bir tane token directus .ts diyelim ve buradaki ayarların hepsini yine aynı şekilde gelip buraya kopyalayayım. Bunu tabii ki kendimize göre değiştireceğiz. Bu arkadaşın dışarıdan bir token alması gerekiyor. Almış olduğu token'ı ne yapacak? Kontrol edecek ve ona göre bir işlem yapacak ve bunu daha sonra yine aynı şekilde kullanmamız gerekecek. Bu yüzden dolayı bunun ismini const token directus şeklinde değiştireceğim ve bu arkadaş bir parametre de alacak. Şöyle yapacağız. O yüzden şöyle diyeceğiz ve burada şu şekilde tanımlayacağız ve dışarıdan bir dediğim gibi token alacağını söyledik ve türünün string olduğunu söyleyeceğim. Burada create directus with diyor. Yine aynı şekilde bunlarla ilgili işlemlerimiz devam edecek. Ama bu with de diyeceğim ki, hatta şurayı şöyle silelim arkadaşlar. Diyeceğiz ki burada with de şöyle, bu tamam. Tamam. Ve bir de with rest yine diğer tarafta olduğu gibi ekleyeceğiz bunu. Tamam. Burada diyeceğiz ki static static token geldi. Görmüş olduğumuz gibi benim token'ımı buradan alarak bunun kontrolünü yaptıracağız. Evet, bu da tamam. Şöyle olacak. Tamam. Şimdi aynı şekilde gelip burada bunu nerede kullanacağız? Bizim options dosyamızda kullanacağız. Options dosyamızda da bu out'tan gelen şöyle yapalım. Const API out diyelim. Eşittir token directus diyeceğim ve benim token'ımı buradan göndereceğim. Bu token nereden gelecek? Out'un içinden gelecek ve access token şeklinde gelecek. Daha sonra kullanıcı eğer ki giriş yaptıysa artık ne olması gerekiyor? Logged in user diyelim ve await API out, yukarıda yazmış olduğumuz API out request ve bana ne yapacaksın? Cevapları getireceksin diyeceğim. Bu getireceği cevapların içinde şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki readme okuması gereken şeyi yine directus'la birlikte readme, ID, email, first name, last name gibi alanları bana okuyacaksın arkadaşım diyeceğiz. Bu okumuş olduğu değerleri de yine aynı şekilde console.log'la buraya yazdırabilirsiniz. Yazdırmış olduğunuz verileri kontrollü bir şekilde test ettikten sonra düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Bu arada bu console.log'ları işiniz bittikten sonra muhakkak silin. Çünkü eğer ki projenizi canlıya alacaksanız bir güvenlik açığına sebep verebilir. Onun dışında şimdi benim buraya yazmış olduğum bu değerlerle birlikte artık station'ımı oluşturmam gerekiyor. Bunun için buraya tekrar bir const user diyelim ve diyelim ki awaitable next out'un özelliklerinden diyeceğiz ki user, yine next out şöyle ekleyelim ve eşittir şöyle burada değerlerimizi yazalım.
Şimdi bana bir ID değeri gerekiyor ve bunu da nereden alacağım? Buradan alacağım. Daha sonra e-mail değeri gerekiyor. E-mailin boş olması durumunda bu şekilde yazsın. First name gerekiyor. Boş olması durumunda bu şekilde yazsın. Last name, access token, refresh token, aynı zamanda bir de bana ne gerekiyor son olarak? E, Oturumun son kullanım tarihi gerekiyor. O yüzden dolayı da bir expires yazalım ve bunu da bu şekilde tipini dönüştürelim. Bunları yazdıktan sonra diyeceğiz ki if eğer ki arkadaşım user refresh token yoksa, aslına bakarsanız gerek de var mı? Bunu yazmayalım ya. Refresh token çünkü şeyde yok bildiğim kadarıyla. Direct'ta yok yani. O yüzden dolayı yazmayacağım. Ee, Bunu istiyorsanız ekstradan bir yine aynı şekilde kontrol şeklinde yapabilirsiniz ama return user diyerek ben burada yine aynı şekilde bunu yazmış olacağım. Bunları yazdıktan sonra bu arkadaşlarla işimiz bitti. Burada şuradan tekrar bir virgül ekleyeceğim ve diyeceğim ki secret özelliğine process nokta environment nokta next out secret diyeceğim. Bu next out secret'ı da bizim environment dosyasında tanımlamamız gerekiyor. Bu arkadaş bir nevi şifreleme işlemi yapıyor ve next out bize bunu istiyor. Next out'umuzda da tekrar gelip ben bu şekilde bir şey yazdım. Tabii ki güvenli bir sistem yapıyorsanız buraya hashlenmiş bir şeyler yazmanızı öneririm. Yani bunun için hatta burada bir web sayfasında oluşturabileceğiniz bir şey de vardı ama şu an tam yerini bulamadığım için şey yapmadım. ChatGPT'de söylerseniz size güvenilir bir next out secret'ı verecektir. Ben şu an proje video çektiğim için burayı çok da fazla önemsemeyeceğim. Evet, bunu bu şekilde yazdık. Daha sonra buraya tekrar geleceğim. Evet, process environment bu arkadaşın, evet, bir hata var gibi gözüküyor renginden sanki ama bir pages yazalım bakalım. Eğer ki düzelmezse tekrar bakarız. Şöyle sayfamı bir yenileyim. Şu an bakalım olan bir hata var mı? Şurada options ile ilgili bir sıkıntı varmış. Options yazmışım bir yerde sanırım. Bunu düzelteyim. Layout. Evet, şurada iki tane şey var. Tamam, şöyle düzeltelim. Bakalım başka bir hata bir şey söyleyecek mi şu an için? Şu an için bir şey söylemedi. Evet, tekrar gelelim. Burada pages işlemi. Eğer ki giriş yapmamışsa, yani giriş sayfamızı söylemek istiyorsak kullanıcıya, bizim giriş sayfamız tam olarak neresi? Out login sayfası. Bunu aynı şekilde söylüyoruz. Callback sayfası içinde burada JVT ile birlikte kullanıcımızın bilgilerini kayıt edeceğiz. Burada diyeceğim ki ASYNC şöyle yapalım. ASYNC, daha sonra JVT parantez, süslü parantez, ve burada tiplerini de söylememiz gerekiyor. Burada bunları bu şekilde tanımlayacağız ve bu içinde de döndürmemiz gereken şeyleri söyleyeceğiz. Şimdi bana token, user ve account gibi 3 tane değer lazım. Bunları aynı şekilde gelip yazayım. Token'ımın türü JVT olacak. User'ın ismi any, account'umu da any şeklinde tanımlayabiliriz. Bunların bir kütüphanesi next out JVT. Bakın şöyle ekliyorum. Any'ler için zaten bir kütüphane yok. Bunları da bu şekilde yazıyorum. Onun dışında başka ne yapacağız? Burada dedik ki eğer ki token ve account değerleri boşsa, boşsa değil de doluysa ne yapması gerekiyor? Bize bir cevap göndermesi gerekiyor callback'te. Diyeceğiz ki eğer ki arkadaşım user ve account doluysa bana o zaman ne yapacaksın? Return üstü parantez, burada değerleri döndüreceksin. İlk döndüreceğin değer token ile ilgili değerler. Daha sonra ID ile ilgili değerlerimizi user.id, email, user.email, first name, last name, işte tüm değerlerimizi ne yapacağız? Burada yine user'dan alarak döndüreceğiz. Eğer ki bu değerlerin hepsi e, doluysa, bir sıkıntı yoksa ve son olarak da bana ne yapması gerekiyor? Return token diyerek bunu yapması gerekiyor. Burası tamam. Şimdi JVT işlemimiz tamam olduğuna göre aynı şekilde bir de ASYNC station yapmam gerekiyor. Yani oturum için bir işlem yapmam gerekiyor. ASYNC station diyelim. Parantez, süslü parantez. Yine aynı şekilde burada bunları söyleyelim.
Evet, Authentication'ım içinde de bir session ve token değeri olacak. Ve bunların tipleri de session yukarı tanımlamış olduğum custom session olacak. Yani şu tipte olması gerekiyor. Token da herhangi bir tipte olabilir şeklinde söyleyeceğim. Ve burada yine session'ıma yazmasını istediğim bilgilerimin şöyle şunlar access token ve refresh token olduğunu ve daha sonra user'la ilgili yine aynı şekilde bilgilerimin olduğunu ve son olarak da bana bunları döndürmesi gerektiğini söyleyeceğim. Evet, şöyle yaparsak sanırım tamamdır. Evet, şunları şöyle virgül, noktalı virgül falan ekleyeyim, sorun olmasın. Tamam. Evet, şimdi bunu hemen test edelim. Bunu login sayfamızda test ederek devam edelim. Hemen buraya tekrar out login diyelim. Burada login'e bastığımız zaman bir işlem olmasını istiyoruz. O yüzden dolayı login page.tsx'imizi açalım. Şimdi burada şöyle inelim bakalım nerede. Şuradaki ismi yine ben dat olarak değiştirmek istiyorum. Ve burada on submit ama şöyle diye değiştirmemişiz burayı. Cons on submit diyelim ve eşittir ASYNC yani asynchron şekilde await kullanacağız, o yüzden dolayı bunu söyleyeceğim. Konsola bir şey yazmasına gerek yok bence. Const response diyelim. Yani şurada şunu da eklemem gerekiyor, tamam. Const response diyelim ve await single next out react'la birlikte kullanabiliyoruz zaten. Burada credentials'ımızı ekliyoruz. Virgül tekrar süslü parantez e-mail değeri için datadan gelen e-mail virgül password değeri için datadan gelen password redirect diye bir değerimiz olsun ve yönlendirme olmasın false diyelim. Daha sonra if eğer ki response nokta errorsa işte ne yapsın bizi pardon, response.error değilse bizi ne yapsın, ana sayfaya yönlendirmesi gerektiğini söyleyelim. Burada şöyle bir şey yazalım, yine router'ımızı kullanalım. Eğer ki bir hata varsa da o zaman bize de desin ki işte şöyle bir hata var desin. Yine şöyle hata mesajlarından birini kopyalayayım ve incorrect desin ve hatayla ilgili şeyleri de set error. Burada tanımladım mı set error? Herhangi bir set error tanımlamadım. Set error tanımlayayım ve bana bu errorla ilgili mesajlarımı yazsın. Şöyle bunu yazalım. Error ve set error diyelim. Bana bunları yazsın diyelim. Onun dışında toz kullandık zaten. Error dedik. Şöyle bir bakalım, hemen bunu bir test edelim. Daha olmazsa bir de hata mesajı için Toast'u da yine aynı şekilde kullanırız. Hemen burada login sayfamı yine aynı şekilde gelip deneyeceğim. Şunun parolası şöyle olması lazım. Deneme 12 şeklinde olması lazım. Evet. Tekrar geliyorum burada. Şöyle sağ tıklayalım, inceleyelim, konsolumuzu da açalım. Bir şeyler dönüyor mu bakalım. Login diyeceğim. Evet, Credentials 401 şeklinde bir hata aldık. Şöyle gelen cevaplara vesaire bakacak olursak deneme 12 şeklinde göndermişim. Evet, sayfamı yenilemediğim için öyle oldu sanırım. Tekrar geliyorum, yeniden login diyorum. True diyor. JSON true ve bu şekilde session 200 diyor ve 200 diyor ve beni ana sayfaya yönlendiriyor. Eğer ki hata varsa da benim yine aynı şekilde bunu ne yapmam gerekiyor? Söylemem gerekiyor. Şimdi normalde sağ tıklayayım. Tekrar inceleyelim. Konsol sayfasında bakacak olursak uygulama burada bize bir next out mesaj yazdığını görüyoruz. Daha öncekinden sanırım. Şöyle tekrar bakalım. Trigger, çerezler. Evet, buraya bize bir token oluşturduğunu ve bir callback URL gibi çeşitli şeyler oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi eğer ki kullanıcı giriş yaptıysa ve aynı zamanda çıkış işlemlerini de aynı şekilde bizim burada kontrol etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yine ayarlarımızda yine aynı şekilde yapacağız. Şöyle out login sayfama tekrar geleyim. Burada hatalı bir durum olduğu zaman da kullanıcıya benim bir mesajla yazdırmam gerekiyor. O yüzden dolayı ben burada aynı zamanda şöyle yapalım. Diyelim ki post
Nasıl diyorduk? Şöyle hemen şeye geleceğim. Shotgun'a. Evet, bazen çıkıyor aklımdan nasıl yazıldığı olabilir. Şu toast bölümüne tekrar gelelim. Toast'la ilgili bir tanımlama yapmıştık zaten. Toast şu şekilde kullanarak bir hata mesajı da söyleyebiliyormuşum. Evet, şöyle şuraya tekrar gelelim. Toast diyelim. Bunun tanımlaması yukarıda var zaten. Şurada. Toast title description bölümüne de error'umuzu yazdırırsak olayımız tamam. Tekrar yeniden buraya geleyim. Hatalı bir şeyler yapalım. Login diyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi mesajımızı yazdı. Diyelim ki şuraya sadece error diyelim. Ve description'da hadi mesajımızda neyse burada bakın söyledik. Bir de virgül diyelim. Burada varyant özelliği olması gerekiyor. Bu varyant özelliğini de şunu yaparsam eğer kırmızı bir şekilde söyleyecektir. Ve bunu da bu şekilde ayarlamış oluruz. Evet, login işlemimiz artık başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunu tabii ki tam olarak test edebilmek için, yani aslında burada zaten cevaplardan, loglardan başarılı bir şekilde çalıştığını zaten anlıyoruz. Bizim artık ne yapmamız gerekiyor burada? Şurada tıkladığımız zaman kullanıcı giriş yapmadıysa login sayfasına yönlendirmemiz, eğer giriş yaptıysa da buradaki bu user butonumuzu değiştirerek devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bir user buton yaparak devam edelim. Şimdi eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa burada başka bir buton gözüksün. Kullanıcı giriş yapmadıysa buraya tıkladığımız zaman da login sayfasına gitsin istiyorum. Bu yüzden dolayı component klasörüme, daha doğrusu buradaki değil rotalarımdaki component klasörüme yazsam daha mantıklı olur sanırım. Buraya menünün içine hatta bir tane user buton.tsx diye bir dosya tanımlayacağım. Tanımlamış olduğum bu dosyayı da header'ımda nereyi değiştirerek kullanacağız? Şurayı değiştirerek kullanacağız. Burayı şu şekilde keseyim ve şuraya şimdilik yapıştırayım. Daha sonra ona göre bir tasarım yapmam gerekiyor. User'ın şöyle bir kütüphanesi var. Bunu ekleyelim. Ve buraya da user butonumuzu yine aynı şekilde ekleyelim. Tabii şu an tasarımımızda bir değişiklik yok. Şimdi ilk başta benim ne yapmam gerekiyor? Bir session'la birlikte kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı? Bunun gibi değerleri almam gerekiyor. Bunun için hemen şöyle yukarı öncelikle çıkayım. Bu arkadaş use silent'ta çalıştığı için hemen şuraya öncelikle bir use silent yazarak başlayacağım. Ve user butonun içine tekrar gelip const data ve session virgül status diyerek use session'dan ne yapacağız? Bilgilerimizi alacağız. Şöyle şunu ekliyorum ve bu şekilde yazıyorum. Daha sonra ben bu verileri bir yazdırmayı deneyelim bakalım neler gelecek. Console.log session console.log status diyelim. Evet, hemen sağ tıklıyorum, incele diyeceğim. Konsol diyelim ve buradan bakalım. Giriş yapılmış authenticated ve aynı zamanda user'ımızla ilgili bilgilerimizi burada görebiliyoruz. Tabii ki şu an çıkış bir butonu yapmadık. Normalde daha yeni giriş yapmıştık hatırlarsanız. O yüzden dolayı şu an burada gözüküyor. Birazdan zaten login ve register burayı yaptıktan sonra, çıkışımızı da ekledikten sonra burada yeniden verilerimizi kontrol edebileceğiz. Şimdi şu console.log'dan çıkalım hemen. Ve burada şunu diyelim. Eğer ki arkadaşım status eşittir loading ise, bakın loading, authentication gibi birkaç tane seçenek var. Eğer ki loading ise o zaman bana return p içinde loading yazsın sadece diyelim. Şöyle yapalım. Onun dışında başka ne yapacağız? Burada diyeceğiz ki şöyle yapalım. Buraya tekrar yeniden bir tane daha div açayım. Şöyle. Evet. Burada şunu diyeceğim şimdi. Eğer ki session doluysa burayı göster, ama değilse de burayı göster şeklinde bir tanımlama yapacağım. Session dolu değilse mantıken bana göstermesi gereken ekran burası zaten. Bunu tekrar gelip buraya yapıştırabilirim. Tabi şöyle yaparsam şu an rahat bir şekilde görebilirim. Şöyle yapacağım. Şimdi normalde benim bunu aynı zamanda tıkladığım zaman bir yere de gitmesi gerekiyor. Bu yüzden dolayı burada yeniden bir tane div yazalım. Pardon, div değil, link yazalım. Evet, next link şöyle yapalım. Daha sonra şöyle şunu yazalım.
Tam olarak yolumuzu söyleyelim burada. Diyelim ki link href gideceği sayfa out login şeklinde olsun diyelim. Evet, bunu kaydettiğim zaman şu an diğer tarafta herhangi bir şey yok. Loading geldi gitti. O yüzden dolayı bir girişimiz olduğu için bunlar gözüktü. Şimdi Session bölümündeyken de işte bir açılır kapanır bir menü tarzı bir şeyler yapmak istiyorum. Öncelikle buraya tekrar yeniden bir tane daha div ekleyelim ve kapatalım. Ve bu arkadaşa flex bir yapı, flex row, cap 2 diyelim. Item center, justify center diyelim. Sonra ben burada bir tane drop down menü kullanmak istiyorum. O yüzden shotgun'ımı tekrar açacağım ve buradan drop down menü ile ilgili ayarlarımı buraya aynı şekilde kopyalayacağım. Şunları şöyle şuradan yukarı doğru geleyim, aynı şekilde alayım. Başka şöyle bir örnek kullanımı varmış. Bunu da alalım ve kendimize göre düzeltelim. Şöyle şunun içine şöyle ekledik. Evet, şu an open dediğimiz zaman şu şekilde görmüş olduğumuz gibi bir sayfamız açılıyor. Şimdi ben burada neler yazdırabilirim? Ben öncelikle burada bir tane başka bir resim kullanmak istiyorum. Şimdi normalde bu arkadaşın şöyle user'larla ilgili resimleri var aslında. Ama bununla ilgili pek de bir araştırma yapmadım. Burada gözüküyor. Çekmek için de bir yöntem vardır büyük bir ihtimal. Ama ben açıkçası çok fazla uğraşmak istemiyorum bununla. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Sadece avatar diyeceğim. Ve şu avatardan daha önce yükledik diye hatırlıyorum. Şunu kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Direkt şöyle alalım. Ve burada tetikleyici bölümünde, şurası open yani, burada bunu kullanalım. Ve avatarında tabii ki bir kütüphanesi var. Components UI. Avatar image ile ilgili bir kütüphane yine aynı şekilde. Avatar fallback yine aynı şekilde. Bunları ekleyelim. Bakalım nasıl durdu. Tamam, şöyle güzel bir yapısı oldu. Güzel. Şimdi bunun yanına aynı şekilde benim kullanıcımın session user diyelim. İşte nokta, evet, bir şey şöyle olması lazım. Nokta first name. Bunu yazdıralım. Evet, yazdı. Benim kullanıcım ismi YouTube'muş. Öyle yapmış olabilirim. Şimdi konsol bölümüne tekrar, gerçi kapattık onu değil mi? Şöyle yapalım. Şurada diyelim ki console.log station. Evet. Şimdi şuradan şöyle tekrar yeniden bakacak olursak, bakın burada user'ın içinde first name alanımızı yine ne yaptık? Yazdırdık. İstersek tabii ki diğer alanları da yazdırabiliriz. Ben sadece first name yazdıracağım burada. Bu şekilde bir yapımız olsun. Tabii bunların tasarımı çok da güzel durmadı. Yan yana eklemek istiyorum. O yüzden trigger'ıma tekrar flex row, item center, justify center ekleyelim. Cap 2 diyelim. Evet, yan yana durdular. Bu da güzel. Onun dışında başka ne ekleyebilirim? Burada My Account gibi bir bölümümüz var. Tamam, dursun. Profil sayfamız dursun. Şunlardan şöyle iki tanesini silelim. Buraya bir de çıkış butonu ekleyelim. Buraya diyeceğiz ki logout diyeceğim. Daha sonra bu arkadaşın tıklanma özelliğine, on click özelliğine yani, diyeceğiz ki parantez şöyle thing out. Next out'la birlikte gelen bir özellik. Bunu ne yapacağız? Kullanacağımızı söyleyeceğiz. Evet, şimdi tekrar yeniden gelelim bakalım. Logout'a tıkladık. Bakalım ne olacak? Evet, çıkış işlemimizi başarılı bir şekilde yaptı ve bu arkadaş değişti. Tekrar buna tıkladığımız zaman login sayfasına gidiyorum. Login diyorum. Ve yine girişim başarılı bir şekilde olup beni ana sayfama yönlendirecektir. Evet. Görmüş olduğumuz gibi user butonumuzda yaptığımıza göre artık kullanıcı var mı yok mu, bunları neyle sorgulayacağız? Bu arkadaşla sorgulayacağız, yani session'ımızda sorgulayacağız. Eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa şunu yapsın, giriş yapmamışsa bunu yapsın gibi seçeneklerimizi kullanabileceğiz. Ve sepete ekleme işlemleri gibi işlemlerimizi yaparak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Artık burası için bir profil sayfası belki oluşturabiliriz. Bu arada kullanıcı eğer ki giriş yapmamışsa profil sayfasına giremesin gibi bir iki ayar yapmamız gerekebilir. Birlikte bunlara da bakacağız. Şu an için user butonumuzu da bu şekilde hazırlamış olduk.
Evet, şimdi sepet işlemleriyle devam edeceğiz. Sepet işlemleri için öncelikle şu Add to Cart'ımızı birazcık düzenleyeceğiz. Şimdi Add to Cart'a tıkladığımız zaman ürünle ilgili detayların olduğu bir sayfaya gitmesini istiyorum ya da bir modal açılmasını istiyorum. Açılan modalda da işte sepetteki ürünümle ilgili detayları görmek, daha sonra da işte sepete kaç tane ekleyeceksem onları yapmak ve daha sonra da order işlemleriyle devam etmek istiyorum. Bunun için Add to Cart'a tıkladığımız zaman ben bir tane modal açılmasını istediğim için o yüzden dolayı bir diyalog kullanarak devam edeceğim. Onun dışında ürünlerimden bir tanesine birden fazla resim ekledim. O ürünüm de şu. Bunun üzerinde göstereceğim. Aynı zamanda karotel kullanacağım. Birden fazla resmi olan ürünlerimi de görebileyim diye. Diğerlerinde de zaten tek resim olsa da yine de zaten resim her halükarda gözükecektir. Şöyle direkt göstermem gerekirse şu olması gerekiyor. Pardon. Parası fazla olan şu olması gerekiyor. Şu şekilde 4 tane resim ekledim. Bunları da kullanacağız. Öncelikle bir tane diyalog kullanacağım. O yüzden dolayı buradan şu diyaloğu aynı şekilde geleyim ve şuradaki şu yukarıdakilerin aynılarını gelip buraya yapıştırayım. Daha sonra şöyle bir trigger kullanacağım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, title'ı muhakkak istiyor. Title'ı yazmak zorundayız. Eğer ki yazmazsak hata mesajları alıyoruz. O yüzden dolayı burada tekrar yine aynı şekilde geldim, bunu kopyaladım. Tetikleyici bölümünde open değil, benim şuradaki şu butonumun olacağını söyleyeceğim ve şu şekilde ekleyeceğim. Daha sonra bu butona shield ekleyerek içinde bir element olduğunu söyleyeceğim. Title bölümüne Einkaufen yazalım. Einkaufen yani alışveriş anlamı Almanca. Bunu kullanacağız zaten. Logomuzun ismi de buydu zaten. Burada da ne yapacağım? Content'imin içinde de işlemlerimi yapacağım. Title'dan sonra şurayı silelim. Header'ı, evet header, pardon şöyle yapalım. Bunları şöyle silelim. Content'imiz içinde yazacağız. Header'a yazmaya gerek yok. Şurada devam edeceğiz. Bunun için hemen buraya tekrar yeniden geleyim. Bir tane product modal nokta tsx ve rafc diyelim. Daha sonra bu arkadaş da yine aynı burada olmuş olduğu gibi bir interface olacak ve değerler alacak. Hemen şunu şöyle direkt kopyalayayım. Şöyle ismini düzeltelim. Değeri product item'dan vereceğiz zaten. Burada şunu şu şekilde söyledim ve product'ımı söyledim. Buraya da tekrar yeniden geliyorum. Bu bölümde product modal diyeceğim ve değer olarak da product'ımızı göndereceğiz. Evet, şöyle yazalım. Evet, bunlarda herhangi birine tıkladığımız zaman, evet tıklayalım. Olmadı bir şey. Bir daha bakalım. Add to cart. Evet, bir şey, evet şu an geldi. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bir yapı geliyor. Şimdi ben bu product modalı kendime göre tabii ki düzeltmek istiyorum. Bunun için şöyle yapacağım. Öncelikle şu product item'ımda ben buradaki content'ime bir değer vereceğim. Çünkü bu arkadaş birazcık küçük, görmüş olduğumuz gibi. Ben buna ya da birazcık fazla da değer vermem gerekebilir. Bakın burada taşıyor, görmüş olduğumuz gibi. Yani benim birazcık bu arkadaşı düzeltmem gerekiyor. Buradaki content'ime tekrar gelip class name diyelim. Ve diyelim ki sm'de max ve 900 piksellik bir yer kaplasın. Normal diğer ekranlarda içinde max ve 11 bölü 12, burada böyle bir şey yok galiba. Ve 11 bölü 12 desem şöyle bakalım ne olacak. Evet, şöyle oldu. Sayfamı küçülttüğüm zaman köşelerde boşluklar olacak şekilde geldi. Tamam, bence güzel. Şimdi product model'ımızın içini yapalım. Product model'ımızda sayfamı ben ikiye ayıracağım. Sayfamın yarısında resimlerim olacak. Diğer yarısında da bilgilerim olacak. Bunun için burada tekrar bir class name ve full olarak söyleyelim ve sayfamızı ikiye ayıracağımız için burada bir grid işlemi yapmamız gerekiyor. Diyelim ki grid calls 1 yani mobil için, MD'den itibaren de grid calls 2 olsun. Padding verelim, şöyle birazcık fazla vereyim ve cap 5 diyelim aradaki boşluk için. Sonra ilki şöyle bir div olacak ve şurada da diğer divimiz olacak. Burada da resimlerimiz olacak. Şöyle yapalım. Evet şöyle.
Evet, şöyle buraya images diye şöyle bir açıklama satırı gireyim. Burası tamam. Şimdi ilk alanımızda hemen yan yana, pardon, alt alta kullanacağım şeyler olacak. Flex call diyeceğim. O yüzden ve aralardaki boşluklar için gap 3 diyelim. Tekrar yeniden geleyim. Bir tane H2 ekleyelim ve burada product'ımızın name'ini yazalım. Burada tekrar yeniden bir class name ekleyelim. Text 3x large diyelim. Font semi bold diyelim. Tekrar şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Şu şekilde ismi yazdı. Güzel. Tekrar yeniden gelelim. Bir tane hey şöyle yapalım. Product item'ıma geleyim. Şurada şu arkadaşı aynı şekilde gelip kopyalayayım. Yine kategorisini yazdırmak isteyebilirim. Batge'nin şöyle kütüphanesini ekleyelim. Ve bana aynı şekilde Batge şeklinde buraya onu yazsın. Birazcık boyut olarak fazla büyük olduğu gibi. Bunu buraya sığdırsak güzel olur. Şöyle yapalım. Buraya tekrar yeniden bir tane H2 yazalım. Onun için alsam acaba nasıl durur? Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bunun için alırsam herhangi bir sıkıntısı yok. Direkt bu şekilde durabilir. Onun dışında tekrar buraya yeniden bir div yazacağım. Ve bu divde class name'ine diyeceğim ki pros diyelim. Ve tekrar buraya geleceğim. Evet, bu bölümde description'ı yazacağımız için o yüzden pros dedim özellikle. Buraya tekrar gelip diyeceğim ki then set inner html diyeceğim. Bu eklemiş olduğum pros'ta işte light mode, dark mode için vesaire düzgün gözükmesi için. Aslında gerçi bizim sistemimizde light mode ve dark mode yok ama düzgün bir şekilde algılaması için bu class name'i de eklemek gerekiyormuş. Tekrar yeniden geliyorum buraya. Diyeceğim ki html product'ımın description'ı diyeceğim. Bakalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi yazdı. Eğer ki ben direkt product description'ı yazdıracak olursam şuradan gösterelim. Şöyle yapalım. Böyle yapacak olursak da ne göreceğiz? Bunları göreceğiz. Tabii ki biz bunları görmek istemiyoruz. Vermiş olduğumuz stilde gözükmesini istiyoruz. O yüzden dolayı da bu şekilde yazacağım. Daha sonra benim old price gibi alanlarım vardı. Şunları yine aynı şekilde almak istiyorum. Şunun ikisi şöyle şuradan yine aynı şekilde gelip kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Şöyle hizalayalım. Tekrar şöyle bakalım. Şurada da fiyatlarım yazsın. Güzel. Şimdi gelelim sayfamızın diğer yarısına. Şimdi normalde burası gridlerden bir tanesi. Buraya tekrar yeniden gelip gerçi hiçbir şey yazmadık. Şöyle yapsak. İçine bir şey yazalım bakalım. Yan tarafa atması gerekiyor mantıken. Atmadı. Flex call dedik. Bunları yan yana yapması gerekiyordu. Hmm. Şöyle yapalım. Şu arkadaşa da bir flex diyelim. Daha sonra justify center diyelim. Item center diyelim. Bakalım ne olacak. Aldım yan tarafa. Yine almadı. Şurada şeyi unutmuşuz. Pardon. Grid ekleyeceğim. Şöyle tekrar. Ve bunları yan yana alacaktır bu sefer. Tamam. Şimdi ben bu tarafa da resimlerimi eklemek istiyorum. Bunun için de burada karosel diye bir özelliğimiz var. Bunu kullanalım. Nerede karosel? Evet, şu. Daha sonra bu arkadaşın şöyle kütüphaneleri var. Yukarı bölüme ekleyelim. Şöyle bir tane örneğini alayım aynı şekilde. Şuraya yapıştırayım. Tamam. Evet, tekrar bakalım. Şöyle bir şeyler geldi. Güzel. Şimdi ben bu karoselimin içinde resimlerimi döndürmek istiyorum. Burada mantıken bir tane resim çağırmıştım zaten. Yine aynı şekilde ama burada ne demiştim? Sıfır demiştim. Bu sefer de sıfır yerine bir indeks numarası oluşturarak döngümü çok rahat bir şekilde tamamlayabilirim. Bu yüzden dolayı burada karosel itemlardan şöyle iki tanesini sileyim. Buraya tekrar geleyim. Burada tekrar yeniden diyelim ki product nokta images nokta map parantez parantez image index, evet şöyle ve şöyle tekrar parantez, burada neyi göstermek istiyorsam söyleyeceğim. Tabii ki şunlardan bir tanesini aynı şekilde gelip burada göstereceğim. Yani bunun için de göstereceğim. Şöyle yapalım.
Ve daha sonra burada şu arkadaşı aynı şekilde alıp kendime göre düzelteyim. Evet, burada artık images ismiyle erişebilirim. Ee, Ya da böyle mi olması gerekiyor? Bir bakalım hemen. Şöyle tekrar kaydedelim. Image kütüphanesine ekleyelim. Daha sonra API URL kütüphanesine ekleyelim. Tekrar şöyle yeniden bakalım. Evet, şuna tekrar geldim. Images is not defined diyor. Product'ını da ekleyelim olmazsa buraya. Gerçi pardon, images değil. Burada biz ne diyeceğiz? Image diyeceğiz. Çünkü yukarıda ismine image dedik. Tekrar şöyle yeniden bakacak olursam sorunsuz bir şekilde geliyor olması gerekiyor. Tam olarak istediğimiz gibi gelmedi. Şöyle yapalım biz. Yine product'ın name'ine falan vesaire sonuçta erişebiliyoruz. Product images diyelim. Ve burada 0 yerine de indeksimizi kullanalım ve bu arkadaşın hata vermemesi için de class name'ine key'ine indeksimizi ekleyelim. Bakalım böyle olacak mı? Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz geldi. Resimlerimizin boyutları vesaire çok da güzel durmuyor. O yüzden dolayı şuradaki şu arkadaşları şöyle yapalım ya da bunu ve full diyelim. Resimleri şu ikonlarla uğraşmak istemiyorum. Çok fazla sığmıyor. Şunları şuradan sadece sileyim. Sonuçta bunları sağa sola kaydırarak yine ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ya da şöyle yapabiliriz. Previous tekrar buraya gelin. Class name diyelim. Left 0. Buraya da tekrar gelelim. Tekrar class name diyelim. Right 0 diyelim. Ve tam olarak resmin üzerlerine bir yerlerine eklemesi gerekiyor. Tam içine görmüş olduğumuz gibi sığdırmış oluyor. Bunlar da tamam. Onun dışında buraya sanırım ekleyeceğim bir şey kalmadı. Artık buraya bir tane form eklemem gerekiyor. Formdan sonra da ne yapacağız? Sepete ekleme işlemlerini aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi sepet işlemleriyle devam edeceğiz. Bunun için öncelikle küçük bir tasarım oluşturarak başlayalım. Add to Cart'a tıkladığımız zaman bizim burada ürünlerimizle ilgili bilgilerimiz geliyor. Biz burada artı ve eksi butonlarımız olsun, adet ekleyelim ve ekledikten sonra sepete ekleyebilelim. Bunun için hemen şöyle yeni bir komponent oluşturacağım ve product form.tsx diyeceğim. Daha sonra şöyle rafc diyelim. Daha sonra projemi durdurayım ve npm install Zustand kütüphanesinden faydalanacağım. Zustand bir durum yönetim kütüphanesi, bir framework'üdür. Onun dışında bunun alternatif olarak bunu yüklemeden UseState kullanabiliriz. Onun dışında başka Redux kullanabiliriz. Gibi çeşitli birkaç tane daha yine aynı şekilde state yönetimi için kütüphaneler var. Genellikle Next.js'li en çok kullananlardan bir tanesi Zustand, Redux olduğu için ve ben de şu anda Zustand'ı kullanarak tercih edeceğim. Tekrar npm run dev diyelim ve Zustand'la ilgili ayarlarımızı yapalım. Öncelikle formumu nereye yerleştireceğim buna bakalım. Formumuzu add to cart dedikten sonra şuranın altına yerleştirmek istiyorum. Ve bu arkadaşın da yine alması gereken bir interface yani product'larla ilgili bilgileri alması gerekiyor. O yüzden dolayı da buraya aynı şekilde product'larımı dahil edeceğim. Şöyle yapalım ve buraya da tekrar yeniden geleyim. Şöyle ve product'larımızı buraya dahil edelim. Daha sonra tekrar gelelim ya da kalsın sadece şöyle içinde yazı. Bunu şimdi nereye ekleyeceğiz? Burada moda sayfamızda bu gridlerin bitmiş olduğu yere ekleyebiliriz. Ya da birinci gridimin içine ekleyerek yine aynı şekilde devam edebilirim. Şöyle yapalım. Gridlerin içindeydi. Sanki yeni bir gridmiş gibi. Sonuçta sayfamızda maksimum kaç tane grid gözüküyor? 2 tane grid gözüküyor. O yüzden dolayı direkt buraya gelip yazarsam aynı şekilde bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Buraya tekrar gelelim ve diyelim ki product form ve şöyle product ve içine de product ile ilgili bilgilerimizi gönderelim. Evet, bakalım ne oldu. Tamam, o hata gitti. Şöyle tekrar bakacak olursak hizalı bir şekilde geldi. Mobilde nasıl duruyor? Resmin en altında da aynı şekilde bu arkadaş gözüküyor şeklinde olacak. Tamam, bir sıkıntımız yok. Şimdi biz bu product formumuzda neler olacak? Artı ve eksi butonlarımız olacak ama buradaki durumları kontrol etmem gerekiyor ve bunun için de zaten Zustand yükledim. Hooks klasörüme tekrar geliyorum. Use form.ts diye bir dosya oluşturalım ve Zustand ile ilgili kütüphanemi şuraya ekleyeyim. Daha sonra benim bunun içinde olacak olan işlemlerim adet
arttırma, azaltma ve işim bittikten sonra da resetleme gibi işlemlerimin olması gerekiyor. Bunları burada yazacağım. Şimdi ne demiştim ben? Bu loop'tan durum işlemleri için, yani burada biz varsayılan değerlerimizi söyledik. Şimdi burada da aynı şekilde durumlarımızı söyleyeceğiz. Export const diyelim ve use product store ya da use product form store diyelim. Eşittir create diyeceğim ve yukarıdaki tipi kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Ve daha sonra buradaki işlemleri yapabilmek için bir set söylemem gerekiyor. Erişebilmek için seti söyleyeceğim ve tekrar parantez ve süslü parantez diyeceğim. Daha sonra benim varsayılan değerim quantity'min 1 olduğunu söyleyeceğim. Arttırma işlemi için şöyle yapacağız. Burada diyeceğiz ki setle birlikte state diye bir şey oluşturacağım artık. Bu arkadaşla erişimimi sağlayacağım ve burada diyeceğim ki quantity state nokta quantity'yi arkadaşım bir arttıracaksın diyeceğim ve bunu bu şekilde tamamlayacağım. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Azaltma işlemine ihtiyacımız var. Azaltma işlemimiz de birazcık farklı olacak. Ama hemen hemen aynı, ama şöyle isimlerini şu şekilde düzeltelim. Tamam. Şimdi benim mantıken şunu şey yapmam gerekiyor, söylemem gerekiyor burada. Şimdi bu arkadaş sıfırın altına inmemesi gerekiyor. Bu yüzden dolayı buraya tekrar yeniden geliyorum. Met kütüphanesiyle birlikte nokta max diyeceğiz ve parantez açacağız. Ve buradaki bu arkadaşı yine aynı şekilde bunun içine taşıyacağız ve eksi 1 diyeceğiz bu sefer. Ve varsayılan minimum değerimizin de 1 olduğunu söyleyeceğiz. Yani 1'in altına inmemesi gerektiğini burada söylemiş olacağız. Reset dediğimiz zaman mantıken kuantitimizin ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. O yüzden dolayı tekrar reset diyeceğiz. Burada değer olarak da set quantity, şundan quantity 1 diyerek bunu da bitirmiş olacağız. Evet, bu arkadaş tamam. Şimdi gelin bizim buradaki formumuzu yapmaya. Formumda öncelikle işte use silent kullanacağım. Bunu buraya ekleyelim. Daha sonra bir buton ekleyeceğiz ve bu butona tıkladığımız zaman loading işleminin de olması istiyorum. Yani bir loading ekleniyormuş gibi bir çember dönsün istiyorum. O yüzden dolayı buraya const loading ve set loading diye bir use state ekleyerek başlayalım. Yönlendirme işlemimiz olabilir. Şu an için açıkçası planlamadım ama olabilir. Şimdiden ekleyelim biz. Belki de olmayabilir açıkçası. Daha sonra sepet eklendiği zaman kullanıcıya bir mesaj yazdırmak isteyebilirim. O yüzden dolayı tostumuzu da ekleyelim. Ve burada artık bunları yazdığıma göre bir tane const yazacağım ve diyeceğim ki süslü parantez eşittir use product form store diyeceğim. Zaten use product form store bir ZooStand'la birlikte kullandığımız için bu ZooStand'daki yazmış olduğumuz her şey de useSilent'la çalışıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı zaten her halükarda yukarı useSilent yazmamız gerekiyordu. Buraya tekrar geldim. Bunu bu şekilde yazarsanız daha kolay olur. Böyle burayı boş bırakırsanız Ctrl Space yapıp virgül Ctrl Space yaparak bunları hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bu şekilde söyledik. Şimdi başlangıçta benim formum ilk açıldığı zaman, burası ilk açıldığı zaman ben buradaki kuantitemi her zaman sıfır yapmak istiyorum. O yüzden dolayı bir use effect kullanalım ve burada diyelim ki formum ilk açıldığı zaman resetim çalışsın ve burada da değer olarak da ne olacak? Her zaman kontrol edeceği değer product olsun diyelim. Bu da tamam. Şimdi benim onun dışında toplam miktara ihtiyacım olacak. Yani sepette mesela şöyle tekrar bakalım. Fiyatımız 12 dolar. 2 tane olduğu zaman 24, 3 tane olduğu zaman 36 şeklinde olmasını istiyorum. Bunun hesabında nasıl yaparız? Const total price diye yeni bir şey tanımlarım ve derim ki quantity çarpı product'ımın price'ı derim ve bunu sadece virgülden sonra iki basamak göstermek istediğim için to fixed 2 diyerek yaparım. Onun dışında sepete ekleme işlemimiz olacak. Buna şimdilik sadece şöyle yapalım. Add to cart diyelim.
eşittir diyelim. ASYNC diyelim. Büyük bir ihtimal asynchron kullanırız zaten. Burada tekrar süslü parantez diyelim ve bu şekilde kalsın. Bunu daha sonra zaten yapacağız. Şimdi formumuzu da vermek için açıkçası yazmış olayım. Daha sonra burada tasarımımızı yapmaya çalışalım. Hemen şöyle tekrar geleyim. Birden fazla şey kullanabilirim. O yüzden dolayı şöyle yapsak daha mantıklı olabilir. Buraya tekrar bir div ekleyeyim. Class name flex row item center gap 4 diyelim. Margin top 8 diyelim. Onun dışında bana iki tane buton lazım olduğunu söylemişti. Butonlardan bir tanesini ekleyelim ve içine de minus ikonu eklemek istiyorum. Daha sonra başka ne lazım? H2 lazım bana ve burada da quantity'm yazacak kaç adet varsa. Ve bir tane daha yine aynı şekilde bir butona daha ihtiyacım var ve burada da plus ikon kullanalım. Ve son olarak da bana burada total price'ımı bunun yanında yazsın. Tamam. Evet, şöyle bir bakalım. Şu şekilde bir yapımız oldu. Tabii ki şu an artı ve eksilerimiz çalışmıyor. Çünkü biz bunlara herhangi bir şey vermedik. Burada öncelikle diyeceğim ki disabled özelliğine geleceğim ve diyeceğim ki quantity'miz 1'de ise disable olacak. Yani geriye düşmeyeceğiz. Daha sonra tekrar on click diyelim ve burada da düşürme işlemi için bunu yazalım. Arttırmak için de yine aynı şekilde tekrar gelelim, yine aynı şekilde on click ve şu arkadaştan yazalım. Evet, rengi bir tuhaf oldu burayla oranın arasındaki fark. Emin olamadım. Bakalım bir hata var mı? Yok gibi. Artı eksi. Evet, bir sorun yok gibi. Şöyle yukarıdan da bir yenilemek istiyorum. Renginden dolayı birazcık şey yaptım. Tamam, bir sıkıntımız yok. Arttırıp eksiltebiliyoruz. Bir sıkıntımız yok. Görmüş olduğumuz gibi fiyatlarımız da burada güncellenebiliyor. Bu arkadaşları tabii ki birazcık daha süsleyebiliriz. Pek de gerek yok gibi, bence güzel duruyor. Tamam. Şimdi bunun altına tekrar yeniden bir tane daha div ekleyelim ve burada da ne ekleyeceğiz? Bizim butonumuzu ekleyeceğiz. Flex row diyelim. Gap 2 diyelim. Margin top 8 diyelim yukarıdaki gibi. Tekrar yeniden buraya bir buton diyelim. Ve ben şuradaki şu butonumun klasını aynı şekilde geleceğim. Buraya kopyalayacağım. Birebir aynısı olsun istiyorum. Diğer taraftan yine aynı şekilde şeyden kopyalayabilirsiniz butonun class name'ini. Ben de o şekilde yapacağım. Ve burada tekrar on click diyeceğim. Ve burada on add to cart diyerek bu arkadaşı ekleyeceğim. Bunun içinde de eğer ki durum loading ise bana o zaman loader iki ikonu çalıştırsın ve class name'ini animate spin, yani dönüyormuş şeyini versin, ama değilse de o zaman da bana add to cart yazsın diyeceğim. Evet, bakalım add to cart. Tabii şu an animate speed'imiz vesaire çalışmıyor çünkü bir on add to cart'a bir şeyler eklemedik. Başlangıçta ne yapacağız, orayı loading yapacağız. Set load yapacağız. Daha sonra işimiz bittiği zaman da tekrar eski haline çevireceğiz. True ve false'u zaten. Evet, şu an için bir tasarım yaptık. Artık ne yapacağız? Burada modelimizi oluşturacağız ve buradaki bu arkadaşları çalıştırarak devam edeceğiz. Evet, şimdi kart ve order'la ilgili modellerimizi oluşturarak başlayalım. Hemen buraya kart isminde bir model oluşturacağım ve ileri diyeceğim. Daha sonra şuradaki şu arkadaşlarla bu zamana kadar kullanmadık aslında ama istiyorsanız işaretlemeyi de bilirsiniz. Ben işaretleyerek devam edeceğim. Daha sonra bana bu kartla ilgili ilişkilerin olması gerekiyor. Bunlar ne olabilir? User ID ve Product ID. Bunlarla ilgili bir ilişkilere ihtiyacım var. Hemen tekrar geliyorum burada. Menu to one diyeceğiz ve buradan bire çok ilişki oluşturacağız. Ve ismine User ID diyelim. Ve buradan da ilişkili olduğu yeri seçmemiz gerekiyor ve burada görmüş olduğumuz gibi çıkmıyor. Sistem bölümünden Direct to Users gibi bir alan olması gerekiyor. Evet, şu. Bunu seçiyoruz.
ve daha sonra save diyoruz. Hemen product'larımızla ilgili ilişkimizi yapalım buraya. Tekrar geldim yine aynı şekilde many to one ve product ID diyelim ve ilişkimiz de ne ile olacak? Product'la olacak. Bunu buradan yine aynı şekilde seçiyorum. Onun dışında adet alanımız olacak. Adet alanımızı yine aynı şekilde ekleyelim. Adet alanımız input şeklinde olsun ve desimal şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Desimal ya da float mı desek bakalım şöyle tekrar. Evet, diğer tarafta ne demiştik? Desimal dedik sanırım. Yine aynı şekilde desimal diyelim. Buraya gerçi pardon, burası şey bölümü, adet bölümü. O yüzden dolayı buna integer diyebiliriz sadece. Evet. Daha sonra fiyat bölümü için desimal ya da ne seçeceğiz, işte diğerlerini seçeceğiz. Tekrar buradan input diyeceğim. Price diyelim ve tekrar yeniden buradan desimal diyelim ve başka ayarlayacağım bir şey yok sanırım. Save diyelim. Bir de toplam fiyatı yine aynı şekilde buraya ekleyelim. Total. Evet. Burada da yine desimal diyelim ve save diyelim. Evet. Kart tablomuz bu şekilde olacak ve burası zaten otomatikman kayıt oldu. Hemen ben bu arkadaşı bir test etmek istiyorum. Karta geldim, bir tane eklemek istiyorum. User ID'den istediğim user'ı seçebiliyorum. Product'tan istediğim product'ı seçebiliyorum. Buraya istediğimi yazabiliyorum. Yine aynı şekilde sayı olarak istediğimizi yazabiliyoruz ve düzgün bir şekilde çalıştığını görebiliyorum. Evet, buradan çıkalım. Şimdi onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Bu kartlarla işimiz bittiği zaman order'a kaydetmemiz gerekiyor. Bu yüzden dolayı burada order diye yeni bir tane daha tablo oluşturalım. Yine şuradaki şu değerlerimi işaretleyeyim ve içinde başka bunun neler olacak? Yine bir user ID olacak. Toplam fiyatı yine aynı şekilde yazdırabiliriz. Statü ile ilgili bir alanımız var zaten. Başka bir şeye bence pek de gerek yok gibi. Ee, Ya da şey yapalım. Statü ile ilgili biz kendimiz yeni bir tane statü oluşturalım. Bunu kullanmayalım. Bunu sonuçta direct kullanıyor. Diyelim ki işte durum işte pending olabilir, paid olabilir, kargoda olabilir, vazgeçildi olabilir gibi alanlarımızı buraya ekleyelim. Hemen tekrar geliyorum. Total price diyelim buraya. Diğer tarafta ne demiştim? Gerçi aynısını söylesem daha iyi mantıklı olabilirdi. Ya da bu şekilde olsun. Tamam. Buna işte desimal diyelim yine. Aynı şekilde save diyelim. Başka user'ımızla ilgili yine bir ilişkiye ihtiyacımız var. O yüzden many to one yine aynı şekilde user ID ve burada ilişkimiz için collection'ımızı seçeceğiz. Şuradan sistem users, tamam. Başka statü ile ilgili bir alanımız olacak. Burada şu drop down'u daha önce denemedim. Hemen birlikte bakalım oluyor mu acaba? Drop down gibi bir şey görmüştüm. Burada repeater var, color var, drop down var. Choose diyor. Elemanları buradan kendimiz ekleyebiliyormuşuz. Diyelim ki işte order status diyelim. Karışıklık olmasın. Create new diyelim mesela ve buraya pending diyelim mesela. Evet. Value böyle diyelim. Tekrar yeniden gelelim. İşte paid diyelim. Tamam. Başka tekrar evet, şöyle shipped diyelim. Ve cancel diyelim. Tamam. Evet, bunları bu şekilde yazalım. Save diyelim. Birazdan yine aynı şekilde bu arkadaşı bir bakacağım, test edeceğim nasıl oluyor. Onun dışında sanırım burada bir şey yok gibi. Tamam. Şimdi tekrar yeniden gelelim. Bu arkadaşı da yine aynı şekilde bir bakmak istiyorum. Var mı bir sıkıntımız? Order statüsü bölümünden evet istediğimizi seçebiliyoruz. Bence daha güzel oldu. Total price bölümümüzde user'ımızın ID'sini yine aynı şekilde seçebiliyoruz. Şimdi tabii ki order'ımızın bir de itemlarının olması gerekiyor. O yüzden dolayı bir de order itemlarla ilgili yeni bir tane daha model oluşturarak devam edelim. İsmine order item. Evet, şöyle küçük
gidelim. Order item. Items ya da item diyelim biz. Evet. Tablo isimlerini olabildiğince tekil yapmaya çalışıyorum. Çünkü bazı dillerde problem olabiliyor. Mesela Django'da kategorisi yazdığınız zaman sıkıntı oluyor. O yüzden dolayı hep kategori şeklinde yazmaya alışık olduğum için burada da tekil olarak gitmek bana daha mantıklı geliyor. En azından birazcık daha hataların önüne geçebilmek için. Tekrar yeniden aynı şekilde bunları bu şekilde yazıyorum ve kaydet diyorum. Daha sonra burada ekleyeceğimiz alanlar işte ilişkilerimiz olacak öncelikle. Order'ımızla ilgili bir ilişkimizin olması gerekiyor. Buraya tekrar gelelim. Şuradan order'ı seçelim ve buraya order ID değerimizi ekleyelim. Save diyelim. Daha sonra user'ımızla ilgili bir ilişkimiz, gerçi order ID'nin içinde var. Product'larımızla ilgili bir ilişkimiz olacak. Çünkü order'ın product'larını göstereceğiz zaten. O yüzden tekrar buraya gelelim. Burada many to one diyelim ve product ID diyelim. Ve bunun için de product tablomuzu yine aynı şekilde seçelim. Onun dışında bu sipariş verildiği zaman kaç tane ürüne eklemişiz, kaç tane şey eklemişiz. Bunların kaydını tutmamız gerekiyor. Yani fiyatı neymiş. Quantity yine aynı şekilde ekleyelim. Save diyelim. Price yine aynı şekilde ekleyelim. Price desimal dedik galiba. Tamam. Başka bir de son olarak toplam fiyatımızı yine aynı şekilde ekleyelim. Evet, bunlar desimal dedim ama bazılarına desimal, bazılarında float demiş olabilirim. Bunu bir kontrol etmemiz gerekebilir. Ama şu an için bir sıkıntı yok. Kaydederken büyük bir ihtimalle hata alırsak o zaman gelir tekrar bakarız. Data modelimizde şu an baktığımız zaman hepsi tamam. Şimdi order item'larımı da yine aynı şekilde şuradan bir bakmak istiyorum. Buradan tekrar geldim, seçtim. Order ID şu an için herhangi bir order'ımız olmadığı için bu şekilde geldi. Product'larımız yine geldi. Quantity, price, total, bunlar da yine bu şekilde bize yazdı. Evet, bunlar tamam. Şimdi gelelim bunlarla ilgili izinlerimizi vermeye. User rol bölümünden öncelikle bu işlemlerin hepsini user'ın yapması gerekiyor. Yani public'te ya da admin'de yapılmaması gerekiyor. Yani biz işlemlerimizi yaparken muhakkak bir token göndereceğiz. Token gönderdiğimiz için de ne olması gerekiyor mantıken? Sadece user'ların erişebilmesi. Public'te ya da admin'de izin vermemem gerekiyor. Buradan poliçelerime tekrar geliyorum ve bakalım burası user role poliçe, şuradan bakalım burada mıydı acaba? Evet, pardon, access poliçesine gelip buradan iznimizi vereceğiz. Buradan tekrar add collection diyeceğim. Karta yazma izni vermem gerekiyor. Okuma izni vermem gerekiyor. Güncelleme izni gerekiyor. Silme izni yapmam gerekiyor. Kullanıcı kendisi yapabilmeli. Aslına bakarsanız bunu her kullanıcı kendisi yapamamalı. O yüzden şu update'lerden bir tanesine tıklayıp use custom dersek burada filterla ilgili örnek bir şeylerin olması gerekiyor. Bakalım. Use custom diyelim mesela. Ne çıkıyor? Add filter diyor. Burada sadece o kullanıcının yapabilmesi için bir ayar olması gerekiyor sanırım. Bunu şöyle yapalım. Şimdilik bu şekilde yapalım. İşimiz bittikten sonra buraya tekrar yeniden bir bakalım olmazsa. Normalde, çünkü dediğimiz gibi normalde ben bu kullanıcıya sadece kendi bilgilerimi ekleyebilmem gerekiyor. Yani dışarıdan bir başkasının gelip de benim kartıma bir şey ekleyememesi gerekiyor. Ve onunla ilgili ayarımı da muhakkak buradan yapmam gerekiyor ve kimse benim sepetimi okuyamamalı. Yani şuradaki şu arkadaşları şöyle ince bir tanesi de görmüştüm aslında ama hangisindeydi? Çok da emin değilim. Evet, şu read'de olabilir. Evet, bakalım. Evet, add filter. Bakın şöyle bir şey olduğunu görüyoruz. Rol olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili rolümüzü nasıl vereceğimiz hakkında şu an için bir bilgim yok. Ama bakacağım yine aynı şekilde, şu an en azından varsayılan olarak bu şekilde iznini verelim karta. Daha sonra tekrar yeniden gelelim. Order'ımıza yine aynı şekilde. Evet, nereye ekledi order'ı? Evet, buraya ekledi. Order'ımızla ilgili yine aynı şekilde tüm izinlerimizi verelim. Ve bir de order item'la ilgili yine aynı şekilde tüm izinlerimizi verelim.
Evet, bunu izinlerimizi de verip kaydettikten sonra bu arkadaşlarla ilgili kodlarımızı yazabiliriz. Dediğim gibi muhakkak ve muhakkak eğer ki kartlarınıza başka bir kişi gelip de sizin kartınıza ekleme yapmasını istemiyorsanız burada read ve create bölümlerinde şuradaki yapılan ayarlara bakarak aynı şekilde ayar yapmamız gerekiyor. Şu yani burada ona göre bir ayar yapmamız gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi başkasının sepetinize ürün ekleyebilir, silebilir. O yüzden dolayı sadece giriş yapan kullanıcının yapabilmesi için buradaki şu işlemlere daha sonra bir olmazsa göz gezdireceğiz. Evet, bunları da bu şekilde kaydettikten sonra sepet işlemlerimle artık devam edebilirim. Evet, şimdi sepete ekleme işlemleriyle devam edelim. Add to Cart'a bastığımız zaman buradaki sayıları vesaire artık alabiliyoruz. Şimdi Add to Cart'a bastığımız zaman bir işlem yapmasını istiyoruz. Bunun için hemen yeni bir action yazalım ve birden fazla action yazacağım için product'larla ilgili bunları da gruplamak istiyorum ve buraya bir tane product diye bir şey yazalım. Dosya oluşturayım ve içine add to cart .ts diye bir şeyler oluşturalım. Daha sonra bizim kullanacağımız şeylerden bir tanesi Direct to SDK'nın bazı kütüphaneleri ya da yazdıkça otomatikman eklesin bu arkadaş bize. Export cons diyelim, add to cart diyelim, eşittir async yazalım. Sana bir data göndereceğim, tipi any olacak ve bir token göndereceğim ve türü string olacak şeklinde bir tanımlama yapalım. Daha sonra bunları tabii ki takip edebilmek için console.log, console.token şeklinde yazarak aslında takip edebilirsiniz. Ben yazmayacağım. Daha sonra silmeyi unutuyorum. O yüzden dolayı projede bir hataya bakarken zor oluyor. Daha sonra burada hemen daha önceden yazmış olduğumuz bir tane şey vardı. Onu kullanacağız. Const directus eşittir token directus diyeceğim ve burada dışarıdan gelen token'ımı alacağım. Bununla birlikte artık diğer directus'umu import etmeyeceğim. Burada direkt token'ımı alarak girişimi kontrol etmiş oluyorum yani. Burada sonrasında diyeceğim ki const response eşittir await yukarıda tanımlamış olduğum directus nokta request ve nereye istek atacaksam onu yazıyorum ve ekleme işlemi için de create item kullanılıyor. Cart diyorum. Bunu nereden biliyoruz? Peki Directus'un ana sayfasına geldiğinizde bile burada bile create item bölümünde bunun bu şekilde kullanıldığını görebiliyorsunuz. Daha sonra buradan virgül ve neler eklemek istiyorsak bu parantez içinde tanımlıyoruz. User ID alanına datadan gelen user nokta datadan gelen user ID eklemek istiyorum. Product ID'ye datadan gelen product ID'yi eklemek istiyorum. İşte adet bölümümüze aynı şekilde datadan gelen quantity fiyat bölümlerine de işte price ve totale de bunları eklemek istediğimi söylüyorum. Tabii ki son olarak da return response diyerek bu arkadaşı bitiriyorum. Bunu yazdıktan sonra artık bunu ne yapacağız? Form bölümümüzde kullanacağız. Form bölümümüzde zaten daha önceden const add to cart diye yazmış olduğumuz bir bölüm vardı. Burada öncelikle şunu yaparak başlayacağım. Daha doğrusu önce yukarıda tanımlayacağız bunu. Kullanıcının giriş yapmış mı yapmamış mı bunu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Diğer sayfalardan hangisinde yapmıştık? Out sayfasında yapmıştık sanırım. Oradan kopyalayabilirsiniz. Şu şekilde const data use station'ı kullanarak datanın ismini, station ve statüslerini yine aynı şekilde alacağız. Ve station'ın şu şekilde kütüphanesini ekleyeceğiz. Ve daha sonra burada diyeceğim ki arkadaşım eğer ki station boşsa ve aynı zamanda station nokta access şöyle yapalım. Soru işareti ekleyelim. Access token diyelim. Eğer ki bunlar boşsa kullanıcıyı bir sayfaya yönlendireceksin. Ama değilse de burada diğer işlemlerimizi yapacaksın diyeceğim. Yönlendireceğimiz sayfa out.login sayfası. Bunları burada söylüyoruz. Daha sonra bu else bölümünde bir try catch işlemi yaparak devam edeceğim. Kullanıcıya sonuçta bir hata verdirmememiz gerekiyor. Ve loading içinde yazmış olduğumuz bu şeyle başlayalım öncelikle. Ve diyelim ki set loading diyelim ve true diyelim. Ve aynı zamanda her ihtimalle bir hata alsak da almasak da son olarak bize final bölümünde ne yapması gerekiyor? Bu arkadaşı
false'a çevirmesi gerekiyor. Başlangıçta direkt bunu yazarak başlayabiliriz. Şimdi gelelim ekleme bölümüne. Şimdi ben try bölümünde ne yapacağım? Birkaç tane göndereceğim verileri burada söylemem gerekiyor. Bunun için bir tane const kart data diyelim ve eşittir diyelim ve göndereceğimiz şeyleri buradaki formatta yine aynı şekilde gönderelim. Aslına bakarsanız şunları şuradan şöyle gelip kopyalayıp karşılarına gerekli değerleri yazmak daha kolay olabilir. Station'ın user ID'si diyelim virgül. Daha sonra product ID için product, evet, datadan gelen değil. Biz zaten şu an bir şey kullanıyoruz. Dışarıdan gelen bir interface kullanıyoruz. Product'ımızın ID'si. Quantity zaten tanımlı. Yine quantity. Price için yine product'ımızın price'ı. Total için de zaten yazmış olduğumuz bir total price'ımız var. Bunu da buraya ekliyoruz. Bunlardan sonra yapacağımız şey const token eşittir station access token şeklinde olması gerekiyor ve await diyeceğiz. Add to kart diyerek bizim kart data, yukarıda tanımlamış olduğumuz kart datayı ve token'ımızı göndereceğiz. Sonra eğer ki daha doğrusu eğer ki eğer ki response olumlu bir şekilde ise buraya konsola bir yazı yazdırabiliriz. Ya da sadece konsola değil aynı zamanda şey de yazdırabiliriz. Ama şöyle yapalım. Biz hem konsola yazdıralım cevabımız olumluysa, hem de aynı zamanda nereye yazdıralım? Üyeye gösterelim yani. Bu kişi müşteriye gösterelim. Diyelim ki product added to kart diyelim ve virgül responsemizi buraya yazdıralım. Daha sonra bir tane tost zaten yukarıda eklemiştik. Buranın içine yine aynı şekilde şöyle tostumu yazalım. Title success add to cart desin, varyantı success şeklinde yazsın. Eğer ki bir hata varsa, bir hata yakaladıysak cache diyelim tekrar ve burada parantez içinde error diyelim. Error ismiyle yakalayalım bunu ve evet, yukarı bir kütüphane ekledik sanırım, ondan geri aldım. Evet, tekrar buraya bir tane süslü parantez, yine şundan şöyle ve console.log'da şundan şöyle ve buraya error'u yazdıracağız. Buraya da şöyle yazalım, sadece error, title error ve variant şu arkadaşın olduğunu söyleyelim. Evet, yine bir hata olduğu zaman kullanıcıya bir mesaj yazdırmamız gerekiyor. Cache bölümü içinde yine aynı şekilde geleyim buraya, şu şekilde error'umu yazdırayım. Bu da tamam. Başka bir şey sanırım kalmadı. Şimdi artık bunu test etmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle bir girişimiz var mı? Var. Girişimizden çıkalım. Station'ımız bazen düşmüş olabilir. Çünkü render sürekli her 15 dakikada bir bize attığı için zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. O yüzden dolayı zaten bir giriş çıkış yapmamız gerekiyor. Add to cart diyeceğim. Tekrar şöyle sepetimi arttıracağım. Add to cart diyeceğim ve beni giriş sayfasına attı. Çünkü girişim yok. Tekrar geldim, login dedim. Tıklayabildim mi emin değilim. Aslında buraya da bir login ikonu verseydik buradaki gibi daha güzel olabilirdi. Şimdi add to cart diyelim tekrar. Daha sonra tekrar buradan sayımı arttırayım ve add to cart diyelim. Loading'imiz geldi ve success dedi. Tekrar yeniden buraya gelip baktığımız zaman görmüş olduğumuz gibi ürünümüz başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi artık ürünümüz başarılı bir şekilde ekleyebildiğimize göre ne yapacağız? Burada miktarımızı göstereceğiz. Daha sonra order'ımızı tamamlayarak devam edeceğiz. Ve son olarak söylemeyi unuttuğum bir şey oldu. Şimdi ben fark ettiyseniz status bölümünde bu arkadaşın görmüş olduğumuz gibi published olduğunu görüyoruz. Ben bunu test ederken düzelttim ama size söylemeyi unuttum. Buradan tekrar geldiğimiz zaman herhangi bir dışarıdan ürün eklendiği zaman, yani kart bölümüne bunun varsayılan statüsünün published olduğunu değiştirirseniz size de direkt otomatikman onaylı bir şekilde gelecektir. Siz de şu an büyük bir ihtimal draft olarak yazıyordur burada. Burayı da ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde değiştiriyoruz ki direkt yazmış olduğumuz şey daha sonra sorgulayabilelim. O yüzden dolayı published'a alacağız.
Evet, şimdi sepet işlemlerimize devam edelim. Add to cart dediğimiz zaman burada verilerimizi ekleyebiliyoruz. Ekledikten sonra burada da güncellenmesini istiyorum. O yüzden dolayı yine ne yapacağım? Tabii ki Zoostant kullanacağım. Bunun için öncelikle bir tane sorgu yazarak başlayalım. Ve sorgumuzun ismini get to cart.ts diyelim. Daha sonra export const diyelim. Bu arkadaş iki tane değer alacak. Get ismini verelim, şöyle get to cart. Ve asenkron bir şekilde çalışacak. Bir user ID alacağını söyleyeceğim. Ve string türünde virgül token alacağını söyleyeceğim. Ve yine string türde diyeceğim. Daha sonra burada yine kimliğimizi doğrulamamız gerekiyor. Diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi. Const directus diyeceğim ve token directus'la birlikte doğrulama işlemini burada gerçekleştireceğiz. Sonra benim burada bir sorgu yapmam gerekiyor. Const response diyeceğim ve burada sorgu işlemini yapmaya çalışacağım. Normalde diğer taraflara da bakacak olursak ne yapmıştık? Product demiştik, filter demiştik ve bu şekilde yapmıştık. Yine işlemimiz aynı. Sadece dışarıdan almıyoruz parametreyi, sorgulamayı burada yapıyoruz. Bir filter işlemi yapacağım. İkon değil. Doğru mu yazdık? Evet, gelmedi değerler ama şöyle direct request bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Request, evet, şuraya tekrar bir bakalım. Read items'ımız var, pardon, o yüzden dolayı sıkıntı oldu. Şurayı şöyle yapalım tekrar. Buraya yeniden bir read items diyelim. Tekrar burada bir parantez açayım. Parantezi kapatayım ve buradaki bu arkadaşları şöyle şunun içine tekrar yerleştireyim. Tekrar yeniden buraya geldim. Burada filtremiz geldi. Sorgumuzu burada yapacağız. Diyeceğiz ki user ID eşitse şöyle yine şeyde kullanmış olduğumuz gibi alt tire eq user ID şeklinde bir sorgulama yapacağım. Daha sonra bunu tabii ki return response diyerek döndüreceğim ve işlemim bitti. Başka, şimdi bunu aynı şekilde hooks bölümünde ne yapacağız? Bir zoostant ile birlikte kullanmaya çalışacağız. İsmine de usecart.ts diyelim. Usecart.ts'mizde zoostant kütüphanesini zaten kullanacağımız için isminin şu şekilde olması gerektiğini söyleyelim ve şu şekilde bir tanımlama yapalım. Şimdi burada şöyle şu arkadaşı da şöyle kapatalım. Evet, içini dolduralım. Ve bu arkadaşı da aynı şekilde dışarı aktaracağız. Bunu da şöyle yazalım. Şimdi bana varsayım olarak boş olarak bir tane items diye bir değer oluşturacağım. Aynı zamanda fetch items diye asenkron bir şekilde bir yapı daha oluşturacağım. Ve döndürmesi gereken user ID ve tipinin any olduğunu söyleyeceğim ve bir de token döndüreceğini söyleyeceğim. Yani dışarıdan alacağını söyleyeceğim ve any olduğunu söyleyeceğim. Burada da yazmış olduğumuz get to kartı tekrar burada çağıracağız ve yukarıdan almış olduğumuz gibi değerleri burada aynı şekilde sırasıyla vereceğiz. Bunları da verdikten sonra son olarak set items diyerek verilerimizi güncellemiş olacağız. Items data diyeceğiz. Şöyle yazarsam sanırım bir sıkıntı yoktur. Şimdi benim normalde burada bir sepetle bir ekleme işlemi yaptığım zaman bunun güncellenmesi gerekiyor. O yüzden dolayı ilk ekleyeceğim yerlerden bir tanesi benim formum olması gerekiyor. Komponentten tekrar formumuza geldik. Bu arkadaşı hemen burada tanımlayalım ve diyelim ki fetch items use card store ve state fetch items diyerek burada bunu tanımlayalım. Tabi sadece bunu burada tanımlamamız yetmiyor. Ekledikten sonra add to cart'tan sonra, yani burada mesajlarımızı vesaire yazdırdık. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bizden istemiş olduğu değerleri yine aynı şekilde söyleyerek girmemiz gerekiyor. Fetch items neydi değerlerimiz? Bunlardan bir tanesi user ID. Session'dan alacağız bu değerimizi. Session soru işareti ekleyelim şuraya, sıkıntı olmasın. User nokta ID diyeceğim ve token'ımı aynı şekilde döndüreceğim. Burası tamam. Şimdi artık burada ekleme işlemi yaptığım zaman buranın güncellenmesini istiyorum. Tabii ki burayla ilgili tasarımımızı da ona göre değiştireceğiz. Hemen tekrar geliyorum burada. Neredeydi orası? Komponent, menü, kart.
Şimdi burada birazcık eksik bir kopyalama olmuş aslında. Şuradaki şu sıfır sayısını da yani buraya almamız gerekiyor. Kartla ilgili tüm işlemlerimizi burada tanımlasak daha mantıklı olur. Ve burada tekrar bir div'i alabilirim ya da şöyle şunun gibi bir şeye alabilirim. Şöyle bir şeyin içine alalım. Şimdi benim burada yapacağım şeyler yine use card store'u aynı şekilde items'larımı getirmek ve fetch items'ı burada çağırmak, söylemek. Daha sonra kullanıcı giriş yaptı mı yapmadı mı yine aynı şekilde kullanıcının verisine ihtiyacımız var. Bunu yazacağız ve bu session'la birlikte user ID ve token'a ihtiyacımız olabilir. Bunları buraya ekleyeceğiz. Ve user item ve diyeceğiz ki bize normalde şimdi ne lazım? User ID ve token'ı kullanarak fetch items'ı çalıştırmamız gerekiyor. Ve bunu nerede yapacağız? Use effect'te yapacağız. Hemen buraya tekrar bir use effect diyorum. Bu use effect'i eklediğim için yukarı hemen zaten use silent'la yazmam gerekiyor. Gerçi bu arkadaş da state şeyde çalışıyor. Use silent'la çalışıyor. Zulstant'ın şeyleri zaten burada her halükarda ne yazmamız gerekiyor? Use silent yazmamız gerekiyor. Şimdi bize sayfamızı her seferinde kontrol etmesi gereken değerlerimiz user ID, token ve fetch items olması gerekiyor. Ve diyeceğiz ki eğer ki arkadaşım user ID ve token boş değilse o zaman yapman gereken şey fetch items'ı çalıştırmak ve fetch items'ın da değerlerini vermek diyeceğiz. Tabii ki bu bize sadece yeterli olmayacak. Neden yeterli olmayacak? Çünkü benim burada şöyle değerlerim var. Bunlarla ilgili tanımlamalar yapmam gerekiyor. Bunun için şöyle yapacağım. İşte bir adet alanımız var. Bir de adet alanımız dışında toplam alanımız var. Bununla ilgili şöyle direkt uzun uzun yazmayacağım. Direkt kopyala yapıştır yapıp üzerine anlatacağım. Diyeceğim ki total quantity benim buradaki items'larımı items ismiyle ne yapacaksın sen bunları? Döndüreceksin. Some number diyeceğiz ve item any diye bir değer tanımlayacağız. Ve diyeceğiz ki quantity bütün itemlerin quantity'lerini topla. Eğer ki durum object ise o zaman bize herhangi bir toplama yapmaması gerekiyor ama diğer türümde toplama yapması gerekiyor. Bunları söyleyeceğiz ve işlemimizi burada yapacağız. Aynı şekilde bir de bunun bize artılısı lazım. Yani toplam miktarı hesaplayabilmesi için sum miktarına hesaplayabilmesi için daha doğrusu quantity bir de total için aynısını yapacağız ve bunun ikisini de burada tiplerinde number'a çevirerek söyleyeceğiz. Ve biz burada tasarımımızda bu arkadaşları artık kullanabileceğiz. Buraya tekrar geliyorum. Total price nokta to fixed şöyle iki basamak göstersin. Bakalım var mı şu an? Şu an sepeti boşaltmıştım sanırım. Hiçbir şey olmaması gerekiyor. Problem değil. Yine şurada şu arkadaşa sileceğiz ve bize total quantity yazdıracak. Hemen birlikte bunu deneyelim. Add to cart diyorum. Şu an bakın sepetimiz ikisi de 0 zaten. Add to cart diyorum. Tekrar geliyorum. Add to cart diyorum. Ve error add to cart dedi bana ve eklemedi. Eklememesinin sebebi acaba nedir? Hemen şöyle sağ tıklayayım. Oturumum düşmüş olabilir bu arada. Bir yeniden bir oturum açmayı deneyeceğim. Daha sonra tekrar bir daha bir bakacağım. Hemen bakalım. Şurada bir oturum açalım. Token'ımızın süresi dolmuşsa o zaman olabiliyor. Bir de render kullandığımız için sürekli kapanaç olduğu için otomatikman problem oluyor açıkçası. O yüzden dolayı şurada çalışmak daha mantıklı olacak. Çünkü hepsini görmek istiyorum. Burada tekrar add to cart diyeceğim. Add to cart diyeceğim ve success olduğu gibi görüyoruz. Burada görmüş olduğumuz gibi sayfada herhangi bir yenileme yapmadan 20 ve 2 tane ürün eklediğimizi görebiliyoruz. Tekrar yeniden başka bir ürün eklemeyi deneyelim mesela. Evet bekliyorum. Aynısına tıkladım ya da. Exotic'e tıklayalım. Evet tekrar geldim. Şimdi bizim buradaki değerimiz 20 dolar. Geldim burada 2 tane değer ekliyorum. 3 tane ekliyorum. 27 add to cart dedim. Buranın 5, buranın da 47 olduğunu aynı şekilde görüyorum. Artık ne yapacağım? Ben buraya tıkladığım zaman bana kart item'daki ürünlerimi yazdıracak ve daha sonra siparişimi tamamlayacak. Evet şimdi ürünlerimizi buraya yazdırabildik, fiyatlarını ve adetini yazdırabildik. Şimdi biz buraya tıkladığımız zaman kart item'da yani sepetimizdeki ürünlerimizi görmek isteyebiliriz. Bu yüzden dolayı da
bir sheet ekranı kullanarak devam edeceğim. Sheet'i daha önce yüklemiştik ve mobil menüde kullanmıştık. Yine aynı şekilde burada kullanmak istiyorum. Kartımın şöyle en üst tarafına yine aynı şekilde komponentlerini yükleyeceğim. Şu şekilde şu arkadaşı alacağım ve burada nereye ekleyebiliriz? Şuraya ekleyeceğiz. Toplam fiyatın olduğu yer değil de sepetin üzerine tıklandığı zaman çalışsın istiyorum. O yüzden dolayı şuradan şu arkadaşı da yine tetikleyici olarak kullanacağım. Tabi bunları bir div içinde kullanmam gerekecek. Şöyle yapacağım ve bu şekilde kaydedeceğim. Tekrar yeniden buraya geldiğim zaman, buraya tıkladığım zaman görmüş olduğumuz gibi açılıyor. Şimdi gelelim buranın içini yapmaya. Şuraya bir kart yazısı yazalım sadece ve description'ımızı silelim. Buranın içinde de bir tasarım yapmaya çalışalım. Header'da değil, daha doğrusu content'in içinde yapacağız. Burada yapacağız. Şimdi biz zaten burada bakalım ne değer alıyoruz. Bir değer alıyor muyuz? Almıyoruz. Ama itemlerimizi çekiyoruz. Bu çekmiş olduğumuz itemleri başka bir komponent aracıyla buraya gönderelim bir interface'le. Hemen tekrar geliyorum buraya. Cart items .tsx rafc diyelim. Daha sonra bu arkadaşın alması gereken bir props olacak. O yüzden dolayı şuraya geleceğim. Şu şekilde bir card items diyeceğim. Itemlar alacağını, birden fazla olduğunu ve tipinin herhangi bir şey olabileceğini söyleyeceğim. Tekrar buraya yeniden geleceğim ve tip olarak alacağı şeyin de items olduğunu söyleyeceğim. Sonra burada content'imin içinde header'ımdan sonra tekrar geleceğim. Card items ve items özelliğine buradaki items'ı aldığımı söyleyeceğim. Evet, şu an için herhangi bir hatamız yok. Şimdi gelelim bunları bir döngüye sokarak burada göstermeye. Şimdi biz bunları döngüye sokarken normalde burada get to cart dedik. Burada bir genişletme yapabiliriz. Onun dışında burada tekrar bir yüzde efekt kullanarak eşitleme işlemi yapabilirim. Yani gelen ürünleri ona göre tekrar getirebilirim. İkisi de yapılabilir. Bana kalırsa en mantıklısı get to cart'ta yapmak. Yani burada direkt çekerek söylemek. Ama bunu zaten daha önce product bölümünde yaptık. Bu bölümde. O yüzden dolayı burada da diğer yapıyı yaparak yapalım. Normalde dediğim gibi gerçek bir projede bu diğer şeyi yapmanızı öneririm. Hemen gelelim burada diğer alternatifimizi deneyelim. Öncelikle ben burada bir tane use state de tanımlayarak başlayacağım. Ve bu use state'imde product details, set product details ve use state kullanacağız. Ve tipinin yine any ve birden fazla olduğunu söyleyeceğiz. Use state kullandığımız için zaten yukarı bizim direkt bir use silent yazmamız gerekiyor. Daha sonra bir use effect ile birlikte tekrar parantez ve burada verilerimizi getireceğiz. Ve sayfamız her seferinde kontrol etmesi gereken verilerin items olduğunu söyleyeceğiz. Burada şöyle yapacağım hemen. Diyeceğim ki const load product details diyelim ve eşittir async tekrar parantez ve şöyle diyeceğiz. Ve son olarak da burada set product details diyeceğim. Pardon, set product details değil. Ne diyeceğiz? Yukarıda yazmış olduğum load product details diyeceğiz ve bunu çalıştıracağız. Bunun için de şimdi diyeceğiz ki const details eşittir await promise kullanacağım ve bu şekilde getirmeye çalışacağım. Ve itemlarımızı burada bir döngüye sokacağız. Döngümüzde asenkron bir şekilde olacak. İsmi item olarak erişeceğim diyeceğim ve burada işlemlerimi yapacağım. Öncelikle diyeceğim ki const filter diyeceğim ve id'ye göre tekrar şurada alt tire equal ve item nokta product evet, şöyle bir şey olması lazım. Product ID diyeceğim. Daha sonra const products diyeceğiz. Ve eşittir. Bizim daha önce yazmış olduğumuz evet get product'ımızı burada kullanacağız. Ve burada yukarıda yazmış olduğum filter'ımı eşitleyeceğim. Sonra const product diyeceğim. Ve eşittir. Product'lardan bana sadece bir tanesini getirmesini istediğim için bir index vereceğim. Sonra return tekrar süslü parantez nokta item virgül details
ve product diyeceğiz. Ve bunları da bu şekilde bir döngüye sokarak işlemimizi yapacağız. Sonra şurada da son olarak bu oluşturulan şeyleri tekrar burada bir döngü var ya, teker teker yaptık burada ve burada da oluşturmuş olduğumuz bu detail döngüsünü tekrar burada set edeceğiz ve set product details diyerek işlemimizi yapacağız. Burası tamam. Şimdi gelelim burada. Eğer ki hiçbir şey yoksa items.length eşittir sıfırsa o zaman bana işte bir hata mesajı ver. İşte return döndürelim ve diyelim ki kartta herhangi bir şey yok desin bize. Eğer ki varsa da buradaki tasarımı gösterecek. Buradaki tasarımımızda da diyelim ki space y4 diyelim. Evet, şöyle. Daha sonra burada yazmış olduğumuz product details'ımızı set ettik ya, yukarıda döngüye sokalım ve diyelim ki item, burada da nasıl bir tasarım yapmak istiyorsam onu söyleyeceğim. Şimdi bu tasarım dışında ekstradan bir de şu en aşağıya bir tane buton ekleyeceğim ve içine check out diyeceğim. Yani tamamlama işlemini yapacağız. Evet. Burada şimdi şöyle yapalım. Bir tane div açalım ve evet, div aç kapat yapalım. Ve bu arkadaşa bir tane muhakkak key vermemiz gerekiyor. Div class name, pardon, div key. Key içinde item'dan gelen id'yi verebilirim. Ve class name de ekleyelim hatta bu arkadaşa. Şöyle yapalım. Burada diyelim ki class name flex bir yapı item center justify between diyelim. Sağa sola gitsin. Padding 4 diyelim. Border ekleyelim bir tane. Daha sonra rounded LG background gri 50 olsun. Çok belli olmasın. Tamam. Şimdi ilk başlangıçta bu ürünlerimizin ismini yazarak başlayalım. Hemen şurada divimizi açtık. Hatta şöyle yapalım. Div class name flex 1 diyelim. Kaplasın burayı. px4 diyelim. Ve ilk başta ürünümüzün ismini yazalım. Ve diyelim ki item details nokta name şeklinde söyleyelim. Şuraya soru işareti ekleyelim. Tamam. Şimdi ürünlerimizi biz neden details diye söyledik? Yukarıda biz burada dedik ki itemlarımızı getireceğiz ve details'ına product'larımızı ekleyeceğiz. Yani buradaki details buradan geliyor. Şimdi tekrar yeniden gelip baktığımız zaman tıklayalım. Şöyle bakalım, kart bir şey var mı sepette? Görmüş olduğumuz gibi yüklendi ve bunlar geldi. Şimdi tabii ki bu tasarımı birazcık kendimize göre özelleştirelim. Hemen tekrar burada class name text LG font medium diyelim. Tamam. Daha sonra bir tane padding ekleyelim ve class name'ine text sm text gray 500 diyelim ve burada da adetimizi yazdırmak istiyorum. Item nokta quantity, item'ın içinde var zaten, bunu söyleyelim. Buraya da quantity diyelim. Evet, şöyle kaydedelim. Altına quantity'lerimizi yazdırdık. Onun dışında item detail'larımızla ilgili birazcık daha bilgi verelim burada. Diyelim ki item nokta details, eğer ki item nokta details da varsa o zaman ekstradan bana bir de şunları da getir diyelim. Yukarıda soru işareti kullandığımız için otomatikman ne oldu? Yoksa herhangi bir şey yazmayacak. Böylelikle hatadan kurtulmuş olacağız. Şundan aç kapat yapalım ve diyelim ki burada P için diğer taraftan şöyle yapacağım ben. Direkt kopyalı yapayım en iyisi. Şöyle direkt uzun uzun yazmakla uğraşmayayım. Diyelim ki kategori item details kategorinin name'ini bana yazdır diyeceğim. Onun dışında bir sub kategorisi varsa bunu da aynı şekilde buraya yazdırabiliriz. Ama gerek yok sanırım. Bence direkt bunu söylemek yeterli. Hatta şuna da gerek yok. Sadece bunu yazdıralım burada. Bir kategori olsun. Ops. Pardon, yanlış oldu. Yanlış tuşa bastım. Şöyle tekrar açalım. Evet, kaydedelim ve kategorilerimizin de buraya aynı şekilde geldiğini görelim. Ee, Şöyle bir bakalım. Şu arkadaşları şunun içine yazsam daha mantıklı olabilir. Evet, şöyle yapalım.
Evet, şöyle altında durması daha mantıklı olacaktır. Daha sonra geriye bir de fiyat bilgisini yazalım ve daha sonra bu sepet işlemini de bitirelim. Buraya tekrar yeniden bir tane daha div aç kapat yapalım. Bu arkadaş teksti right olsun, yani sağ tarafta gözüksün ve burada da şöyle dolar number'a çevireceğiz. Item nokta details nokta price ve son olarak da to fixed diyerek bunu iki basamaklı sayıya çevireceğim. Evet, bunları da buraya bu şekilde yazdık. Birazcık daha tabii div vesaire bir şeylere vererek bu arkadaşa güncel şey yapabiliriz. Şöyle yapalım isterseniz, bir tane p ekleyelim. Şöyle bakalım nasıl duracak. Değişen bir şey olmadı. Buna şey diyelim, sadece text gray 600 diyelim. Birazcık sönük bir renkte yazsın. Tamam, bence tamam gibi. Şimdi checkout butonuna bastığımız zaman siparişi tamamlaması için normalde ödeme ekranı gibi bir ekran yapabiliriz. Ödeme ekranından sonra da siparişimizi tamamlayabiliriz. Ama ben ödeme ekranıyla vesaire birazcık uğraşmak istemiyorum. Açıkçası ben Directus ile ilgili kendim bir girişim, bir proje yapmayı düşünüyordum. O yüzden dolayı öğrenmek istedim ama çok da açıkçası pek verim alamadım. Yani şey açısından bazı konularda sanki sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela Strapi kullanmayı tercih edeceğim. Kesinlikle reklam değildir bu, onu da belirteyim. Ama Register bölümündeki ufak bir iki tane sorun. Onun dışında başka alanlardaki bir iki tane sorundan dolayı birazcık açıkçası Directus beni soğuttu. O yüzden dolayı checkout'u sadece direkt veri tabanına kaydedip daha sonra da projeyi bitireceğim. Eğer ki siz buraya ödeme yöntemi eklemek istiyorsanız bunun için benim kanalımda zaten veya da web sitemden direkt bakabilirsiniz. Burada EasyCo ile ya da Stripe ile ilgili ödemeleri nasıl yapabileceğinizi zaten görebilirsiniz. Bunu da tabi buradan kaldıracağım. Buradan aynı şekilde bakarak siz de istediğiniz bir ödeme yöntemini hangisini istiyorsanız burada örneklerime bakarak yine aynı şekilde videolarla izleyerek yapabilirsiniz. Evet, şimdi checkout bölümünü yaparak aynı şekilde devam edelim. Şimdi sepetimize bir tane ürün ekledim ve ben bu ürünü öncelikle checkout'a bastığım zaman ne yapacağım? Order bölümüyle kaydedeceğim. Şimdi öncelikle şunu yaparak başlayacağım. Order'ıma ve order item'a kaydedeceğim ve daha sonra da karttan bunları benim silmem gerekiyor. Bunun için product bölümüme tekrar geleyim. Hatta product actions'ımızı tekrar gelelim. Order diye bir tane class yazalım. Dosya oluşturalım ve bunun içine create order.ts ve aynı zamanda sepetteki işlemleri silebilmek için bir de delete from cart.ts diye bir tane yazalım. Şimdi öncelikle delete from cart'la başlayayım. Şimdi mantıken bu arkadaşın iki tane değere ihtiyacı var. Bu değerlerden bir tanesi user ID ve token'a göre ne yapacak? Kontrol edecek ve silecek. O yüzden dolayı bu şekilde bu yapımı yazalım. Daha sonra diğer taraflarda olduğu gibi kimlik doğrulamamız için token direct tutumumuzu kullanacağız ve token'ımızı alarak ne yapacak? Kontrol edecek. Sonra benim bir sorgulama işlemi yapmam gerekiyor ve bu sorgulama işlemi sonucunda da ne yapmam gerekiyor? Verilerimi silmem gerekiyor. Buraya const response eşittir await directus nokta request request'imizi attık. Request'imizi attıktan sonra yapacağımız işlemde delete items olacak. Ve parantez açıyorum ve diyeceğim ki kart diyeceğim ve virgül burada şartımı söyleyerek silme işlemini gerçekleştireceğim. Yine get işleminde yapmış olduğumuz gibi verilerimizi çağırmış olduğumuz gibi filter kullanacağız ve user id aynı şekilde equal alt tire equal'di. Daha sonra user id'ye göre sileceksin diyeceğiz. Ve son olarak da bir de return response'yi döndüreceğini söyleyeceğiz. Bu bizim kartımızı silmemiz için olan arkadaş. Bunu yazdık. Şimdi create order bölümümüzde geçelim yine aynı şekilde. Create order içinde yine bana aynı şekilde bir data ve ne lazım? Token lazım ki ona göre silme işlemini yapabileyim. Yine bana aynı şekilde ne lazım? Token directus lazım. Bilgilerimizi aynı şekilde alacağız. Bunu yine aynı şekilde ekleyelim. Sonra buraya yeniden bir const yazalım ve order diyelim. Bir ekleme işlemi yapacağız. Directus nokta request ve ekleme işlemi içinde create item kullanıyorduk. Yine aynı şekilde create item ve
Nereye ekleyeceğiz? Order'a ekleyeceğiz. Virgül ekleyeceğim şeyleri burada yazacağım. Diyeceğim ki user ID diye bir alanımız var. Buraya datadan gelen user ID'yi ekleyeceğimi söyleyeceğim. Total price diye bir alanımız var. Bunlar tabii şeyde yazdığı gibi yazmamız gerekiyor. Data modelimizde yazdığı gibi yazmamız gerekiyor. Gönderirken de ben değeri data total price olarak göndereceğim. Bu şekilde diyeceğim. Daha sonra ben aynı zamanda order'ımdaki şöyle create item diyelim. Buradaki statümü publish yapmak istiyorum ve burada order statüm de var. Aynı şekilde bunu da pending yapmak istiyorum. O yüzden dolayı burada order statüsümüze diyeceğiz ki pending virgül ve statüsümüze yine published diyeceğiz. Evet, bunları böyle yazdık. Bunlar bittikten sonra artık ne yapacağız? Bizim karttaki verilerimizi diğer tarafta teker teker order item eklememiz gerekiyor. Bunun için de bir döngü yapmam gerekiyor. Burada const order items diyelim ve eşittir await promise şöyle promise nokta all diyelim. Tekrar parantez ve döngümüzü burada yazalım. Diyelim ki datadan gelen items'ları map yapacağız. Asenkron şekilde olsun ve diyeceğim ki item nokta any. Neden asenkron? Çünkü içeride yine await tarzı bir şeyler kullanmamız gerekebilir. Return kullanmamız gerekebilir. O yüzden dolayı asenkron şekilde olsun diyelim. Tekrar yeniden süslü parantez ve burada işlemimizi yapalım. Diyelim ki return directus nokta request tekrar parantez ekleyeceğimiz şey ya yapacağımız işlem create item. Nereye ekleyeceğiz? Order item modelimize ekleyeceğiz. Şöyle yazdım galiba, model ismim aynı yazalım. Tekrar şöyle geleceğim ve burada diyeceğim ki order alt tire id değeri için tabi bunları neye göre yazıyoruz? Buradaki değerlerimize göre yazıyoruz. Create item tabi buradan değil, aslında şuradan bakmak daha mantıklı. Order item buraya nasıl yazdıysak aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Bakın order item'ın i'sini küçük yazmışım. Büyük yazdığım zaman da problem çıkartabilir. O baş harfini kendinden büyütüyor zaten. Ama biz buna dikkat ediyoruz. Tekrar geleceğim, diyeceğim ki order'ımın id'si, yukarıda zaten bir order oluşturduk, bunun id'si. Daha sonra product'larımız için aynı şekilde bir item'ın product id'si. Item'da order items'takileri ne yapmıştık? Yani datanın içindeki item'ları yine aynı şekilde almıştık. Quantity yine aynı şekilde item'ın quantity'si, price item'ın price'ı ve toplam total içinde buraya total yazmışım ve o yüzden dolayı data total price diyerek yine aynı şekilde ne yapacağız? Bunları döndüreceğiz. Bunları döndürdükten sonra, yani bunları yaptıktan sonra döndürmemiz gerekiyor daha doğrusu. Order ve order items diye. Burası tamam. Bunu yaptıktan sonra artık ben diğer işlemlerimi yapabilirim. Bunun için kart bölümüme şöyle tekrar geleyim. Şimdi kart bölümünde biz burada kart items'ı gönderdik ama gönderebileceğimiz birkaç tane daha şey var. Bunları olmazsa diğer tarafta tanımlayayım, ondan sonra gelip buraya ekleyeyim. Şimdi tanımlayacağım şeyler şunlar olacak. Şimdi mantıken benim bir ekleme çıkarma işlemi yapabilmek için token'a ihtiyacım var. User ID'ye ihtiyacım var. Session'a ihtiyacım var. Bunları zaten kart bölümünde çektim. Madem çektim, o zaman direkt burada alayım ve aynı zamanda veriyi de güncellemem de gerekecek. O yüzden dolayı ne yapalım? Biz buradan alalım ve burada kullanalım. Tekrar buraya geleceğim. Diyeceğim ki items user alt id string diyelim. Başka token'a ihtiyacımız var. String diyelim. Total price'a ihtiyacımız var. Number diyelim. Başka bir de station'a ihtiyacımız var. Any diyelim. Ve bunları da buraya hemen ekleyeceğim. Buraya tekrar gelip virgül control space hızlı bir şekilde ekledik. Tabii ki diğer taraftan da bizim bu değerleri aynı şekilde vermemiz gerekiyor. Session için burada session'ımız tanımlı. Token için token'ımız vardır. Evet. Tekrar gelelim. Total price. Total price bu da tanımlı. Başka user ID. Bu da tanımlamışızdır. Bakalım. User ID. Bakalım. Kontrol edelim. Daha önce şurada evet yazmışız zaten. Tanımlamışız. Session'dan almışız zaten. Bir daha yapmamıza gerek yok.
Bu değerlerimizi burada aldık. Şimdi gelelim kart items'ta bu işlemleri yapmaya. Bir de şunu da yapmak istiyorum tabii ki ben. Kullanıcıya bir mesaj verdirmek istiyorum. Daha sonra o yüzden dolayı use toast kullanacağım. Ve sepet işleminde yaptığımız gibi sayfanın güncellenmesini de istediğim için fetch items'ımı da en sonda yeniden çalıştırmak istiyorum. O yüzden dolayı use card store'umu da buraya aynı şekilde ekliyorum. Şimdi yapacağımız şey, burada bizim bir butonumuz vardı. Bu butonumuzun on click eventini yazıp daha sonra da bunu kullanmak. Şöyle yapalım. Evet. Diyelim ki on click diyelim ve buraya handle check out diyelim. Daha sonra bu handle checkout'u da yukarıda aynı şekilde kullanalım. Şurada yukarıda şurada tanımlayabilirim. Const diyelim, handle checkout eşittir asenkron bir şekilde çalışsın ve içinde await'leri kullanacağız. Bu şekilde söyleyelim ve bir try catch yazarak başlayalım. Şimdi catch işlemimde benim yine mantıken bir hata verdirmem gerekiyor. Hatamı yine tostla birlikte verdireceğim. Direkt bu şekilde söyleyebilirim. İstersem tabii ki şuradan bir virgül yazıp hatamın tam olarak sebebini de yazdırabilirim. Ama şu an için gerek yok. Bir hata alırsak zaten ona göre tekrar bakarız. Burada tekrar await diyeceğim ve create order, bu arkadaşı burada çağıracağız. Data değerimiz için, items değerimiz için, aman da pardon. Buradaki değerlerimize bakalım. Data değerimiz var burada görmüş olduğumuz gibi. Token değerimiz var. Bunları teker teker tanımlayacağız. Şimdi evet, şunu bir daha tekrar yeniden yapayım arkadaşlar gösterebilmek için. Evet, gelmedi. Şöyle bir daha yapalım. Parantez. Bakın. Data değeri için bir tane süslü parantez açacağım. Token değerim için de zaten bir tanımlayabileceğimiz bir token'ımız var. Bunu söyleyeceğiz. Ve bakalım şöyle create order data any order items. Yanlış create order eklemedik değil mi? Doğru, actions order, tamam. Bir daha bakalım. Create order data token. Şöyle yapacağız. Yani biz burada ne demiştik? Data demiştik. Datayı bir süslü parantezle yanına da token'ımızı aynı şekilde vereceğiz. Yani ben burayı öncelikle datamı tanımlayacağım ve burada da token'ımı söyleyeceğim. Token'ımı söyledim. Datamın içinde göndereceğim şeyler bir user ID olacak, items'larım olacak ve total price değerim olacak. Zaten items değerim benim bir nevi burada, şöyle tekrar bakacak olursak burada alırken bakalım. Items ismiyle aldık. Item'a çevirdik. Bu şekilde söyledik. Onun dışında user ID zaten şurada kullandık. Datadan gelen user ID ve datadan gelen total price, bunları bu şekilde söyledik. Şimdi bunları bu şekilde yazdım. Daha sonra yapmam gereken işlem silme işlemi. Delete ne yazmıştık? From cart yazmışımdır herhalde. Evet, delete from cart. Bunun içinde de bir user ID değerim var. User ID'mizi yazdık. Token'ımızı yazdık yine aynı şekilde. Sonra bana yine kullanıcıya bir mesaj verdirmem gerekiyor. Bu yüzden dolayı tostumu yazacağım. Ve sayfamı da yine güncellemek istediğim için fetch items'ımızı yazacağım. Ve bunun içine station'dan gelen user nokta id virgül token'ımızı ekleyeceğiz. Çünkü bu fetch items'ın iki tane bu şekilde istediği değer vardı. Evet, şimdi gelelim hemen bu arkadaşı deneyelim. Şu an 50 dolarlık bir ürünümüz var. Geldim. Bekliyorum hemen ürünlerim de gelsin. Checkout dedim ve bekliyorum bakalım ne olacak. Ve success dedi ve order success dedi. Buraya tekrar yeniden geldiğimiz zaman order item bölümünde bir tane ürün geldiğini görüyoruz. Statüsünün bu şekilde olduğunu görüyoruz. Bunu da ekleyelim olmazsa. Order'ımıza bakalım. Statüsünün bu şekilde mavi bir şekilde geldiğini görüyoruz. Kart bölümüne baktığımızda sepetimizin boşaldığını görüyoruz. Şimdi create order bölümüne de yine aynı şekilde şu statüsü de published olarak eklersek yine bunları da mavi şekilde ekleyecektir. Yani yayınlanmış şekilde ekleyecektir. Daha da mantıklı olacaktır. Buraya tekrar yeniden geliyorum hemen. Bu sefer iki tane ürün ekleyelim. Daha önce bir tane üründe test etmiştik. Şöyle iki tane ürün ekliyorum. Add to cart dedim. Ve sepetime tekrar geldim. Ve bekleyeyim sepetim gelsin. Yüklensin. Şöyle iki tane ürünümüz var. Birinden 3 tane, birinden ikisinden de 3 tane daha doğrusu checkout dedim. Ve tekrar bekliyorum.
Ve yine success dedi. Tekrar yeniden baktığımız zaman order item'da görmüş olduğumuz gibi success şekilde geldiği için bu şekilde. Ürünlerimizin ID'leriyle ilgili bilgileri verdi. Zaten ürünlerimizi burada hangi ürün olduğunu görebiliyoruz bile. Bir sıkıntımız yok. Order bölümümüzde yine statülerini pendik, fiyatın bu olduğunu vesaire görebiliyoruz. Burada bunu yine filtreleyebiliriz, zaten daha önce göstermiştim. Kart bölümünde de yine aynı şekilde bunları görebiliyoruz. Evet, projemiz bu kadar. Projemize ödeme yöntemi gibi başka şeyler de eklenebilir. Ama ben eklemeyeceğim. Eğer ki bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olup like atarsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalımda zaten ya da hazırlayacağım projeleri de yine aynı şekilde buraya ekliyorum. Burada da diğer projelerime bakabilirsiniz. Onun dışında istediğiniz bir proje varsa aşağı tarafa yazabilirsiniz. Eğer ki bu projeyi daha çok geliştirmek isterseniz şu projeden birazcık bu Strap ile yapılmış bir proje. Adımları hemen hemen birbirine benziyor aşağı yukarı. İşte ödeme yöntemi gibi alanlar eklemek isterseniz buna bakabilirsiniz ya da buradaki etiketlerden faydalanabilirsiniz. Bu videoluk da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.